Greetings, ladies and gentlemen. Hepsine selamlar dostlar. İnsanın bitki cengi devam ediyor. Silahımız olmayan bir düşman tarafından vuruşlara uğradık. Düşmanımız cansız hem duygusuz. İçinde bir gram sürat yoktur. O sert, kötü, insanlık dışı. Düşünmeden hem acımasızca uğrar. Hepsini yok eder. Hiç kimsenin canı acımadan. Uşakları, karıları, yaşlıları hepsini yok eder. Da bu bizim hepsimizin düşmanı klimat. Bu vakitte düşmanın gücü her gün geçen artır, hem vurduğunu daha ölümlü hala geldiği bir zaman. Bölüneriz biz devletlere, milletlere, ırklara, sosyal, dini, politika gruplara. Aynı vakitte de hem yapay olarak bölündük, hem de fikirlerimizi yıkandı. Hepsini anlarız. Hani zombileştirildik, doğruları görmeriz. Bizi birbirimizden haz etmemeye zorlarlar. En kötüsü bizi birbirimizden cenk etmeye zorlarlar. Yapay olarak ekonomik sorunları sürüklenemez bir çırak gibi borçlara sürüklerler. Ve bu sadece artık tüketici format içinde yaşarız. Biz hayvanlardan da beteriz. Birbirimizi yok etmek için çırpınıyoruz. Bakın, bu Ukrayna, yıkılan Buça kasabası. İçinde birçok sıradan insanlar, yaşlılar, karılar, uşaklar öldü. Hem de bunu yaptık biz insanlar. Ama bakın, burası Amerika. Kentucky bölgesi. Yıkılmış bir kasaba. Bu da birçok insanın öldürüldüğü yer. Ama onu da yaptı klimat. Doğru. İnsanlar bunu Buça'da yaptı. Ama insanların bu akan kanın durdurmasını, bitirmesini, insanların oturup anlaşması umudu var. Herhangi bir cenk barışla bitmeli. Ancak klimatla biz yokunca laf edelim. Da o bizi duymuyor. Hiçbir kez durmayacak. Benim kalbim Ukrayna'daki kabahatsiz insanlara sızlar. Birbirlerine ahmaklığın, büyük yürekliğin, cezasın kalması yüzünden ölürler. Hem acı çekerler. Ukrayna'da cenk, fakir mi, zengin mi hiç önemli değil. Hepsi bir türlü. Mağazalarda su hem imesiz olmadan yaşarlar. Bu da zor vakitte insanların şansları var. Var şansı, hani birkaç adam anlaşacaklar da bitirecekler oynama milyonlarca insanların yaşamasından. Ama klimattan nasıl yapacağız? Onu hiç kimse onunla anlaşamaz. Pek ayrı çok insanların yaşamasını yok olma korku içinde kalır. Büyük tüketici formatında insanlık, kimlik hem açgözlülük. Her insanın
dağıdır the sacred yaşama right hakkını. of every human, the right to live. Our society is Topluluğumuz in death zorluk agony içinde, at the peak of çıraklık, violence. hem insanlık dışlığı içinde can çekişiyor. At the same time, there Bu is da an vakitte undeclared war bir aimed at the büyük destruction cenk of all angısı yok humanity. eder bütün Our insanlığı. enemy takes no prisoners Bu düşman and has canı no sympathy acımır for anyone. kimsene. It is ruthless. Ona güzel hiç kimse görünmüyor. O acımasız. Onun büyük gücü her gün günden artar. Its goal Onun amacı bu planetadaki bütün yaşamayı yok etme. and turn Hem güzel our dünyamızı beautiful Earth into a dead Mars planet gibi like gülü bir Mars. planetaya dönüştürme. How many more Daha kaç millions milyonlarca bizi lazım have to be killed öldürme, hani biz anlayalım. are Ne kadar convinced of the acımasız bu inevitability and klimat. ruthlessness of the climate? How many more mass graves Kaç kardeş and mezarı sacrifices daha lazım. Hani biz durgunalım bu tüketici format içinde, egoizma içinde. How many more of our children? And if we don't take up this challenge Da now, eğer bu çağrıyı kabul etmezse climate will destroy sabah everyone. bu klimat hepsimizi yok edecek. Simply wipe all of Hepsimizi us off the face yeryüzünden of the silecek. earth. We are totally Biz unprepared bu for this cenge hiç hazır değiliz. in the consumerist format. Tüketici formatında klimata karşı çıkmak için hiçbir şeyimiz yok. Is wage and information war. Hepsini aşı biz şimdi yapıyoruz. Klimata karşı. Biz Doesn't bilgi even know cengi about that. yürütüyoruz. Ama o bunu hiç bilmiyor. Haberi Does yok. not read newspapers. O gazete okumuyor. Climate does not Televizyonları watch television. seyretmiyor. The climate İnternet does not kullanmıyor. use the internet. The climate is Birbirimizi, impossible to aklımızı brainwash. As we yıkadığımız gibi brainwash onu each other. aklını yıkayamıyoruz. All this information Bütün bu bilgi cengi by the işbirlikçilerin tarafından bize, sıradan insanlara karşı yönlendirilir. against the climate. Klimata karşı değil. Who benefits from these Bu yalandan lies? kimin faydası var? Only those the collaboration Sadece on yemir verenler, satılmış insanlar, aklımızı yıkayan işbirlikçiler. even in the conditions of war. These Bu tyrants tiranlar continue geleceklerini dayanarak bu cenk koşullarında bize manipüle ediyorlar. Sanırlar hani onların gelecekleri kurtarılır. Amaç bu, onları yok edecek. Onların uşaklarını, yavrularını, hep öyle nice bizim de geleceğimizi yok edecek. Eğer biz şimdi hiçbir şey yapmazsak. Düşman bizi fiziki olarak yok ediyor. Hem bir anda evlerimizi, kasabalarımızı yerle bir ediyor. Bu arada biz de bu işbirlikçileri sesliyoruz ve onlara inanıyoruz. Kendi kendimizi yalandırıyoruz. Pahalı vakitimizi boşuna harcıyoruz. Bu delilik değil mi? Bu ahmaklık değil mi? Ne de olsa yalanlar, masallar klimattan yüzleşmemize bize hiçbir şey yardım etmez. Klimata karşı bilgi cengi, klimata karşı bir cenk değil. Halis işbirlikçilik hem hepsi insanların hali. İnsanlık yerine kendi egoizmalarını yükseltir ve her birimiz ortak düşmanımızla işbirlik yaparız. Hem suç ortağı oluruz. Toplumumuz tüketici formatında hepsimiz yürüme gideriz. Çünkü bizler
içinde sadece bir biyomassayız, çırakız. Kaderimiz bizim kontrol ettiğimiz gibi birilerin tarafından kontrol edilir. Da alır bizim yaşamamızı bizim ellerimizden. Bir düşünün. Sadece bir kişi verince bütün insanın ölümüne olsun büyük varlık. Çünkü çok sayıda koyun kendi akmaklığına ona inanmış ve kendi yaşamasını hem yaşamaklarını kendi yaşamaların kendi yakınlarını bozacak kadar almasına izin verir. Birine kendi gücümüzü vermişiz. Her şeyden önce onun canımızı almasına izin vermişiz. İnsanlar böyle düzenli, hani her insanın kanında var. Hepsimizin içinde. Hepsimiz zayıflarımızı doğrudan kabul etmeliyiz. Bu insanın zayıflarımızın başkalarının canına dokunmadan bir dünya kurmalıyız. Bu doğruyu anlamalıyız. Hem kabul etmeliyiz. Bunu dikkate almalı, hem birkaç kişinin milyarca insanın canına hem kaderine kontrol ettiğini bir toplumunda, böyle bir durumdan vazgeçmeliyiz. Bu birkaç insan bir gün açgözlülükten mutlu kalacak da onların insan olmasını beklemeyin. Bu bir tüketici format. Burada güç hem para başta. Tüm galaksileri yutan kara delikler gelecek. Hem her şey onlara hep yetmez. Milyonlarca prostluk yaparlar. Can alırlar. Hep yetmiyor. Bir insan kendi istediğine göre varınca binlerce insanın canını alsın. Bu normal değil. Düşünün. Tüketici format içinde bir tiran olan bir kişi milyonlarca insan için yaşamaya ya da ölmeye karar verir. Bir yaratıcı toplum için potansiyel olarak korkunç olsa da milyonlarca insan sadece bir kişi için yaşayıp yaşamadığını karar vermek zorundadır. Ama bu yaşamak insanlar yaşaması. Bu neden bizim başımıza şimdi gelir? Çünkü biz kendimiz izin veririz. Tüketici formatına kendimiz için verdik. Bölündük, manipüle edildik. Hem sessiz kaldık ve bencil egoist olduk. Onunla birlikte ilerleriz. Bu dağıtılan oyunları koyun gibi oynamaya devam ederiz. Ama insan gibi davranmasını görme isteriz. Koyun gibi olduğumuz sürece kendi ellerimizle kar için, hırkılık için hem sevinç için öldürüleriz. Geopolitik soruları insanların yaşam pahasına çözmeliyiz. Düşük hem alçak. Çifte standartlar hem insanların ölümlerine hızla son vermeliyiz. Söylerim. Her birimizin canına alınmasına izin vererek hiçbir sebep yok. Ne ekonomik ne de geopolitika, hiçbir şey insanların
Ölümünü karar veremez. Ve kendimizi koruyanlara anlarız. Ancak kendilerimiz korumak için başka insanların canını alır onlar. Anlamıyoruz ki izin veririz. Bu insanlık dışı. Bu artık bir korumak değil, bu bir saldırı. İnsan topluluğunda şiddetin hiçbir akıl almaz yeri. Her türlü şiddet toplumumuzda yok edilmeli. Biz insanlar olarak halis bir sivilizasyon olmak için hayvanlar dünyadan çıkmamız lazım. Yoksa geleceğimiz yok. Hepsine sesleniyorum. Bunu hepsi duymak ister. Ya kim istemiyor? Anlatın. Koduysunlar. Hani insanın yaşamasından daha pahalı bir şey yok. Bir yeri, bir işi, bir büyük devleti biz restore edebiliriz. Ama öldürülmüş bir kişinin canını onu geri bu yaşamaya çeviremeyiz. Bugünkü dünyaya açık gözlerle bakarsanız, medyanın bize bağladığı perdeleri kaldırarsanız, o zaman ne kadar insanlık dışı hem korkunç kalpsiz olduğumuzu göreceksiniz. Kendini doğrucu sanan yalancı biri. Çünkü başka bir ülkeden ya da tarafta ölümleri görme istemiyor. Açlığı, şiddetli, başkalarının çıraklığını göremez. O bir egoist, yıkanmış fikirlerle, tüketici format içinde. De böyle bir varlığa insan denmez. Bir kişi insan kahrını sessiz kalmaz. Bizi suratsız, açgözlü hem ahmak yaptılar. Biyomazsayız. Doğru. Bu ki bundan utanırız kendimizden. Ama bunu kabul ederiz. Tüketici toplumunda bizi fiziksel olarak yok eden klima nasıl buna direneceksiniz? Yanlış suçlamalarla mı? Medyadaki güzel resimlerle mi yoksa yanlış sloganlarla mı? Zombilenmiş bir egoist hem idiot nasıl anlatabilecek hani parayı klimata satın alamayacaksın? Ve klimat onu kendi evinde öldürmeye gelecek. O zaman hiçbir şey hem hiç kimseyi seni bu kişiyi kurtaramayacak. Bu egoiste şimdi bir şey yapmasını hem de şimdi hepsimize haber vermesi lazım. Nasıl bunu söyleyeceksiniz? Çünkü bu onun iyiliği için. Çünkü bu kendi yaşamanızın için, kurtarmak için. Sadece yaratıcı toplum bizi klimattan kurtaracak. Çünkü durumları değiştirecek. Toplumumuzun birlikte birleşebileceğiz. Bu da klimattan savaşmaya tüm gücümüzle bütün insan potansiyelimizi birleştirmeliyiz. Sen söyle bana, senin anlaman hem de davranman için ne olması lazım? Sizi ne kaldırabilir? Ailenizin hem de dostlarınızın ölümü mü? Kendi ölümün mü? Ama sonra hiçbir şey yapamazsın. Yoksa bu dünyanın her medyacılar gelip aklınıza yıkamaya mı başlasın?
Are you not capable of Kendinizi düşünmeyersiniz. incapable of seeing? Kendi gözlerinden hiç mi görmeyersiniz? What must happen for you to finally realize that the consumer Tüketici formatın kendi mezarını da olarak neredeyse ortak kararınıza oldu. Bunu anlamak için ne lazım olsun? two options to Bizde var sadece iki seçenek. the first Bundan kurtulmak için. İlki hem zor olanı is to build yaratıcı bir toplum kurma. society. The second İkinci option is to seçenek sit oturup hiçbir şey yapmama. Yani tiranlarımızın for our bizi tyrants to destroy global us bir in a global nükleer nuclear war. savaşta Climate does yok etmemeleri hem böylece klimatın önüne geçmeleri beklemeyiz. Söyleyin bana, insanlar sonunda yaratıcı toplumun bir çıkış olduğunu anlamalı hem onun kuruluşunda başlamak için ne yapmalı? İnsanlık şimdi derin bir egoistik çukurunda hem oradan bir anda yaratma toplumuna atlamak istiyor ama olmayacak. Ama insanlık için yıl denemelere yapmak hem hepsimizi birleştirmek lazım. Sessiz kalmayalım. Bunu dostlarımıza hem de yabancılara anlatmalıyız. Yaratıcı toplumun kuruluşu olacak o zaman. Açan biz ilk hem en zor basamağı tamamlayacağız. Bu da hepsimiz bilgi vermemiz lazım. Bunun hepsine faydalı olduğunu anlamak için insanların kalplerine yetiştirmeliyiz. İnsan olmak hepsine yararlı. Bir birleşik sivilizasyon olmak hepsimize faydalı. Hepsimize hem her yerde. Çünkü yaşamakta kalmanın bir yolu budur. Doğru, zor, doğru. Bizi duymak istemiyorlar. Ama dünyada kalma istersek bunu yapmalıyız. Çünkü biz insanız. Biz isteriz yaşamak. Humanity's last war is already underway. Cenk уже gidiyor. The enemy is destroying everyone in its path. At first, I thought it was a bomb. Benimki sandım hani bomba düştü. Honestly thought that I was going to die. Ve sandım hani öleceğim. Was like a nightmare. Everything Çok was korktum. destroyed. I couldn't stand to see the corpse of a mother hugging her burnt child. Ben dayanamazdım açan görürdüm ölüsünü, bu ananın anüste kendi yanmış uşağını. Benim kalbim acıdan kopardı. Hepsi dağınık. Ben açan girdim gördüm hani hepsi dağıldı. Everything was destroyed. There was no warning, no advice, nothing. Bir şey yok. When I went out, I Ni saw informasyaya, ni bir şey kim ne anlatsın. Açan ben çıktım ben gördüm neyse benziye tsunami'ye. If only I could have helped him.
Benim babam öldü bu yıkılmış evin altında. Olaydınca ben ona yardım edeyim. Ben sandım hani biz benim ailem burada ölecek bu yıkıkların altında. Yağmur, büyük bir yağmurdu. Ben kendi karnıma ağrıyorum. İsteğim olmak kalbime hepsini kaybettim. And these are just its first attacks. It won't agree on humanitarian O kimseye sormayı ayetler olsun. peace agreement. It doesn't need time. O yazmaya birine bir de dogovor. It won't run Ona out ciddi of lazım time. vakit, With toplama each new attack, insanları. only gets stronger. Onda bitmeyen raketler. Her gün o savaşayım oluyor tak abi. Can we humans survive this war? Durabileceksin bu cenkte, biz karşı koyabileceğiz mi ona? Carrying out planetary mobilization and creating a united front, we are killing each other. I don't want to die. I want it all to be over as soon as possible. Suddenly the windows started shaking, and with the second one, everything exploded. They were actually burnt alive. The second bomb Düştü dropped. ikinci bomba, ben sandım hani onlar orada diri öldüler, yandılar. We're killing the Biz planet. öldürüyoruz planeti. That is our only home. Planetimiz bizim kendi bir evimiz var. Biz koyarız milyar dolar koyarız. Yalanlara. Ha bizi onun yerine pay değil. Üreden bizi görmedik olma birbirimize. Hepsini bunu yapalım. 1 milyar insanların arasında dağıtma yine bizi. Ama klimatın yönünde biz hepsimiz bir takım. Kayıleşme kim toplama arsaydık Covid'imizi şimdi üstlenmeyeceğiz. Bu çok zor. Ama biz lazım onu yapalım. İsterseydik yaşama. İsterseydik sağ kalma. Biz insanlar isteriz yaşama. Greetings. I would like to welcome everyone to Hepsini selamlıyorum. International Online Bu halklar arası online forumda global kriz. Biz insanız. Biz isteriz yaşama. Sağ ol söylerim milyonlarca volontörlere, bütün dünyadaki insanlara angları canlı çeviriyorlar. Üç dile angları yayınlanır canlı yayında binlerce medya kanalında 180 dünyada. Bugün anlatacağız yüzlerce binlerce hayati önemli konular, angıları hepsimize pek önemli. Şimdi ses işittiğiniz doğruyu, şimdi işitmezseniz sabah varınca olsun zor. Biz nasıl anladırız? Medyada siz onları işitmeyeceğiniz. Bu volontörler yaratıcı toplumun understands that there is only one real enemy, climate, we have a chance not only to win the last hani var bizim büyük bir düşmanımız klima, bizim var şansımız. Angısı biz varınca kazanalım bu zorlukları. Biz lazım anlatalım tüketici formatın hakkında. Biz göstereceğiz angı yalanlar içinde, angı ahmaklık içinde insanlık dışı yaşamakta yaşarız. Ve niçin? About how critical the climate crisis is and why
we need to take Niçin biz immediate savaşıyoruz? action towards the creative society. Bütün denemeklerle bu doğrultular göstermez size. Siz geleceğiniz bir anlayacağınız bir iş. Ne kadar kritik bu klimat krizisi de niçin bize pek lazım toplanma bizim yaratıcı toplumumuza. Yerler, hangisini siz işittiğiniz bu tek derin bir anlam. Bu informasyon hem faktlar. It took millions of people to bring this information to you. Now it's up to you to make sure this information reaches the 8 billion people on this planet. Bu olaylar The future depends çok on the aylıktır. actions of every single person today. Toplandı, kontrol And now edildi it is ve our çıktı deepest yayına. honor that Igor Bunu Mikhailovich biz lazım Danilov duyuralım and 8 Jana are milyonlarca present insana. with us today. And Bizimle met at beraber this şimdi Igor international forum. Mikhailovich hem And de it is my Jana. pleasure to Onları pass the floor selamlıyoruz. to Igor Mikhailovich and Jana. Ben sözü veriyorum Igor Mikhailovich'e hem Janna'ya. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Selamlarım sizi Приветствую вас dostlar. на этом важном общечеловеческом форуме. Hepsinizi selamlıyorum Человечество переживает тяжелые времена. bizim Именно forumda. сейчас людям важно İnsanlık yaşar pek консолидироваться zor zamanlar. и проявить свои самые лучшие человеческие Şimdi качества. insanlar Именно сейчас biz lazım решается anlatalım судьба человечества, bütün bizim insanlıklarımızı. от выбора Şimdi каждого. biz karar veriyoruz. Да, многие люди сейчас переживают большое Şimdi горе. karar veriyoruz bizim yaşamamızın geleceğimizi. Что этап внутреннего взросления и осознанности проходит через такие трагические события, Böyle prost которые zorluklar происходят içinde по biz всему geçiyoruz. миру и усугубляются с каждым днем. Помните, что каждый день Unutmayın. бездействия в Hani her потребительском gün формате bir şey yapmadan bu упущенные возможности tüketici format и içinde загубленные жизни людей. biz öldürüyoruz insanları. А каждый день Her gün активного информирования biz о anladarsak созидательном обществе bizim yaratıcı toplum için bu büyük bir şans. на спасение жизни людей Kurtarma insanın yaşamasını всего ya da человечества. bütün insanlığın yaşamalarını. Поэтому сейчас, как O никогда, için важен şimdi выбор pek önemli bizim и seçeneklerimiz. действия каждого человека. Хочу выразить İsterim личную söyleme благодарность tем naстоящим o героям, kahramanlara çok büyük sağ ol. в трудную Angıları bizi bırakmadı zor vakitte. Uzattı bize yardım elini. несмотря ни на какие обстоятельства. Hiçbir şeye bakmadan. Эти Bu люди insanlar достойны büyük saygı, bu insanlara büyük saygı duyuyorum. действию, Sağ ol onların yaptıklarına. Angıları değiştirir milyonlarca insanın kaderini. Спасибо огромное. Sağ olun dostlar. Anlaşış yaparsınız. Пришло время Geldi zaman, geldi vakit настоящим человеком. olma halis insan. Пришло время Geldi сделать vakit все условия для того, yapma, чтобы yaşamamızı güzel ve bütün insanlık yaşasın. Здравствуйте. Zaman hayır olsun sevgili dostlar. Большая честь Benim için pek büyük onur, быть вместе gün olma sizinle beraber bu forumda. в этом форуме. Это не просто Bu форум, sıradan bir forum değil dostlar. Bunlar daha çok. нечто больше. Это не просто мы Bu biz собрались sadece öyle друг друга toplanmadık ki birbirimizi görme ya da işitmek için. Bu daha çok. Сегодняшний день Bugünkü gün он o действительно halis знаменателен. pek büyük gün. Почему? Niçin? Потому что сегодняшняя Çünkü bugünkü olaylar вкладывает angılarına biz verdik bizim geleceğimiz için büyük güzellik. кто понимает всю актуальность Biz сегодняшнего дня. anlarız. Hani bugünkü günde biz gördüğümüz problemler, angılarından biz karşılaştık. Nice insanlar Кто понимает, насколько все серьезно и делает biz görüyoruz ne kadar ciddi bu. Da bu insanlar yapar hepsi için. Nasıl onların elinden gelir. Hani kurtarma yarınki günümüzü.
Biz yapıyoruz ki o insanlar için angları bizi hiç işitmeyi istemiyor. Angısı hiç ilgilenmiyor klimattan. Angısına hep o nasıl olur, nice insan biliyor. Onların yerin içinde suskunluk ve biz onlar için de savaşıyoruz. Onlar işitmiyorlar. O problemalar, angılarını biz şimdi var yaşamamızda, angıları sağ olacak. Onlar bizi pek beğenmiyor ama biz hep o kadar onlar için pek savaşıyoruz. Biz niçin onları dürteriz? Biz niçin onların yerine karar veriyoruz? Ama biz anlayırsanız siz dostlar onları uyandırırsınız. Onlara anlatırsınız. Nasıl oluyor şimdi bizim dünyada? Da nice biz varınca toplanalım, da varınca kurtaralım bizim insanlığımızı. Bu bir format, bu bir büyük şans kurtarma bizim insanlığı. Leslie söylediği gibi o pek güzel doğru laflar söyledi. Hepsi işitsin, herkesin kulağına gelsin o laflar. Hani birkaç tiran yok eder bizi küresel patlamalarda ya da bizi yok edecek klimat. Doğru söyleme ben pek küserim. Eğer bu olsaydı başka türlü. Ama bu olur hep o sonuçla. Bu değil doğru. Bizim amacımız anlatma, hani biz insanız. Anlatma, hani biz sivilizasyayız. Bırakma bütün kirlilikleri, angıları bizi güldürüyor insan olarak. Düzeltme doğrulukları bu yaşamakta. Düzeltme insan yaşamanın varlığını. Ve bu bizim amacımız. Bizim her birine sağ ol söylerim. Sağ olun bütün kalbimle. Ben anlarım hani pek zor. Ben anlarım hani istemirle işitme. Anlarım hani hiç istemirle görme. Anlarım hani onlar istemirle bizi duyma. Biz onlara zorluk yapıyoruz. Biz onlara dolaştırıyoruz. Dolayısıyla yaşama. Ama onlar anlamır. Hani biz savaşıyoruz onların da yaşaması için. Onların uşaklarının yaşaması için. Biz savaşıyoruz herkes için. Bu sevgili dostlar pek büyük bir iş. Bu pek güzel bütün yaratıcı toplumumuz. Bu varlık bizim insanlar için. Ben isterim hepsi bizi işitsin. Biz pek anlarız sevgili dostlar. Hani doğru angısını bitki vakitler ister işitme insanlar. Bu bizim doğruluğumuz. Biz onu ilan yapalım. Bizim amacımız bu yaşamak. Bizim dünyamız olsun. Dünyamız şimdi pek değişti. Prost taraflara değişti. Klima değiştirir. Büyük işler yapıyor. Da biz bunu biliriz. Biz varınca yardım edelim birbirimize. Bizim planetamızı koruyalım. Biz varınca koruyalım kendi evimizi. Birbirimizi koruyalım. Da bu pek önemli birbirimiz için. Biz sevgili dostlar varınca koruyalım birbirimizi. Da bu pek kolay değil bütün insanlar için. Bütün sivilizasyon için. Sevgi içinde, saygı içinde, prensiplerle. Biz isteriz. Hani gelsin bütün bu durumlar bize. Bu doğru değil mi? Bu kolay değil. Doğru. Ama eğer biz istersek biz o zaman hepsini yapacağız. Sağ olasınız dostlar. Sağ olun siz varsınız. Büyük yürekten size sağ olun.
Igor Mikhailovich, Arjan Alexandrovich çok sağ ol. Hani her kere bizi tutturuyorsunuz, her kere bizim yanınızdaysınız da gösteriyorsunuz bize örnek nice kalmama doğruluktan bir taraftan sağ olun. Siz bize inanırsınız, bizden bilirsiniz. Sağ olun, verirsiniz bize motivasyon. Da biz kullanırız bu şansı. Karımızda olmasın, olsun usluluk ki biz kuralım yaratıcılık cümlesini. Da biz tarayalım bitki cenkte klimata karşı. Sağ olun siz bizimlesiniz. Size o projektin paylanları her kere geçirirler monitoring klimat hem geodinamika oluşlarına. Bizim bitki konferansiyadan hangisi geçti 2022 yılın geç oldu pek çok olay anıları götürdüler insanların yaşamasına. Onlar hepsi söylerler bize hani nasıl belalık oldu bütün dünyada. Ne olur halizden da bizim hesabımıza alarsınlar bu bütün Here's a summary of climate events over the past few months. Любая война заканчивается переговорами климата. Если войну начинают люди, то люди и заканчивают ее. Но климат — единственный враг, с которым невозможно... Klimat tek düşman hangısının yokunca anlaşalım. Neyse de gitmesek biz ona karşıya. Klimat alır her birinin yaşamasını. O aldı şimdiden aldı da alır bizim yerlerimizi, bizim evlerimizi, bizim yaşamamızı. Onun yokunca usluluk, dostluk bulma. Bu en kötü düşman. Hangısının bizim sivilizasyaya ilk karşı karşıya geldi. Da bize yok ne koymana karşı. İnsanın bitki cengi bu dil belli eden cenk. İlk kere insanlar karşı karşıya geldiler böyle bir büyük cenkle. Brezilya 2021 yıl. Сильные наводнения захлестнули Бразилию еще в ноябре 2020 21. yılın noyabr ayında Brezilya'da oldu büyük su bulutması. Brezilya'nın Poyraz batı tarafında oldu pek çok ölüm. Bahia ştatında 2 günün içinde 2 aylık yağmur yağdı. 2 damba köyü, kasabalar kaldılar su altında. Su kalktı 1,8 metreye. 1 metre 800 santimetre. Şimdi benim evim yok. O yok başka. Biz kaybettik hepsini. Hepsi burada kaldı bir şeysiz. Malezya 2021 yılın dekabr ayı. 1-2 gün gitti yağmur da getirdi su bulutmasına Malezya'da. Biz bir şey yapamadık. Biz sadece aldık bizim dokumentlerimizi de kurtarmak kendi yaşamamızı. Biz beklemedik hani 6 metreye kalkacak su. Endonezya. Hep bu ay 2021 yılda. O vulkan başladı lavayı sıvıtma.
Людей никто не İnsanlara bir şey söylemeden gelir böyle büyük bela. 11 köy kaldılar lav altında. İlkten ben düşündüm anne patladı bomba. Ama Semeru çekti patlama. Ansızdan oldu karanlık. Çekti gitme yağmur. Her kere açan benim çocuğum istiyor gitmeyi eve. Bilmiyorum ne ona söyleme. Bizde yok başka ev. Ben açan gördüm hani ana yangısı sarardı kendi uşağını, angısı yandı. Ben pek gücenikliydim. Biz bulduk ana yangısı sarardı kendi iki uşağını. Pek gücenikliyim. Massaçan getirir maknanıyorsa düşer o pepel. Daçan ana angısı ağlardı. Da savaşardı uslandırmak kendi uşağını angısı ağlardı. Bu pek gücenikli. Kataklizmalar çıktılar yeni uğra. De onlar olurlar bütün yerde. Stihiye olur tak abi. Dekabr'de vulkanın ardına Endonezya'ya geldi su bulutmalar, yer teperemeleri, uragan. Hepsi sokaklar doluydu suyun, evleri yıktılar. Filipin'i. Dekabr ayı. This is definitely the worst storm we've had here so far, isn't it? Oh my goodness, this is the worst storm ever. Holy shit! Dekabrın 16'sında Filipinler geldi büyük tayfun. Adaya yakın rüzgar oldu pek büyük, insan dili hazır bu stihiye. İnsanlar bilmezler, hani bu olacak pek büyük rüzgar, bitki kategoriyada. De o zaman insan kapansızdan bilmezliğini yapma. Bu oldu en büyük tayfun. Benim babam öldü, ev altında angısı yıkıldı onun üstüne. Bir tayfun bıraktı 3 milyon insanı evsiz. Onun kuvveti pek büyüktü. Bitki 5 yılın içinde 3. 5. kategoriyada büyük rüzgarlar olaylar tasdik. Kentucky, Amerika 2021 yılda. Cuma günü burada geçti tornado. Bu en kötü ne ben gördüm kendi yaşamımda. Nerede uşaklardılar? Uşaklar buradaydı. Ben birini tuttum bir elinde, öbür elinde. Ben bakamardım uşağıma. Neyse o ağlardı, ben de çeviremedim ona kafamı. Doğu kıpımda ben anladım. Hani anladım hani ben işitmezdim benim 3 yaşımda uşağımı.
Tornado geçti yolu 400 kilometre. Kentucky ştatına oldu en kötü tornado. Dekabr ayında burada pek böyle işler olmuyorlar. Но в 2021 году количество декабрьских торнадо побило все Dekabr ayında в 8 раз превысило tornado oldu pek средние çok. показатели. Daha çok. Последняя война человечества. İnsanın bitki cengi gelir. Мы показали Biz sadece gösterdik katastrofaların bir payını. Anglar oldular küçük ayında. масштаб безжалостных атак нашего общечеловеческого Bu врага климата огромен. Он действует синхронно, каскадно, и с каждым нападением становится o olur daha kavi her kere. Эквадор, январь 2022 2022 yılın büyük ayın Ekvador. Мощнейший оползень разрушил Büyük часть toprak столицы gelmesi. Эквадора, Кито. Причиной стали сильнейшие за последние 20 лет дожди. 20 yılın içinde büyük yağmurlar oldular onun sebebi. Hepsini biz umutlanardık. Bir kıpımda yok oldu. Ben savaşırım tutunmak kendi uşaklarım için. Ama biz şimdi yaşıyoruz ince Romlar. Gideriz bir evden bir eve. Ne kadar dost kaybettiniz? Sanırım hepsini. Невозможно поверить, что за Yokunca inanma ne bir iki sekunda hepsi kaybedildi. İnsanlar bağırırlar yardım edin, yardım edin. Ama batak gelirdi. И в крайнем доме нам удалось найти друга. Da bitki evde biz bulduk dostumuzu hangisi durardı batak içinde. Bilmiyorum nasıl oraya düştü. Ama biz onu çıkardık. O pek kötü haldaydı. Afrika. Январь 2020. Büyük ayı bu yılın. Tropik ştormu. Benim evim, kухням daldı. Onlar düştüler ben içindeyken. Şimdi biz yaşarız лагерде. Yok nereye gidelim. Bize sıra geldi gelmeye buraya. Devdim uşaklar hastalandılar. Da hiç yok para. Извержение вулкана в Тонга. Tongo'daki bu yıl büyük ayında vulkan patladı. 15 января Büyük ayın произошел 15'inde взрыв подводного вулкана Хунга-Тонга. Hunga-Tonga vulkanı patladı. Взрыва вулкана в 500 раз превысила силу взрыва атомной бомбы. O 500 kere de daha çok patladı ne kadar atom bombası. Şimdi bizi şüphelendiriyor hani yok bak su içme. Bizim insanlara yok nereye gitme. Предупредили ли людей заблаговременно о наступлении? Söylediler mi insanlara gelecek bela? Söylemediler. Была ли людям предоставлена необходимая Verildi mi insanlara lazımlı yardım vermediler. А тактика врага все та же. Внезапно Düşmanın taktikası hep o kadar. O ansızdan gelir. Kimsini bırakmıyor. пожары. Январь 2022 Yangınlar года. hep bu ay bu yılın. Ben yaşıyorum bu sokakta. Da bakın ne olur. Bu büyük bela. В тот день, когда это случилось, я работал дома. Ben işlerdim evde açan oldu bugün. Мы живем в таком Güneşliydi. районе, что никому и в голову не могло прийти. Ben yaşarım bile dolayda da kimsenin kafasına gelmeyeceği hani böyle bence de olsun büyük yangın burada. Bende 2 uşak. Bir evdeydi. Bize kimse söylemedi hani olacak böyle iş. Моя жена случайно Benim karım ansızdan gördü haberlerde hani bu iş oldu. Hepsi oldu ansızdan biz sağlamadık bir şey sadece rubalardan kara. и видел целые кварталы. Ben gezdim dolayda da gördüm hani bütün partalardan kaldı sadece pek az. А люди просто были на улице. İnsanlar dışarıdaydılar. Я думал, что мы вернемся в наш Ben düşündüm hani biz döneceğiz bizim eve. Bir iki günlerden.
Ben hiç düşünmedim de hani bu oldu bitkisi. Колорадо'da Colorado'da dağ yanması. Bu en büyük. O yok etti, binin iyi bırakıp bin insan dışarıda. Uzmanlar nişanlarlar. Hani şimdi yok öyle zaman, nerede olacak yangınlar, her bir zamanda onlar olur. Argentina. 22. yılın çekilmesinde Argentina'da hem Paraguay'da oldu pek çok yangın. 9% daha ziyade ne kadar geçen yılda. Bizim istoryamızda yoktu tabi böyle iş olduğu. Biz daha geçirmedik böyle büyük olayları. Büyük karlar bu yılın büyük ayında. Pek çok kar yağıyor orada nerede şunanan yağmazdı. Çiçek ayında kar yağması boldu, şaşılacak iş Avrupa, Japonya değil, Kıtay değil. Turciya'da büyük ayında 1-2 saatten yağdı pek çok kar. 81 santimetreden kar yağdı. 3000 kişi kapalı kaldılar kendi arabalarında. Sosyal bağlantılarda vardı pek çok haberler yardım için. Pakistan'da binen turist Anglar gittiler bayırlara, kaldılar kapalı karın biterine. Ситуация в море крайне тяжелая. 16 человек погибли из-за нехватки. 16 kişi öldü. Hani yetişmedi onlara kislorod bulunarak kendi arabalarında. Bakın içine. Hepsi gidiyordu yolu. Sadece 2 ayın içinde oldu sayılmadık klimat kataklizmaları. En büyük anlarına hesapsız. Onların sayısı büyüyor bizim gözlerimizde. Sadece 2 ayın içinde biz gördük ne kadar büyüdü düşmanın kuvveti. Da sanır, da onları gördüğün an düşünüyorsun hani daha çok, daha kavi yok bir şeycik. Ama anlarsın hani sadece o bir en küçük paycısı. Da onların kuvveti daha ileri de büyüyecek. Ne şimdi siz gördünüz? Bu bir kıpım, bu bir damla sadece. Hem insanları Angla bir kıpımda kaybettiler, hepsine ne vardı onlarda. Zaman hayır olsun. Sizin gördüğünüz video. Biz gördük videoyu, Anglaları, bütün katastrofalar, büyük sayıda katastrofalar 2 ayın içinde oldu. Bu videoyu yaratmak için işledi çok insan, halklar arası komandası, volontörleri çok ülke içinden. 5 ayın içinde bu konferansayı hazırlamak için insanlar yardımcı oldu, bu katastrofaları topladı bütün dünyada. Biz yaptık bunları yapardık her gün. Biz o kadar şok içinde kaldık, hani bu kadar çok katastrofa dünyada oldu. Her gün bir yerde bir şeyler oluyor. Biz yapardık onları nerede, ne kadar çok büyük ölçüde bu katastrofalar oldu. Ne kadar korkunç hem de belalı katastrofalar yapıldı.
Biz bizim komandayla hazırlarken gecelerden uyumadık. Biz cenk içindeyken de bunu toplardık. Saklanarken hep o kadar bu videoları hazırlardık. Biz eğer bunları toplamasaydık, anlatmasaydık bütün insana, bizim şansımız, yaşama şansımız kalmayacak. Ben klimatolog değilim. Ama ben de çok gücümü vermedim bunları 5 ayın içinde toplamak için. Bizim bütün komanda hazırladı bu statistikayı, hangisi büyüyor gün günden klimat katastrofalarını. Şimdi ben size anlatacağım sadece bir küçük parçasını. Büyük rüzgarlar. Avrupa'da bir yılın içinde 2000 yılından bugünkü güne kadar 16,5 bin kere oldu. Bu şiddetli rüzgarlar yok etti. 3. 4. 5. kategoriye kadar büyüdü. 30%'a kadar. Pek çok insan, kontinent yok oldu. Hem de pek çok yağış oldu. Tornadolar Amerika'da genelde April'de geçti. Amerika'nın topraklarında bitki 5 ayın içinde 2 Dekabr hem de Mart büyük rekorları dağıttı. Tornado. Da bunlar hem büyük ölçülerde anlatıyorum size. Historiadaki en büyük 7 kere İspanya'da bitki aylarda yağış oldu pek çok. Yarım yılın içinde ne kadar yağış varsa 2 günün içinde düştü yuvarda. Pek büyük kar düşüyor. Onlar değiştiriyor yangınlarla birbirine. Şimdi Amerika'da pek çok büyük yangınlar, dağlar yanıyor. Yangın sezonları şimdi öyle bir şey yok. Katastrofalar, kuraklık katastrofaları da değiştirir öbür katastrofaları, su bulutma katastrofaları. Çok sayısında kuraklık bütün dünyada 20 yılın içinde çok büyüdü, 30%'a kadar. Toz hem de kum rüzgarları pek çok oldu. Anormal sıcaklık geldi bizim dünyaya. Arktika'da eksi 12 gradus oldu da hava sıcaklığı 40'a kadar büyüdü. Amerika'da temperatura bir günün içinde düştü 15'ten eksi 14 gradusa kadar. India'da Pakistan'da kuraklık, pek büyük kuraklık oldu sıcaklık yüzünden. Her bir bu klimatın katastrofasında insan kaybeder yaşamasını. Da bu yaşamayı biz yokunca değiştirelim. Her bir ana angısı sarılır kendi uşaklarına, angıların yok olmuş uşakları, insanları lavalar içinde bütün bu olaylar oldu Endonezya'da. Büyük aileler ya da büyük evler yok olmuş, aileler ev altında kalmış. Şimdi gider pek büyük bir cenk. Bu cenkte bizim bir düşmanımız bu klima. Bu cenkte yaşamakta kalmak için biz lazım beraber toplanalım, bütün insanlık gün günden işleyelim de bu teknolojilerin üstünde angılar varınca kazansın bu düşmanı.
Bize artık 40 yıl anlatırlar hani klima değişikliği, antropogen faktı CO2. Biz binlerce, yüzlerce milyar dolar harcarız bu çözümleri çözmek için, problemleri. Niçin biz olmuyoruz sayesinde? Niçin bizim insanlar ölür? Niçin aileler kalır sokakta? Bu bizim büyük bir savaş CO2 ile. Ama CO2 büyür. Ve biz görmüyoruz. Görüyoruz hani bu kadar katastrofalar da büyür. Ben hepsine sesleniyorum insanlar. Sana. Sen hazırsın mı klimat yok etsin senin evini? Sen hazırsın mı senin uşağını götürsün su seli angısı olduğu hiçbir yerden? Sen sanırsın seni bu hiç mi dürtmez? Sana bu hiç mi gelmez? Sen sanırsın ki o insanlar historiada angıları görür, bakır, gün. Senden başka bir farkı mı var? Bitki vakitler 5 ayın içinde ne olduysa şimdi daha da büyük işler olacak. Gün günden yok olur güç, yok olur bizim dünyamız. Ama katastrofaların gücü daha da yıkıcı olur. Biz şimdi kaybederiz pahalı vakitimizi. Bu bizim yaşamamız. Bil, hani pek yakında eğer tornado gelmezse senin evine, su seli ya da yer depremi ya da bir katastrofa başka hep kadar bir şey olacak. Bu zorluklar senin de yaşamanı varınca düzeltsin. Biz yaratıcı toplumun içinde olmalıyız. Lazım toplanalım, bütün potansiyelimizi koyalım, yapalım, teknolojiyalara göre kuralım ve bitirelim bu klimat zorluklarını, belalarını. Siz burada doğruysunuz. Biz değiliz hazır, hiç hazır değiliz bütün bu klimat katastrofalarına. Tüketici formatında insanın yaşamasını kurtarmak için biz onun yerine öldürüyoruz birbirimizi. Şimdi bütün gözler Ukrayna'nın savaşında, cenginde. Biz şimdi yokunca anlatalım size nasıl olur orada nice insanlar savaşır, çıkma, yaşama. Bu cenk geldi bir anda da hiç kimse bunu istemiyor. Niçin biz insanlar bunu kabul ettik? Niçin biz izin verdik? Böyle bir hayvan davranışa. Приветствую всех. Меня зовут Константин. Мне 38 лет. Hepsine selam. Benim adım Konstantin. Ben 30 yaşındayım. Yaşarım Buça'da. Ben yaşadım 2 hafta tutuklanıldım. Büyük bir bela içinde, yani her sekund sen yaşarsın patlamaların altında.
Sen gidiyorsun laf etme insanla, giderler bir lazım. Öldürüyorlar. Naş lazım yapma. Uşak, karı, anam, ailem. Ne kadar var bizde yemek, var pek az. Yemek az, su az. Ama onlar hep kadar onlar da bitiyor hızlı. İnsanlara sen lazım gitmem Lavka'ya. Ne kadar Lavka'ya kadar gitme. 1 kilometre gitme. Biz anlarız hani beni öldürmesinler diye başka bir yollardan gitme lazım. Hep o kadar lazım gitme yalnız. Kimsenin de lazım alma. Varınca yolda ya oraya kadar giderken ya geri gelirken varınca kimse öldürsünler. Birini öldürürse uşak kalacak ve mamular. Ama beraber gidersek uşak kalacak bizsiz. Böyle bir situasyon oldu. Nerede bizde yoktu. Ne Lavka, ne hiçbir şey. Hepsi onlar dağılmış. Yoktu. Aptekalar, bütün ilaçlar, hiçbir şey bir yerden alamadık. Yaşanca istersin. Biz bunların yanında buluştuk bir tanıdıkla. O bize sordu. Nice sizde işler ekmek var mı? Siz ne dersiniz? Biz 2 haftadır o ekmeği görmüyoruz. Gitsene, o orada yapar ekmek ama sizin ununuz varsa size de yapacak. Biz oraya gittik 1 kez, 2 kez, 3 kez. Sonra başladı patlamalar. Biz bir hafta çıkamadık. Ben sokakta duruyorum. Bakıyorum geçerim sokakta. Bakıyorum o kadar zor içinde hani çıkmış gelme bize bakma, bize ekmek getirmiş. Vardı vakitler ne zaman adam çıkardı pınara su alma, içemedi suya kadar, onu orada öldürerdiler. İzin vermediler yine alma. O kadar çok insan tragediyası olardı. Herkesin de kendi derdi. Kimse öldürdüler, kimse patlamaların altına düştü. Kimse giderdi, kasaba içinde tankın üzerinden geçti. Bir sürü insanın şiddetler, birçok historia sakat insan adına ben onu anlatamıyorum, zorluk etmez. Bunu aklıma da getirmeyi istemiyorum. Çünkü görüyorsun yolda bir sürü uşak, kışyaz, şiddet içinde, seks şiddet içinde kalıyor. Sonra onlar öldürülüyor. O uşaklar seks şiddetine uğramış da onları açardılar, görerdiler. Yani minimum 11 kişi üstünden geçmiş. O kadar karı zor durumda kaldı. Prostitut içine bir sürü adam anladardı kendi karısını nice onlara şiddetlik yapardılar. Adamları öldürerdiler. O anda uşaklar saklanardı içerilerde. Vardı öyle hayvanlık davranış. Hani ben anlatamıyorum size rahat. Bir historia anlatardılar. O 21 gül. Bir adamın hakkında söyleyeceğim size. 21 gül o 20 parmak diyelim. Her parmak keserler, her parmağı keserler. Gülle hani parmaklarında olsun gül. 21. de gül o adamın organı.
Ve bunları yapardılar. Bizim insanlarla böyle dostluk yapardılar. Niçin onlar bunu yapardılar? Anlamıyoruz. Hayvana dönüşmüş haline insanlar nasıl siz yaparsınız? Nereye biz yetiştik, nice biz yaşayarız? Cengin yüzünden hangisi şimdi Ukrayna'da oluyor? İnsanlar anlatırlar onların uşaklarını seks şiddetine uğrattırdılar. Anlattı bir adam hani 2 tane kızının seks şiddetine uğrattılar. Hem prostu onu hem zor işitme. Hani o uşaklar pek küçüktü. 6 yaşında hem de 9 yaşındaydılar. Bize anlatırlar bunu. Nerede o insanlar nerede askerler girerdi evler içine de seks şiddeti yapardı insan karlarla. Onları orada tutardılar. Seks yapardılar. Benim dostum hangisi Buça'da mağazada oturardı. Anladardı onların komşuları, Angıların vardı küçük kızcağızı. O düştü seks şiddetiyle. Anası babası hiçbir şey yapamadı. Onlar sadece susardılar da işiterdiler nice ziyetlenir onların uşağı. Bu kalizden bu uşağın sesini, ziyetlenme sesini işitti o sokakta hepsi. Ama insanlar hiçbir şey yapamadı. Hepsi insanlar korku içinde. Onlar bunu aklına getiriyorlar bir düş gibi. Düşünürler şimdi niçin ben gitmedim de kurtarmadım o uşağı. Beni varınca öldürsünler. Pek çok nerede insanlar, sıradan insanlar savaştılar, kurtarmak kendini kasabadan. Anladardılar hani 5-6'şar araba içinde ailelerle yolda giderken onları öldürerdiler. Niçin onları öldürdüler kimse de bilmiyor. Bizde hepsi arabalar 12 arabaların üzerinde vardı işaret yani bu orada var uçak. İkinci arabada bir karı oturardı 30 yaşında. Onu hemen öldürdüler. Bizim arabada biz ikimiz kocanlandık. Nice biz kaldık yaşamakta hayatta ben bilmiyorum. Benim kocamın iyileri kırık. Ama biz anlarsan biz hiç olmazsa ayaktayız, yaşarız. Benim ardımda benim anam oturardı, 60 yaşındaydı. Onun ensesine vurdular. Orada benim yüzümde 2 sekunde içinde boğuldu kanlara. Ben ona yardımcı olamadım. Onları bize vermedi, yardım etmek kim yaralıydı. Onlar bize söylerler, çıkın da hepsiniz yakın yerlere. Hepsini selamlıyorum, benim adım Yulia. Ben Mariupol'danım. Bitki yıllar Kiev'de yaşardım.
меня и мою семью в Киеве. Cenk beni buldu Kiev'de. Неделю мы ночевали на O hafta подземном паркинге, потому biz что было очень страшно, и дети боялись. yeraltı parkında uyardık. Patlamaları işiterdik. Неделю мы решили уехать. Bir haftadan sonra biz istedik gitmeye. У меня оставались мои родные, моя мама, моя тетя. Mariupol'da benim sinsillerim kaldı. Anam, hem de Bulum. Лежишь, а тебя очень страшно. Pek korkunç. Вот вся моя улица, там, где прошло мое детство, Benim sokak nerede benim uşaklığım geçti. Ondan hiçbir şey kalmadı. там через дом Orada у каждого в огороде bir кладбище. herkesin evin bahçesinde mezar. От минометных обстрелов хоронили своих родных и вывозили их домой. İnsanlar Потому что никто не вывозил трупы. çıkarmardı ölüleri. Hepsiciğini gömdüler evlerin yanında. На моей соседней улице Benim komşum mahallemde девочка похоронила свою дочь, которой было bir kızcağız gömdü kendi uşağını, 1,5 yaşında kızcağızını. Kendi mamasını, kendi malisini. у моих знакомых, Benim tanıdıklarımda которые задержались на несколько дней с выездом из Мариуполя. Angıları kaldı birkaç gün Mariupol'da. Части своего ребенка. Baba topladı kendi uşağın parçalarını ağacın üstünde. Sizler düşünsenize, açan baba toplar kendi uşağın parçalarını ve gömer kendi uşağını, kendi karısını bahçede, avda. İnsanların yoktu suları. Giderdiler su alma da kalardılar patlamaların altında. Uşaklar susuz ölerdi. Bu öyle istoriye değil. Bu halis naşı olardı benim kasabamla. O çok insanlar anıları çıktı oradan. O pek büyük kötülük. Onlar akmak olardı korkudan. Cehennem içinde insanlar. Açan yukarıdan gelir patlamalar. Biz sanırız hani bütün yer altında gezilir senin altında. İnsanlar korkardı, fikirden giderdi. Yaşlılar açlıktan ve susuzluktan ölerdi. Hepsi korkardı. Pek çok insan öldü evlerin altında. Hangisini hiç kimse kurtarmadı. Yoktu kim kurtarsın. Her zaman her vakit o kasabayı durmadan patlamalar koyvererdiler yukarıdan. Büyük bir kasaba öldü. Da bu hepsi ölüler değil. Biz onları yoktunca sayalım. Statistikaya göre 3000 ölü söylerler. Ama bende yok tanıdıklar hangisinde bir kimse ölmemiş. Hepsinde kimse ölmüş. Bütün kasabanın altı mezarlık. Benim pek yakın bir dostum, anası, babası, kız kardeşi hem de küçük çocuğu evin yanında çıktılar yemeği yapma. Yoktu 2. Mart'tan sonra yoktu niye sıcak su hiçbir şey yoktu. Onlar yemeği yapardılar dışarıda. Onların yanına düştü büyük bir snarat. İnsanlar hepsi öldü. Bir bombadan hiç kimse bizi kurtarmayacak. İnsanlar diyorlar, niçin siz çıkmadınız oradan? Hiç kimsecik çıkarmadı.
Yıl günlerden beri hiç kimse oradan çıkamardı. Serezim demir yolları yok ettiler 27. Günden beri. Hepsi cins her gün sanardık hani gün yarın hepsi bitecek. Hiçbir şey bitmezdi. İnsanlar bir rayondan öbür rayona kaçardılar. Kaçarken yolda onlar ölerdiler. Orada yetiştiğini hep kadar orada da ölerdiler. Yoktu yeri saklanma. Mağazaların altına, mağazaların içinde saklanardılar. Ama evler yok olunca insanlar kalardı o evlerin altında. Benim dostlarım anladardılar. Yani bütün yol hangisinden nerede onlar giderdi. O mezarla dönüşmüş. Bir düşünsenize. Vardı insan, ondan kaldı sadece ellerim ve ayaklarım. O kadar uşak öldü. Hiç kimse bilmiyor ne kadar orada öldü uşak. İnsanlar susuzluktan ölerdi, su yoktu hiçbir yerde. Yaşlılar pencereden atlardı aşağı korkudan. Kasaba yok oldu. Evler yok, mahalleler de yok. Ama orada hep kaldı, bir sürü kişi kaldı. O insanlar, hangilerinin vardı ailesi, evi, işi. Şimdi onların hiçbir şeyi yok. Onlar mağazalarda yaşarlar. Onlar korkarlar çıkma. Onlar anlarlar, hiç kimse için edin lazım. Eğer kimse düşerse de hani onlar korunur birinin adına. Bunlar yalan. Hiç kimsemiz bizi korumuyor. Ben inanmardım. Ve hiç kimse inanmardı. Çok insan inanmardı. Eğer insanlar biliydi, hani böyle olacak, onlar hiç olmazsa bir yere kaçacaklar, kendilerini kurtaracaklar. İnsan yaşaması en pahalı. Varınca kasaba kurma ama binlerce insanın canını biz yokunca çevirelim geri. Hiç kimse onları çeviremez geri. Hiç kimse getirmeyecek, çeviremeyecek o uşakları analara, anıları gömdü kendi uşaklarını. Uşaklara da anaları, babaları kimse çevirmeyecek geri. Biz lazım düşünelim. Hepsi sorular soruyor. Nasıl varınca ben yalnız yapayım? Nasıl varınca ben yapayım? Eğer bana emir verdiler. Ama emir veriyor bir iki tane kişi. Ve binlerce, milyonlarca kişi o emirleri yaparlar. Nice varınca sen öldürersin o kişiyi, canını alarsın, yarayacağım sen onu getiremeyeceksin geri. Herkes bizden, her birimiz karar vererse de hani gitmeyeceğiz bu cenklere, o zaman cenkler olmayacak. Hiç kimsecik yapmayacak cenk. Hepsi lazım bunu anlasın. Başka bir türlü bizim kararlarımızı hiç kimse işitmeyecek ve biz sadece sesleyeceğiz, emirlerini yapacağız. Kimin emirlerini yapacağız. Nice biz var, nice tartıya koyalım insanın yaşamasını. Nasıl varınca olsun hani biz isteyelim öldürme o insanları. Da bu dünyayı biz kurduk. Biz insanlar. Eğer kimse düşünürse de hani onun hiç bir ilişkili yok.
Bilirsiniz, oturursun bomba altında, patlamalar altında. Bir sürü soru senin kafanda olur. Hepsimiz biz sorarız hep aynı soruları. Niçin benimle böyle olur? Niçin ben? Benim kabahatim var mı? Var, bizim kabahatimiz var. Ne de benim kabahatim? Kabahatin onda hani sen yaratma toplumunu kurmadın ve gittin, izin verdin tüketici formatı yapma. Biz kendimiz bunları yaptık. Biz bakarız bu televizyona, biz bakarız bu reklamları, biz yaparız, biz bütün emirleri yaparız. İnsanın emirlerini sanırsan onlar Allah korkarız ondan. Onlar yollandırırlar bizi öldürmeye başka insanı. Kim bunlar hepsini yaptı? Niye için bunlar hepsi lazım? Kim size izin verdi benim yaşamamı alma, senin yaşamanı alma? Niçin kimse karar verdi? Kim lazım yaşasın, kim lazım görsün? Anlarsınız bunu. Neden? İnsanlar lazım zorluk çeksin. Hani bir ya da iki ahmak karar verir aralarında yapma politikanın savaşlarını. Bize anlatırlar o kadar kötü işler. Anlatırlar hani senin bize söylerler hani sen kendi komşundan lazım alarsın, çalarsın, öldürersin. Kim size dedi hani ben bunu lazım yapayım? Kim size verdi bu kanunu? Siz hep öyle ölümcü insanlarsınız, nice biz. Kaçan biz olacağız? 80 yaşında hep kadar öleceğim. Biz yaşamayız daha çok. Hepsimiz biz öleceğiz. Senin emirini kim lazım yapsın? Niçin lazım başkası yapsın? Sen kimsin de sen bize emir verirsin? Sen sıradan bir insan, hep öylence ben Allah'ın altında gezen bir insan. Sen sanırsın hani, sen sanarsın Allah yok. Bil hani hep bu kadar yukarıda birisi vardı. Hepsimizin biz vereceğiz hesabını. Biz hepsimiz, sen, ben, hepsimiz biz insanız. Ve bizim yaşamamız pek hızlı bence kesilsin, yok olsun. Nice şimdi hepsi insanlar kaybolur. Senin ahmaklığından, senin günahlarından sen hep bu kadar günahlarını cevap vereceksin. Sen uyumayacaksın. Böyle fikirler her zaman senin başına gelecek, aklına gelecek. O insan hani yaşadı bu cengin kötülüğünü. O başka türlü düşünüyor, korku içinde. Ama senin aklında pek zorluk, pek büyük başka fikirler olacak. Hepsici bunlar sana düşüne gelecek. Sen rahat ne uyuyacaksın, ne yaşayacaksın. Bundan sen kaçamayacaksın. Düşün, bil, hani sen sıradan bir kişisin. Sen varınca bunu değiştirersin. Değiştir, daha iyilik yap. İyi bir dünya yap. Hani senin komşunda ıslah olsun, insanda ıslah olsun, bütün insanlıkta ıslah olsun. Hepsimiz biz lazım pahalı tutalım kendi yaşamamızı, kendi ailenin yaşamımızı. Hepsimiz biz isteriz yaşamada, herkes ister yaşama. Ve bu hem pahalı nasıl bizim elimizde var. Senin her şeyin varsa da hep o kadar. Yap hepsinde olsun. Bir sadece sende. O zaman sen dış sokakta giderken rahat olacaksın. Ve seni koruyanlar yanında koruyucular isterler senin tükürme yüzüne. Derece sen öyle yapmıyorsun. İyilik yap. Ve sen sokağa çıkınca hepsici sana sağ ol desin. Öyle yaşama savaş. Bunun yerine biz bomba yapıyoruz. Düşünün. Kocaman bir bomba düşer. O insan o bombayı göre hiç bilmiyor nasıl yapacak.
bir anda binlerce, yüzlerce kişi ölür. Yok olur bir sürü iş algısını insanlar kurmuş bunca yıl. İnsanlar bırakır bunları. Yaşamakta kaldıktan sonra onu da уже düşünmeyersin. Bu yaşamak değil. Niçin sen bunu bu hala getiriyorsun? Niçin sen veriyorsun insanlar zorluk çeksin? Kimsin sen? Birkaç yıl geçecek, senin yaşaman hep bu kadar bitecek. Ve sen bunun cevabını vereceksin ve sen onu bilirsin. Ben isterim ki hepsi beni işitsin. Bütün liderler, bütün dünyanın liderleri. Ve cevap versin benim bütün sorularıma. İstersen olma insan, ol insan. Ya bu dünyayı yaşamayı da iste. İnsanları iste. Hepsinin aşı sen kazandın. Sen onları almayacaksın öbür dünyaya. Mezarda yok. Cöp. Niçin sen alırsın insanın yaşamasını? Harka'da, Mariupol'da, Gastomer'da, başka kasabalarda bir sürü insan cengin kötülüklerini gördü. Ne kadar zor. Düşün geç olmadan. Bizim yaşamamız pek kısa. Senin de. Senin de yaşaman pek kısa. Zira sen sıradan bir insansın. Biz hepsimiz insanız. Biz hepsimiz isteriz yaşamak. Yaşamak o en pahalı nasip bizim elimizde var. Biz onu lazım koruyalım. Her bir insanın yaşamasını lazım koruyalım. Kendi yaşamalısın gibi. Sen vermedin o cana yaşamak. Ve sen de lazım onu alasın. İnsanlar hepsine söylüyorum. Bırakın bu prostitutları. Bırakın o konfliktlerin de cenkleri. Yeter cenk yapma. Ben hiç bilmiyorum ne zaman bizim başlayacak bu klimat katastrofası. Nasıl o zaman biz yapacağız? Biz niçin kurtaracağız kendimizi klimattan? O zaman da insanlar prostitut yapacak. Hadi biz seslenmeyeceğiz bütün liderler, ahmak liderler, anguları otururlar da kendi durumundan kendinde değil. Onlar karar verirler ne zaman biz varınca yaşayalım, kim varınca yaşasın, kim varınca yaşamasın. Hadi biz başlayalım, toplayalım da yaratıcı toplumumuzu kuralım. Yapalım bizim insanla beraber topluluk. Öyle bir topluluk yanında birbirimizin için acıyacağız. Birbirimizle dostluk içinde yaşayacağız. Biz hepsimiz insanız, biz hepsimiz isteriz yaşamak. Varınca mı olsun en büyük niyet? Bu savunmak, ölüme, insanın yaşamasını kaybetmesini büyün tüketecek cümlesinde bir insan varınca kararlasın
1000 milyon insan yaşasın mı, ölsün mü? Bu değil mi doğru? Bu doğru mu? Pro peníze, moc, nebo je to prostě magor, který se povýšil na úroveň Boha. Niçin öyle yapıyor? Para mı istiyor? Kuvvet mi? Ya da hasta mı? Hangisi sanır o Allah? Se tento rozsah zastaví u jeho megalomanství. Onun fikri için onda ölür Podle jeho názoru insan. už zapsal do dějin. Stává se pro společnost velmi nebezpečným. Když dosáhne výšin, které si v mládí vytýčil, O sayıran o hepsinden üstün. Açan insan pek zengin. Onun bakışına göre o girer istoriye. Girdi istoriye. Oğlar pek korkunçlu cümle ettiğini. Açan o yetişir en üstüne. Anglar hem niyetleri anglarını okuyordu kendisine gençliğinde. O kaybeder insanlığı. O hazır hepsi işleri yapma. Ki sadece tutunma o yukarıda. Ki olma gerek hepsinden üstün. Onun için onun dünyası olur küçük bir frazadan. Olsun kuvvetin nasıl bunu şimdi savaşırlar, yapma kolaborasyonistler. Bütün türlü pahalan. Pay etmeye halkı, insanı ki kabul etmeye gelirleri. Onlar savaşırlar. Çekmeye bizi kendi başka taraflara, o tarafa ya da bu tarafa. Ama ben de sorur. Kim insanın tarafında? Kim bizim sizinle tarafımızda? Kim insanın yaşamasının tarafında? Onlar mahsus değil bizim tarafımızda. Söyleyiniz. Biz değiliz mi hep öyle kötü insanlar, angılar bırakırız bunu. Bizi öldürürler, abi susarız. Niçin bizde yalan, daha yüksek orada duruyor ne kadar doğruluk. Hepsi problemalar cümlede bu insanların problemaları. İnsanlar yaparlar bu işini. Hepsi klimattan kare. Ama nice biz karşı duracağız klimata hangisi güldürür bizi. Sen anlarsın ne olur klimatla. Biz bulunuruz klimat katastrofaların üstünde. Angıları olardılar bizim planetada değil bir kere. De faktör buna değil antropogen. Da büyük klimat olur ta kahve günden. Bu cenk, en kötü cenk. Nesi lazım olma insan hani bunu görmeme. Sana zor mu gelir bunlara hepsine bakma. Olur pek çok yer depremesi, su bulutması, cenkler, anglarını açarlı insanlar, bu klimat, bu en kötü cenk, bütün insanlar din. Sen anlarsın ne olacak bizimle, açan düşecek bütün dünya. Ben değilim uzman ama anlarım hani benim yaşamam hem benim yakınlıklarım korkunçluk altında. Neyse bunu bence geçme. Sen anlarsın. Hani sen değilsin sigortalı bundan. Hani klimat uğrunda sabah seni bence koparsın. Da bu tüketicilik stroyu yangısını biz kendimiz kurduk. Bu değil doğru. Da kiminse ambiyaları için biz bence ölelim. Mesela prost insanlar sen bırakırız ki bizim yaşamamızda bile yapsınlar. Da onlar kim otururlar. Da ısıdırlar kendi kıçını televizyonun önünde. Varınca yine uyusun. Görüp ne olur. Da bir şey yapmama bulur için. Daçan ben görerim çünkü hangisi gider Ukrayna'da ben isterim sorma. Ne sen yaptın ki bu olmasın seninle. Ne sen yaptın ki bu bela gelmesin senin evine, komşunun evine.
aby se ti nic z toho nestalo. Co jsi udělal? Kimse inanmaz da hani bu olacak. Ne kadar insan patlatma kalsın düşünerdiler. Hani bana gelmeyecek. Bu benimle olmayacak. Geçecek benim yanımdan. Binle. Ama onlar şimdi yok. Şimdi sen düşünüyorsun mi? Hani klimat ilişecek sana da. Mě určitě obejdou tisíce. A teď už nejsou. Da ti o insanlar angıları Taky myslíš, že tě klimat obejde. Ale pleteš se. klimat ilişecek hepsine. Dacan o bozacak senin yaşamını. O zaman sen düşüneceksin. Ne ben varınca da yapayım. Ama olacak geç. Ne lazım yapmak şimdi? En ilin haberleme çıkışlar için. Hangisi kaldılar insanda? O kurma yaratıcılık cümlesini nerede her bir insanın yaşaması olacak ilk yerde. Sen bunun kayılmasın. Sen kayılsın işinde olur. Bu tüketicilik formatında yaklaş kendi uşaklarına da söyle. Hani ben dil doğru yaparım. Ben bunu yapmayacağım. Ama yerlim sen değilsin prost insan. O zaman kalk. Dizlerinden de bağır. Hani yaratıcılık cümlesi. Bağır o kadar, ne kadar yakışır. Ki seni her biri işitsin. Çünkü klimat bizi hepsimizi yok edecek. Dokud tě neuslyší všichni. Jinak nás klimat zničí všechny. Ne biz gördük bu videoda? Niye projektin paylanları bizi şüphelendiriyorlar Ukrayna'dan? Kim o zaman bize söylerdi insanlara ki yapalım niyesiydi. Onlara değildi boşuna. Onlar aktif pay aldılar forumun geçirmesinde. Onlar geçirdiler halklar arası tombarlık sofraları. De bize sorardılar. Niye siz bizi korkutuyorsunuz? Niye söylersiniz klimat katastrofaları için, cenkler için? Zor. Biz onları korkutmazdı. Biz şüphelendirirdik. Şimdi biz görüyoruz. Hani bir iki ayın içinden hepsi değişti. Hepsi oldu daha kötü. Büyün paylananlar Ukrayna'dan. Kendileri gördüler. Oldular beziniyet. Ne lazım da olsun ki biz anlayalım. Hani lazım nesi de değiştirme. Tüketme nesi de yapma. Lazım olsun çok insan mı ölü? Ki biz edelim, anlayalım. Siz anlarsınız, o zaman olacak geç, nesi de değiştirme. Siz anlarsınız, hani şimdi, açan geçer bu forum, insanlar şüpheleniyorlar. Hem geçirirler, hepsi şimdi ne olur rolikte, klimat uğrunda, hem rolikte Ukrayna'da, mahsus şimdi bu işler olur. Bu yetmiyor mu? Anlama dini ne kadar önemli de danışmak hepsi insanlara, hangilerini bilirsiniz anladınız ne kadar önemli, onların geleceği için, öğrenme forum için. Olma bizimle bile şimdi. Biz forum paylananları anladık bunu. Da anladık hani yaratıcılık cümlesi. Bu bizim tek şansımız. Bu verirse motivasyon ileri doğru gitme. De anlarsan lazım onu yetiştirmeye hepsine. De büyün. Siz kahramansınız. Angları bizi kurtarıyorlar. Biz kodlanırız onlarla.
forumun süresinde biz öğreneceğiz daha çok onlar için. But honestly, even after everything you have seen, you have Görmüşten hepsini. Sizde kalır mı şüpheler? Siz düştünüz mü hiç böyle bir tornadoya? Belki beni geçecek da benim elime gelmeyecek çünkü. Ama doğrudan bu olaylar olacak da biz anlarız. Klima değişikliği türlü faktörlere göre. De insan buna karşı duramıyor. Da bitki 10 yılın içinde eklendi daha bir faktör klimatın değişilmesinde sikliçmi. Şimdi bitki 20 yılın içinde biz göreriz değişilmekleri. Hangilerini biz görmedik bitki 1000 yılın içinde. Bu pek kötü değişilmekler hangileri olurlar bizim yerde. Onlar olurlar 12.000 yılın içinde. Ama gücenlikle hani bizim bilim adamları buna hesaba almıyorlar. Bugün daha derinden bakacağız bu temayı. Çünkü bu haber yetişmiyor her bir insana. Da o ofisyal haberlere yaklaşmıyor. Da o yardım edecek bize tarama bu cengi klimatla. Şimdi klimat değişikliği 12 yıl sıklığında değişiklik olur. Biz anlıyoruz nice bizim planetamız gülüyor içten ve hepsi katastrofalar olur bizim göz önümüzde. Niçin? Onlar anıları lazım değilken bize haberlesin, susarlar. Uzmanlar anılarını biz güvendik. Biz görüyoruz hani bu klimatı onlar bize anlatmıyor. Onlar aralarında cenk yapıyorlar. Birileri söylerler hani klimatın değişikliği olur insanın beterine. Sıvıdan CO2 atmosferaya da karbonat yangını buna sebep olur. Biz anlarız hani insan bunda kabahatli değil. Bu işten hiçbir şey olmuyor bu klimat değişikliğinde. Bütün planetada nasıl olur? Onlar kör. Hiçbir şey bilmiyorlar. İnformasya az. Klimat pek hızlı değiştirir. Güller hem de yıkıkçılar olur her gün. Da bunda insan kabahatli değil. Biz lazım açık laf edelim. Niçin siz insanı korkutuyorsunuz? Da söylersiniz yoksa korkunç işler. Klimat her kere değişer kendisine göre. Hiçbir katastrofa olmuyor. Hiçbir katastrofa olmuyor. İnsan hangisi sizi uyandırır kapınıza çalarken açan sizin yiğidiniz yanıyor. O sizi kurtarır mı yoksa kurtarır mı? Ama ayrıca bütün sizin eviniz yanır. O yer planetası. Bunun nice biz varınca size söyleyelim. Bakalım 1000 yıl içinde planetada o kadar klimat değişikliği olmayı nasıl 30 yılın içinde oldu.
Okyanus ısındı, bitki yılın içinde 450% ısınıyor. Faktlar anladır, hani yerinden yukarı doğru ısınır. Onun yüzünden de bir sürü uragan, bir sürü şiddetli rüzgarlar oluyor. 2020 yılında pek çok katastrofalar oldu. Bir sürü tornado oldu. 90'lı yıllardan sonra tornado büyüdü 10 kata kadar. Tornado hem rüzgarlar, onlar varınca öldürsünler, yok etsinler rayonları. İnsanlar saklanır ama kurtaramıyor kendini. 33 yıl içinde geçti pek büyük tornadolar, pek büyük ştormlar. Onun hızlanmış rüzgarları kaldırdı, dalgaları pek büyük dalgalar oldu okyanusun içinde. 1998 yılda su batısından öldü 2 milyar insan. Onun kızından Grenlandiya'da 30 yılın içinde 20 kerede en büyük ölçüler 12 bin yılın içinde oldu. Büyük ölçü içinde gösterir, hani bunun sebebi bütün buzlar eriyor. Grenlandiya'da bütün buzlar 30 yılın içinde hızla eridi. Antarktida'da büyüdü 65% kadar buz erimesi. Bu olur sadece Batı Antarktida'da. Yanında bulunur büyük magnet oturumu. 140 vulkan sıcak 140 vulkan beterine sıcaklık bütün bunları yok eder. Su batımı yok eder dünyada hepsini. Yangınlar oluyor kışında. Batı Amerika'da 7 kerede daha çok yangınlar oluyor. Yani Arktika. 12. yılda en büyük yangınlar oldu. Yangın çıkıyor yer içinden. Onun beterine biz yokunca durduralım bu yangını. O yok eder, kasabaları uzun zamana bırakıp o teritoriyaları bomboş. O insanlar güler yangın içinde. Ne biz sayıkladık, hepsi olur sıcaklık beterine, global sıcaklık beterine. Karbonatların yüzünden, bunun kabahati insan. Klimatın değişikliği CO2'nin beterine pek az. O için CO2 atmosfere düşerken hiç kötülük vermiyor. Nice 4 molekül milyona var nice yapsın global değişiklik klimada. Büyütme karbonat gazı atmosferde bu büyük sebep ama hiç değil sebep temperatürün yüksekliğine. CO2 pek hızlı büyüyor. Şimdi ağaçlar değiştiriyor şeklini. Şimdi biz anlarız hani bitki 10 yılın içinde dağlar, Amazon dağları sıvıttı atmosferde 20% bu okisi, karbonatı. Sibirya'da 80'lik yıldan beri başladı sıvıtma atmosfere CO2. 15 yılın içinde dağlar pek hızlı yapar sıvıdır CO2 atmosfereye. 12 yılın içinde bu siklik durum değişir.
Açan temperatura planetada 3 derece daha büyüktü. Bu kadar CO2 sıkmardı atmosfere. Bütün bitkiler, bütün ağaçlar değişir. Bunu bize böyle anlatırlar. Ama anlatırlar bu insanın fikrine. Bunlar yalan. Ben kabul ediyorum hani insan hiç kabahatli değil klimatın değişikliğinde. Nasıl olur Kaliz'den? Güneş mi bize klimatı değiştirir? Şimdi vulkanlar yer depremler büyür yıldan. Okyanusun yangın tekerleği 1990'dan 2020 yılına kadar, 21. yılına kadar büyüdü 2,5 kerede kadar. Bütün dünyada uyanır vulkanlar, su içinde hem de yeryüzünde vulkanlar. 90% vulkanlar bulunur yangın tekerlek içinde. Hepsi bitkiler, hepsi bu yer depremler büyürler insanın bitirine. Bunlar yalan. Birinci, okyanusun yangın buzluklar pek hızlı yer. Dağlar bütünde yerir. Ama onlar yerir orada nerede magmatizma yanır. Nice CO2 sıvıdalar atmosfere sıvıdalarken varınca yaratsın yer depremini. По мнению сейсмологов, такие землетрясения считались невозможными, так как на такой böyle yer depremleri yokça olsun uzmanlar söylüyor. 2014 yılında biz görüyoruz anüvisiler sayı yer depreminin 700 kilometre derinliğinde. 2015 yılında Japonya'da uzmanlar anladılar hani yer depremi 751 kilometre derinliğinde oldu. Da bu yer depremi bütün historiyayı gösterdi. Biz bunu araştırdık. 1995 yılda biz gördük nice Poyraz Batı yerinden magnetli alanlar değiştirdiler bize çekirdeğimizi. Magnet yerler için kabul ederim. Ama seisma hem vulkan patlamalarını ben çok soruşum var. Birinci, bu seisma olaylar onlar çoğaldı. Dağlar oldu Haliz'de algoritma. Angıları bize gösterir. Angıları büyür. Vulkanlarsa sadece insanın sayısı planetada oldu daha çok. По данным специалистов, на планете был существенный скачок в количестве установленных сейсмодатчиков приблизительно в 70-х годах прошлого века. С тех пор их количество существенно не изменилось, в то время как наблюдается рост числа сильных землетрясений, растет их магнитуда. Начали происходить глубокофокусные землетрясения. Büyüme sayısında o datçikler biz varınca görelim hani küçük yer depremleri yapıyor. 4 magnitudada yer depremlerini bütün dünyada biz görüyoruz. Da büyük yer depremlerini biz görüyoruz dünyada hani 8-20 yıl onlar birbirine pek bağlı. Kendisi yıldan 7
70. yıllarda araştırdık da anladık hani bütün bu yer depremler birbirine bağlı. Hep öylece de şimdi vulkanlar 80. yıllardan beri görüyoruz kosmostan. Anlarız hani insanlar büyür orada, oluşur orada, nerede vulkan yok. Ama nerede vulkan var oraya insan gitmiyor. Eğer biz kabul edersek bu argümanları, o zaman neden bunlar hepsi oluyor? Global krizisi. Biz insanız, biz isteriz yaşama. Bu sadece birinci bölüm. İkinci bölümü biz sonra göstereceğiz. Siz şimdi gördüğünüz halis ne için bizim klimat değişir. Faktlar, statistikalar anlatır. Hani biz yetiştik ve büyük cenk başına. Da şimdi bugüne kadar hiçbir şeycik yapmıyoruz. 12 yılın içinde bu tıklı değiştiremiyoruz. Bakın sizin böbreğiniz zorluk içinde. Ama doktor diyor hani siz lazım kesersiniz tırnaklarınızı. Delilik değil mi? Da ama hep böylece biz yaklaşıyoruz klimat krizisine. Biz hiç anlamıyoruz sebebi nedir. Zerrecim biz business yapıyoruz. Hiç düşünmüyoruz insanın yaşamasını. Ben sanırım siz anlarsınız ne kadar önemli bu informasyon. O iş için 100 dile, dünyaca dillere çevrilir bu forum. Her birimiz bilelim. Ben pek seviyorum hani var uzmanlar anlar hani kataklizmalar çok olur. Da onların sebebi daha da ciddi. Ben isterim size tanıtma Mr. Douglas'ı. Geologik hangisi bize anlatacak geolojik faktları, hangisi bize netleştirici gösterecek. Nice 12 bin yılın içinde tıkıl değişir. Benim adım Douglas Vok, ben geolog araştırıcı, ben öğreniyorum buzların pedalanmak sebeplerini. Bu forum geçirilir yaratıcılık cümle platformunun projektinde. Ben planlarım hani siz onu beğeneceğiniz, öğrenciniz neyse de yeni, öğrenciniz klimatın değişilmek hali sebepleri için. Ne en çok belli eder bizim klimata? O önce bir küçücük yerceğiz. Bu bizim yerimiz, bakarak bizim güneşe. Da siz düşünürsünüz hani bir karınca varınca belli etsin kendisini global ısınmada mı? Yok önce. Buna belli eder kendisini güneş. Eğer siz anlamazsaydınız da düşünürsünüz hani sizin arabanız ya da sizin sobanız varınca belli etsin klimatın değişilmesinde, o zaman siz bir şey anlamıyorsunuz. Da siz söyleyeceğiniz ince dinozavurlar. Onun için siz bir şey bilmiyorsunuz. Siz görüyorsunuz burada iki buz. Da bakınız hangisi sol taraftan görüyorsunuz bir kara yeri. Bu oldu yakın 12 bin yıl geri. Öbürü de oldu hep o kadar 12 bin yıl geri. Biri Antarktida'dan, öbürü de Grenlandiya'dan. Da biz anlıyoruz. Ne olardı ileri bütün dünyada. Da hepsi bu buz kırnaları söylerler hani burada en çok CO2 konsantrasyasıydı. Onun sızıntısı oldu. O hani çok volkan patladı. Da çıkıyor çok kimik
işleri nice CO2'da. Şimdi ben söyleyeceğim niçe o iyidelenir. Vulkanlar patlarlar. Da o çıkarır lavayı. Da o materyaller kalırlar bizim yerde. De onları vanç söylemeye hani onlar oldular 12 bin yıl geri, 24 bin yıl geri, 36 bin çok yıl geri. Böyle haberleri pek zor bulmaya. Bilgi adamlar çekecekler bunu arama. Da savaşçılar mı yapma, hepsi için ne lazım belli etme. Onlar bunun için savaşmıyorlar ki geçirme bütün radyouglerot analizini. Bizim magnet polemiz dağılır. Bizim magnet polemiz şimdi dağılır. Yerin yüzeyi ısınır. De o kalkar yukarı hem aşağı mantıya. De olur boşluklar bizim yerde. De onlar olur daha büyük hem daha kızgın. De daha çok vulkan çekilir patlama. Ne olur bizim bugünkü günde. De bugünkü güne onlar bulunur aktif fazada. Aktif fazada bulunur 25-30 vulkan. De bir iki yıldan sonra varınca olsun en çok bu işler. Varınca olsun en çok yer tepemesi. Yer tepemesi olacak çok. Da magma olacak daha yumuşak, daha çok akacak. Bu varınca yetsin. Da bu bence olsun sebep ona hani değişilecek plitalarda olacak daha çok yer tepemesi. De sağ taraftan gösteririz modeli. Ne olur şimdi? Şimdi olacak daha çok rüzgar, tornado. Daha çok sıcak gelecek güneşten. O olur gün günden daha çok. Ne getirecek ona hani bizim su kalkacak. Okyanlar ısınacak, olacak daha çok uragan, storm. Daha çok yağmur. Da bu hiç insanın dil bağlı. Yerle yerde bir şey yoktu. Olmaydı bu hep bu kadar olacaktı. Biz görürüz ne olur başka planetalarda. Ama orada biri yaşamır. Orada yok maşını. Arabalarda da kimse gezmiyor. Ne ben isterim söylemeye, isterim doğrudan söylemeye. Hani siz lazım kabul edersiniz haberleri. Doğru haberleri. Hükümetler ister para. Koyarkana size vergileri. De yapma bizim insan yere prost. Ama bu vakitte onlara olacak bir geç. Onlar yaptılar nesiydi prost. Ne getirdiler kötülük kendinize, kendilerine. De bu getirdi kötülük hepsine de ben bilmiyorum ne söyleme. Sanırım ben uyandım. Nasıl bir prost evde. Nerede taradılar patentler. Önce ben söyledim. Onlar yaparlı hepsini değil doğru. Onların niyeti kabul etmeye para hükümetten. Hükümetler de daha çok isterler alma ödemeyi öğrenmek için. Ben isterim yardım etmeye insanlara ki onlar kurtarsınlar kendi yaşamalarını. Ki kimse de kurtulsun. Ben söylerim hani ben bir şeysin. Fondaylas bu cümle fondu. De bizim kuvvetimizden yapma. Hani biz kurtaralım insanları, angıları isterler. Ki bunun iş için olsun belli. Ben görmüyorum bunda kahramanlığı. Neye lazım kahramanlık ki anlatma din doğruluyum. Hani siz görüyorsunuz hani nesi de dil doğru. Siz lazım söylersiniz bu iş için. Anladın insanlara. Evet. Thank you again.
Hepsi Tadırkeri çok sağ ol. Hadisi bir bilgi adamlara, insanlara hangileri korkmadılar doğruluğu söyleme. Yerlemsi sorarsanız ne ben yapayım? Cevap en kolay. Büyün pek önemli olmayan haberlerle. Hangilerini şimdi siz işittiniz hepsinden. Kullanın sosyal bağlantıları. Yollayın sılkayı elektron poçtada forum için. Yazın haberleri kontaklarda. Da siz kurtaracağınız insanların yaşamasını, kendi yaşamanızı da. Yaratıcılık cümlesi getirecek faydalı her bir insana. Sadece biz birleşik varınca düzelim, uslu hem korkunçlu dünyayı yok vakit. Dil doğru konkurensiya, yara, kendin zedini. Sadece birlikte biz varınca yaşayalım, kuralım, güzel geleceğimizi hepsinin zedini. Anlayın ne kadar hızlı alır informasiya. Hani Musk aldı Twitter'ı. Öyle hızlı da, daha hızlı da. Lazım yetişsin haber klimat için, cenk için her birine. Çünkü o almayacak zindan hepsini. O öldürür hepsinin kendi yolunda. Da bu varınca olsun nerede istersen türlü kıpımda. Biz lazım paylaşalım doğrulukla büyün. Çünkü sabah varınca olsun pek geç. Var insanlar angular için yandan bilmeyenler yaratıcı cümle için. Bizim birleşik kahraman klimat için. Şimdi bakacağız oluşlar için anguları oldular. Dünyada bitki bir iki ayın içinde. Brazilya Petropolis, fevral 2022 yıl. Bu o kadar korkunç. Benim hepsi dostlarım gömülü. Hepsi öldü. Benim dostlarım. Su 2 metre yüksekliğinde. Pek çok su. Ben hiç korkarım nasıl söyleme nasıl oldu dün. Hepsini kaybettik. Her şeyi kaybettik. Düşman yine bizim üstümüze gelir. İnsanlara söylemiyorlar. Hiçbir yardım yok. Yardımcılar yapamıyorlar bu kadar büyük ölçü zorluklar içinde. Ne kadar bu daha devam edecek? Bu halis bir cenk. Ama nasıl biz yaparız? Biz yardımcı oluruz mu? Olmarız. Ne kadar varınca oturma, hiçbir şey yapmama, sessiz seyretmence yürür, hep öyle insanlarınca biz. Ştormlar Avrupa'da, fevral 2022. Ştormların sayısı Avrupa'da büyüyor gözümüzün yüzünde. Bitki 1,5 yılın içinde insanların Avrupa'daki insan ülkelerinde düştü 33 ştorm. Bu hep o kadar 9 yılın içinde 2010'da 9 yıl 2010'da 2018 yıla kadar. Yıl kere 3 ölümsü rüzgarlar bütün Avrupa'yı yok etti. O kadar büyük bir sesti. Biz görerdik pencereden nice çatıları yok etti bizim evlerimizi. Biz korku içinde, yerin içinde pek soğuk. O halis bir soğuk bir ev. Hiç haber yok. 18 fevral Büyük Britanya'da büyük bir rüzgar geldi, Eunice rüzgarı. Onun şiddeti 196 km saatte. Angası olarak büyük bir rekor bütün dünyanın historiasında Angliya'da. Rüzgar bütün evleri tavansız bıraktı. Storm Yunus oldu en pahalı, en büyük bir storm 2010 yılda. Avustralya, fevral
1022 yıl. Bu korkunç katastrofa düştü bir regiona. İnsanlar hiç gelemedi kendisine. Fevral bitkisinden April'in tüketmesine kadar Avustralya'nın sahillerinde historiada en büyük su selleri oldu 100 yılın içinde. 2 kasaba 2 haftanın içinde düştü büyük sular. İnsanlar su sellere sarıldı. 3 saatin içinde insanlar su için altında kaldı. Sen için yatırsın yatakta da bakırsın hani sen kaldın su altında ama sen evin 2. kattaydın. Şimdi hepsi kasabalar sanki cenk içinden çıkmış. İnsanlar hiçbir şey düzeltemiyor. Biz çatıda oturuyoruz 26 kişi. Biz bekleriz bizi kurtarsınlar. Biz görüyoruz ki bizim arabalar boğulur. Ben hepsini kaybettim. Bu bir boşluk. Binlerce insan landı çıksın birkaç kez kendi evlerine. Sydney'de Mart'ta oldu en büyük yağmurlu historiadaki ay. Bütünler boğuldu. Bütünler boğuldu. Bir şehir 44.000 insan yok oldu. Japonya Mart 22. yıl. 20 minutun içinde bir yer depremesi oldu Tokyo'da. Halis onun sentrası oldu Fukushima'da. Haberlerde söylerler hani onun magnitudası 7.5 7.4 şiddetinde. Amerika Birleşik Devletleri Mart-April 2022 yıl. Mart devam eder bizi. Devam etti bizi korkutma statistikasında tornado sayısından. Bu ayın içinde biz belli ettik 226 tornado ve biz görüyoruz bu bir büyük rekor bizim araştırmalarının başlangıcından beri. Haliz'den ben sandım hani ben yürürken ben sandım hani ben çıkmayacağım başa. Biz 5-10 sekundun içinde kaldık koridorda ama sonra ondan hiçbir şey kalmadı. Ben girdim gardırop içine kendi yatak odasında. Ben açan oradan çıktım gördüm hani hepsi kaybolmuş, hepsi yıkılmış. Biz kör değiliz, biz görüyoruz. Görüyorsanız situasyon bizim kontrol altında değil. Bütün sebepler hiç araştırılı değil. Diyor bunun çözümü. Filipinler, April 2022 yıl. April'de Filipinler düştü, geldi Storm Maggie. Büyük yağmurlar yaptı, büyük seller, toprak selleri yarattı. Lake'de. Biz işittik bir büyük patlama, biz kaçtık, kalktık daha üstüne. Bu pek prosto. Biz işittikçe insanlar ağlar da çağırır yardıma. Bizim evi toprak yok etti, toprak götürdü. Ben pek korktum. Uşaklar için korktum, yaptım hepsini. Ama tutamadım kendi uşağımı. Ben su altındaydım. Su, kirlilik, bataklık benim üzerime geldi. Uşağımı kaybettim. Yuar, April 2022. Yaşayan Yuarlarda onlara büyük yağmurlar geldi. Durban kasabanın yanında 48 saat içinde düştü pek çok yağmurlar. Bu bir büyük rekordu. Bu su selleri çok yaşam yolunu götürdü. İstoria Yuarında.
Burada vardı yer de su onları aldı götürdü büyük sular içine. Biz şiderdik nice insanlara bağırardı. Benim babam kim kardeşim savaşta onları kurtarma ama onlar yapamadılar. Onların üstüne düştü büyük bir ağaç. Sonra biz bilmiyoruz nasıl insanlarla ne oldu. Ben isterim siz işitersiniz. Nice ağlar, kendince bağırır insanlar hangileri kaybetti kendi yakınları. Bu pek acı verici işitme. Beş ay geçtikten sonra biz anladık. Onlar gösterir yani bütün kataklizmalar olurlar pek acı verici, anormal. Bu en prost klimatın gösterişleri nasıl olur şimdi bizim gözümüzün önünüzde. Halklar arası komandası olduğu sürece biz yokça yardım edelim bu büyük maçtap oluşlara. Su selleri, büyük karlar, yangınlar, stormlar, tornadolar her kontinentinde olur. Her ülke üzerine aldığı büyük bir ataka bizim düşmanın atakası, klimat. Biz lazım doğruyu görelim. Biz buna hazır değiliz. Вы еще сомневаетесь, что это война? Siz sanırsınız hani bu savaş değil mi? Bu cenk değil mi? Bu pek zor bir durum. Şimdi bütün bunları bizim düşman yok eder bizim evimizi. Su seller hem de bütün toprak bizim yer bacak altımızda yok olur. Biz şimdi uşaklarımızı kaybederiz. Uşak kalır varınca kalsın namussuz. Şimdi birisi kaçkına çıkıyor. Şimdi biz görüyoruz hani var kimde ekmek yok su yok. Da bu pek korkunç bir ölüm. Sen varınca söylersin. Hani seni hem de senin yakınlarını, dostlarını hiç bu dürtmeyecek. Ne kadar da yaşam lazım can alsın bu klimadan yani biz anlayalım, görelim bunu. Şimdi bütün dünya korkuyla bakır nasıl olur Ukrayna'da. Bu bitmeyen bir acı hepsinin için. Bu korkunç bir acı bizim kalbimiz, anaların kalbileri. Kimin oğulları gitti cenge. İnsanlar hangisi ölür patlamalardan ya da ölür yer altında, evin altında kalarak. Cenk Ukrayna'da bu anlatamıyorum size. Ama bu yapıldı o kasabalarda, Ukrayna kasabalarında hangisi bütün dünyada yapılmadı hiç kimsenin. Bütün kasabalarda klimat milyonlarca daha şiddetli. Klimatın yüzünden hiç kimsecik kurtarılamıyor. Şimdi bizi pek korkudur. Hani bütün bu problemalar cenk probleması. Çünkü klimat şimdilik birazcık daha yumuşak. Getirelim aklımıza Bucha, Irpin, Mariupol, hem de bir sürü kasabalar, köyler Ukrayna'da hangileri zor duruma girdi. Kan içinde, cenkler içinde kaldı. Hepsi sanardı hani uğrayacak onların komşu evini ama değil onların. Ama bu hepsici onlarla oldu. Biz bitkiye kadar mı bekleyeceğiz? Açan bizim evimize gelecek düşman da öldürecek bizi.
Da sadece o zaman biz başlayacağız bir şey yapmayın da bağırma karavul. Kaç kere biz bağırardık ve hiçbir şey yapmadık. Olmayacak nereye geçelim, göçelim. Hiç kimsecik bize açmayacak yeşil koridorları. Hiç kimsecik bize yardım yeri uzatmayacak. Çünkü onlar olacak gömülü. Hepsi bizim isteklerimizi hem de canımızla. Hiçbir şey biz yapamayacağız. Biz istemiyoruz bunu görme ama düşman artık bizim evimizde. Artık o bize pek prostluk yapıyor. Bizim ekonomikamızı prostluk yapıyor. Alır bizim evimizi, bizim yaşamamızı. Klimat yok eder. Buldur hepsimizi. Bu sende olmuyor. Bu başkasında mı oluyor? Bu seni hiç mi dürtmüyor? Hiç mi sorumluluk çıkartmıyor? Ama hani bu bizim yaşamamız, bu bizim teritoriyamız. Sen bunu hiç istemiyorsun, kabul etme. Gün yavaş yavaş hepsi seni de yetişecek. Gider büyük ölçülerde bir cenk. Hangisine biz kapayırız gözümüzü? Yapmacık saklanırız o problemadan. Niçin? Çünkü içte, panika içinde biz ondan korkuyoruz. Lazım bırakma, korkma. Lazım olma adam. Hepsi insana karşı. Bir şansımız var. Kurma yaratıcı toplumumuzu. Başka varyantlar götürecek bizi yürüme, bizim planetamızı. Bunlar hepsi boş laflar, bu fakt. Yeter gösterme annesinde bu hiç dürtme. Sana bu ait değil. Siz bilirsiniz mi? Şu bir anda ölüm. Biraz bizi hepsimizi varınca bu dürtüsün. Bu olur bir anda. 30 sekundda yer altında kalır bütün kasaba. İnsanlar yatar uyumar ama sabahleyin onlar artık yok. 30 minutun içinde su doldurur bütün yeri. İnsanlar çıkarlar, savaşırlar, kurtarılma. Kimse pençelerden atlar. Toprak selleri bir anda yok eder hepsini kendi yolunda. Kimse bize söylemiyor bunu. O vakitlerde biz yokunca kurtaralım kendimizi. Hiç kimse bizden hazır değil böyle olaylara. Sadece ofisal haberlere göre bitki 50 yılın içinde sayısı katastrofaların 5 kere büyür. Her gün klimat yok eder bir sürü insan yaşamasını. Hiç kimse istemiyor olma ünlüler sayısında. Biz söyledik uzmanlara, danıştık uzmanlara anlama. Bizim toplumumuz hazır mı böyle katastrofalara? Klimatın situasyası pek değişti. Situasya yangınlarla. Klimatın değişikliği getirir ona hani yangınlar olur daha da yıkıcı. Tornadolar olur kocaman. Ve onlar daha sert ve daha korkunç. Onlar kurtarmak için yangıncılar bize her gün biz bakıyoruz.
Biz biliriz bunun sebebi klimatın değişikliği. Ben bilmiyorum bunun kararları nasıl. Bilmiyorum nice başa çıkma. Bir iş biliyorum. Hani bizim var büyük problemimiz. Bu hepsi katastrofalara aittir, anıları olur bütün dünyada. Anlarsınız mı? Bu kataklizmalar doğanın olayları. O için onlar hiç bize ilişmiyor. Biz hiç bilmiyoruz nasıl onlarla yapma. Bizde hiç bir ket yok para, olmuyor para. Yeterince para hani durgutmak tsunamileri. Biz varınca kurtaralım insanı. İnsanı nereye geçirelim, göçürelim. Hangi teritoriye bize daha rahatlık verecek? Biz hepsimiz müşen, biz hepsimiz zor içinde. Bu halis bugünkü günde problemi. Biz yapınca söyleyelim hani bu bana hiç ilişmiyor. Çünkü ben pek zengin. Tayfun hiç ayırmıyor. Zenginlik, fıkaralık hepsinden geçer, milyonlarca insan öldürüyor. Herhangi bir katastrofayı biz lazım araştıralım da anlamak için nasıl getirecek o. Biz hepsimiz klimatın vuruşunun altında. Biz biliriz bizim düşmanımızı, biliriz onun silahlarını. Nice varınca biz bunu durduralım. Ayrıca biz şimdi paraları harcıyoruz. Niyosuysa hipotezaları nerede 0.004% antropogen 2000 CO2'nin sebebi olur kataklizmalar. Kaçan insanlar olur pek çok. Biz klimat savaşına 11 yıl içinde 5 trilyon dolar harcadık. Şimdi ise katastrofalar günden daha çok oldu. Bizim kahramanlar, bizi kurtaranlar. Ama her zaman o insanlar, kurtarıcı insanlar elde etmiyor. O instrumentları hangisi onlara yardım ediyor. Biz hepsine önem veriyoruz ama hiç hazırlanmıyoruz kataklizmanın değişilmesine. Biz bilmiyoruz nasıl yapalım eğer bizim yerimiz dağılacak. Sen varınca mı bilirsin hani seni gelecekler kurtarma. Şimdi yarım insanlık hiç bilmiyor hani nasıl varınca olsun. Sistemalar da gösteriyorlar hani onlar işlemiyor, çıkmış durumda. Tüketici format içinde bürokrat prosedurları bize vermiyor imkan bunları, bu insanları kurtarma. Yıl vakitte pek önemli anlatma doğru informasyon. Laf söylenir onda hani sistema informasyon vermekle. Çünkü eğer insanlar kabul eder informasyon, o zaman onlar başlarlar bir şey yapma. Biz halis varınca düşürelim katastrofanın ölümünü. Zerrece biz insanlar ilettik, informasyon söyledik. Anlattık, nerede varınca saklansınlar. Bu pek önemli. Orada nerede biz yapmadık. Orada büyük belalar olur. Nerede insan kaybediyor kendi canını. Beni korkuttu. Yürürlük sayısı hem de yok olması. Derece ben sanırım hani bu olaylar vardınca söyleme, vardınca anlatma insana. Da bu tüketici format içinde bütün paralar hükümetin eline düşüyor. Bizim cebimizden alıp bize yardım etmiyorlar. Niçin senin yaşaman, yaşamak senin uşakların lazım
zarar versin başka insan. Bu insanlık dışı. Şimdi büyük bir tragedya başımıza geldi ve bizim başbakan aldı o zamanlar bir tatil. Gitti başka bir ülkeye. Sonuçta bize hiç yardım etmedi. Eğer biz düşünürsek hani bizim hükümetler bize yardım edecek, biz varınca yetişmeyelim, yetiştiremeyelim. Yardım lazım baştan organize olsun. Eğer bir doğru söylenirse informasya varınca ya pek çok yardım alalım ya hiç almayalım. Biz varınca işleyelim böyle sistemle. Şimdi artık var teknolojiler angları yardım eder insanlara pek zor situasyonlarda. Dronlar hangisi yardım eder insana hiç hava duruma bakmadan onlar işlerler. Onun çok datçikleri pek hızlı sensör datçikleri pek hızlı insanları bulur. Su altında olsa onları hemen bulur. Robot yılan o görüyor ne zaman gaz onların var mikrofonları, angları yardım ediyor insanlara kim ölmemiş ama bulunur pek zor durumda yer altında. 9 metre beton altında 5 insana kadar varınca bulsun. Bu yöntemlerle teknolojiler bize yardım eder. Kompleks vasfot hangisi bulur insanı çok uzaklarda. Pek önemli bu kompleks hiç almıyor hükümetin parasını ve insan üzerinden para kazanmıyor. Ama bu teknolojileri insanı yardım etmek için bize vermiyorlar. Bize rejim o tüketici formata göre iyi bir şey değil. Zor kurallar getirdiler bize ona. Hani bütün dünyada yok efektif yardım slujbaları. Bize lazım kuralım bizim toplumumuzu o sistemde hangisi duruyor ayak yüzünde. Hangisi tarihler varınca bütün değişikliklere yardımcı olsun. Klimat değişikliklerine, sosyal ekonomik sistemlerine. Sadece lazım güvenelim birbirimize. Hem de o sistemalar lazım büyüsün her bir ülkede olsun da onlar lazım işlesin de kurtarsın bizim yaşamaklarımızı. Ve bunun pahalılığı onda hani o insanları kurtarır. Lazım olsun bir tek global slujba kurtarıcıları. Hangisi hızlı, uyanacak da yardım edecek, güzel bulma insanı seninle yaşamanı korusun. Bunu biz bence yapalım sadece yaratıcı toplumumuzda. Ya bu pek önemli. Şimdi biz bunu anlatmazsak biz kaybedeceğiz zaman vakitimizi. Sabah yok kime, hem de yok kiminle anlatma. Hiç yok kim sana yardım etsin. Pek önemli şimdi hepsine söyleme bu informasyayı. Yarın senin, sabah senin, hem de senin ailen yaşasın derler. Biz başladık arama kurtarıcılarla insanları hangisi zor durumda kaldı. Evler altında kalmış bir sürü insan, onlar savaşardı, bağırardı, onlar bizi çağırırdı. Ama biz zor durumdaydık. Biz onları çıkaramadık. Tek zor da onları çıkarma o evin altından.
Onların üstüne düştü 5-6 kat. Tayfun zamanında Yolanda'da 2013 yılında ben geldim o katastrofa yerine 4 gün sonra katastrofadan sonra ben Siirt'te yaşamamda gördüm bir sürü yürürlük her yerde ayak altında. Hükümetler hemen hiçbir şey yapmadılar. The pain really went into my heart, and you know the smell of dead bodies are everywhere you go. And it was also very sad because some did not die because of the typhoon. Some died because somebody stole their food. Some died because somebody stole their water. Very you know like something. Bu resipi benim göz önünde kalacak herkes. Sanırım hani bu olmayacaktır da. Tüketici format içinde. Hiç kimse kimsenin adil lazım. Hiç kimsenin işi yok senin yaşamanla. O zaman açan bize lazım pek bir araya olma, bizi ayırırlar. Düşünsenize, bütün bu şiddetler, konfliktler, onlar kazanır bu konfliktler içinde 14 trilyon dolara kadar. Biz harcıyoruz bir sürü vakit başka işlere. Medya bize yıkıyor aklımızı da söyler hani bu normal. Ama bu normal değil. Biz naş yapma kısmı. Hiç mi fikirden çıktık, hiç mi düşünemiyoruz ince lazım olsun. Nice bir bence olsun sivilizasyonlu toplumda. Biz bu kadar para harcandı insanı kurtarmak için. Biz yaşıyoruz öyle bir dünyada nerede hepsi başımıza düştü. Düşünün. Bence biz söyleyelim bu tüketici formatta mı yoksa yaratıcı toplumunda mı bence yaşayalım? Seçenek senin. Saygılı seyrediciler, bugünkü yaratıcılık cümlede kimse düşünmeyen insanlar için. Ama siz düşünürsünüz kendi aileniz için. Biz de savaşları düşünmeye sizin için. Yapın hepsini. Ki insanlar işitsinler bu haberleri. De şimdi varsaydı soruşunuz ne bir önce yapayım paylaşınız bu haberlerle sosyal bağlantılarda. Susmayın. Yollayın. Kendi videolarınızı ne düşünürsünüz, ne anladınız. Bu haberler pek lazımdı. Ki kurtarma sizin hem yakınlıkların yaşamalarınızı. Birlikte kurtaralım bizim yaşamamızı. Pay olunuz bu haberlerle. Teklif edin daha çok insan ki görsünler bu forumu. Çünkü sadece biz birlikte bence bu işi yapalım. Zaman hayır olsun. Biz şimdi gösterdik halis durumu. Ne kadar hepsi serios hem korkunçlu. Ama çoğu insanlar düşünüyorlar. Yerlen benim bir şey prosto olarsa o zaman beni kurtaracaklar. Var öyle hizmetler, angları bunun zanatlanırlar. Var öğrenilmiş insanlar.
Kim lazım beni kurtarsın türlü durumda. Hadi bakalım hangi durumda bulunurlar bu hizmetler. Hepsi onlar ürettikleri. Hangi teknolojilerini onlar kullanırlar. Ne zaman bitki gerek onlar değiştirdiler havadanlıklarını. En önemli kime onlar ilişkili, kimin izinlerini onlar yaparlar. Kimi kurtarma bizim olsa değil bizi. Kasabanın başına mı? Dolayın başına mı? Eğer onlar dinlenmekteydi. O zaman kimi lazım kurtarma? Ne zaman? Belki hiç de kabul edecek karar yollanmama size hatalı durumda hizmetleri ki olmasın panika. Ne kadar böyle olay oldu? Ne kadar istoriya böyle siz işittiniz? Çoktan bu iş oldu Brezilya'da. Da şimdi cevap edin kendinize bir soruşa. Halis mi sizi hatalı olaylarda hizmet kurtaracak? Ne kadar sizin real şanslarınız kabul etmeye yardımı? Da tutunuz aklınızda hani vardı olaylar açan hatalı olayların hizmetleri ilkten kurtararlar zenginleri, onların varlığını. Da bence lazım halizden olsun. Lazım olsun dünya, birleşik dünya hatalı olaylar durumu. Kurtarmak hizmeti. Hangisi de lazım olsun ilişkili kuvvetlere, bürokratlara. Kendi uzmanlar lazım kabul etsinler karar. Kimi kurtarma, kim ne zaman bu işi yapma. Niyeti kötülük olmasın da lazım savaşma, kurtarma. Kim de savaşmasın yardım etme. Niyeyle karşı geleceğiz bu an yetişmeyecek kime? Yetişmeyecek su. Onun için ağaçlık, bu halizlik bugünkü güne. Ne için? Okuyunuz bilgi kağıtları, pandemiye, cenk, ağaçlık. Bu size bir şey mi aklınıza getirmiyor? Bakın ne olur dolayda. Bu 10 insanlar dil bir kere geçirdiler. Hepsi Prost. Cenkler, kataklizmalar. Ama yoktu en kötülük ne kadar açlık. Sadece getiriniz nevancı yapsın insanlar hangileri karşı gelirler açlıkla. Yıl Gaiti. Ben bitmeden kataklizmalarda insanlar açlıkla karşı geldiler. Açan inildi hepsi hayvanlar. Yapraklarda fidanlarda kalmadılar. İnsanlar çekettiler yemeğe, toprağa. Savaşardılar. Doldurma kendi karnısını. Yemen 2022 yıl cenk hangisi bitmerse 200 yılın içinde getirdi büyük açlık krizisi. Hangisi çıkışı oldu 5,7 milyon insan. Hangileri açlık uğrunda oldular. 2,5 milyon onlardan uşak. İsterim ekmek, başka bir şeycik. Niçin insanlar vermerler? Niçin sıbıdırlar? Bugünkü dünya bu tiyatr. Planetanın bir tarafında insanlar binlerle ölürler açlıktan. Planetanın bir tarafında 2,5 milyon ton yemek sıvıdılar. Yetişmeden tükenlerin sergenlerine. Eğer o yemeği vereydiler hepsi insanlara, anglarına lazım. O zaman her bir insan kabul edeceği de 100,5 kilogram yemek her gün. Biz şimdi varınca dağılalım kendimize yemek, hem sıvıdalım, kullanmadık yemekleri. Ama hepsi bu yakınlarda değişilecek. 2020-2022 yılların içinde pandemiye getirdi ona hani yemek mallarına pahalar kalktılar 45%. Ama buna bakarak ziyadelendi açlık, aç insanların sayısı da bütün dünyada.
böyle büyük devletlerden Amerika, Avrupa'nın devletlerinde çoğu insanlar bunu çoğu insanlar bununla karşı geldiler. Amerika'nın çiftçilik ministerlik haberlerine göre 38 milyon insandan ziyade, Angların içinde 12 milyon uşak karşı geldiler açlıkla Amerika'da. Şveycarya'da 2020 yılda 722 bin insan yaşarlı fukarilikte. Sıcak mı? O yemek mi? Şak mı? O yemek mi? Kiralık mı? Yemek mi? Ne sen ayıracaksın? Milyonla insan zengin devletlerde karşı gelirler açlıkla. Her gün kabul ederler zor kararları. Sadece 2022 yılın tüketmesinde dünyaya geldi yeni köstekler yaşayan insanlara dini. De büyük kurumlar angıları lazımdılar korusunlar bizi açlıktan hem fukarilikten söylerler. Hani büyük dünya durar ta bir yemek katastrofanın yönünde. Bugünkü tüketicilik formatında pandemiye, ekonomik krizisleri, cenkler ta bir povod ki bu pek iyi biznes angısı getirir büyük gelirleri. Açan 99% insan giderler fukarilik uğruna. Da lazım düşünmeyen kimse, ta kimse de bunda meraklanır, hani durum değişilsin. 22. yılın oluşları gösterdiler ne kadar biz birbirimizle bağlıyız. Problemaların çıkışları bir devlette, içerileri bütün dünyaya. Biz birbirinin cenk ederken, koyarken sanksiyaları, yemek embargolarını, insanların sayısı angısı açlıktan ölür, zedelenir. Bizim planeta bu vakitte gelir ekoloji kolapsına. Kuryerler, su sızıntıları, erozya, değişilir bizim topraklar. Da bu getirir ona hani çok yerler, onlar ölen insan orada yokunca yaşasın, yokunca büyütsün emek mallarını. Kendi bunda bellidir ta kendisine temperatürün değişilmesi, sezonların değişilmesi, büyük yağmurlar, kuraklık getirir ona hani alınmıyor büyük bereket. 2050 yıla araştırıcıların bakışlarına göre lazım olacak dünyada 50% yemek malları taziyede ki doyurma 9 milyar insan. İyice bir sonları varınca bu kadar insan doyuralım böyle zor durumlarda. Ama bu sadece klimatın değişilmesinin ilk stadiyası. Kataklizmalar, olacaklar, ağaçlığın sebebi, su bulutmaları, uraganlar, vulkan patlamaları, angları değiştirirler birbirini, yaparlar öyle hani bizim toprakta yokunca bir şey büyütmeye, yokunca orada yaşama. Şimdi bize pek lazım yemek, su, hem ilaç. Yok para, onlar da bize yardım etmişler. Bizim adada yokunca bir şey alma, hepsi dağıldı. Çünkü bizim insanlar tutamayla balıkta. Hepsi bir tane vardı kırık. Şimdi biz içeriz sadece yağmur suyunu. Onun için hepsi hastalanır. Bizim dünya angısı şinyanı vardı. Türlü zor durumlarda kalmır öğrenci vardı. Biz yaşarız illüzyalarda da kaparız gözlerimizi ne olur uzakta bizden. Ama biz yokunca gidelim ondan hani değişecek klimat. Bize gelir kataklizmalar, değil bütün hepsi devletlere hem planetin dolularına. Bu yakınlarda her birimiz karşı gelecek açlıkla. Devlence Gaiti'de, Yemen'de, Filipin'de olacak bütün dünyada. Bu bizim geleceğimiz. Hangisi bizi bekler? Yarın biz bir şey değiştirmezseydik. Biz varınca oturalım da bekleyelim. Hani kimseyi de
alacak üstüne bu kararların çözülmesine, bu problemlerin çözülmesine, halklar arası kurumlarda, hükümetlerde, ama açlık gelecek bizim elimize kimsin? Olmayacak kişi bize dini. Herkes yapacak kendi işini, savaşacak kendisini kurtarma. Da bu bizim tüketicilik formatın kökeni. Biz hepsimiz pay edildik. Da her bir kendi kendisi için. Da böyle anlaşmak birbirine, böyle zor vakitlerde getirecek ona hani biz kendi kendimizi öldüreceğiz. Da her bir insan hangisi düşecek zor yaşamak durumuna bilir. Hani yardım hem tutturmak gelir insanlardan. Da sadece biz birlikte varınca çözelim bu problemi. Çözülmedik problemaları da herkese anlar hani böyle durumlarda ne kadar lazım ne? İnsan bağlantıları hem yanında bulunan insanın yaşaması. Biz bugün o kadar birbirimize bağlı, hani yokunca çözme global problemlerini yalnız. Sadece birleştiğinin biz varınca bulalım çıkışı, kurtarmak çıkışını hepsine dini. Çıkış, hangisi yardım edecek bize yaşama gelecekte. Ama kurmaya başka dünyayı, başka cümleyi. Nerede insanın yaşaması olacak en önemli. Da nerede olmayacak açlık, fukarelik, cenklik, yaratıcılık cümlesini. Şimdi birçok insan bakırlar da anlamırlar. Niye kadar bu önemli? Açlık durumu değiştirir insanın aklını. Anlarız mı biz? Nasıl biz varınca yapalım, açan biz karşı karşıya çıkarız bu açlık içinde, kendi susuzluk içinde. Sonra birazdan olacak pek zor bir interview. Siz onu internet bağlantılarında varınca görersiniz, bularsınız. Kendileriniz varınca görersiniz. Siz hiç bilmezsiniz nasıl yaşar insan, hangisi aç. Söyler size. Hani sonraki interview, zor interview. Benim adım Gustavo Servino. Ben 16 yaşayan 16 insan arasında birisi hangisi kurtardı katastrofadan kendisini. Biz tatile giderdik Monteo'dan Santiago'ya. Ama maalesef öyle de gitmedik, düşmedik oraya. 600 kilometre saatte biz vurulduk vulkana. Uçak 1000 parça oldu. Ve biz düştük. 4400 metre yüksekliğinde. Biz yaşadık 73 gün, 73 gece. Savaştık yaşamakta kalma. Hava temperatürası -30, -40'tı. Soğuktu. Hepsimizden biz toplam kaybettik 10 kilo. Bir gecede bizim organizmamız pek zor duruma geçer. 36 gradustan düşer de bir balon gibi açan balon patlar, yavaş yavaş iner. Öylece biz de bizim güdemiz de yok olardı. 36 gradus altında insan varınca ölsün. O yükseklikte yoktu ne ot ne hiçbir şey. Yıldan biz yavaş yavaş küçük şarap içerdik az ya da arakisi yerdik.
çikolata yerdik. Biz öylece krem de yerdik, savaşardık kalma yaşamakta. Biz anlardık hani biz lazım karar verelim, hani biz lazım yaşayalım. Biz yaptık bir anlaşma, hani biz bir komanda. Ve biz söyledik hani eğer birisi ölerse hep kadar biz lazım kalalım yaşamakta. Biz seçen bundan kabul ettik bunu. Biz başladık düşünmeye. Nice biz varınca buna gelelim. Biz anladık hani biz psikolojik olarak lazım kendimize söz verelim. Dini bir tabu koyalım. Söyleme o ayrı ama kendi elinle bir şey yapma o zor. Bizim güdemiz zor. O ölü kişinin güdesi buzluk içindeydi. Biz o güdeyi, o donmuş güdeyi yavaş yavaş savaştık bölme. Yıldan biz kestik donlarını. De bir koyunu gibi biz başladık o güdeyi parçalama. Var iki iş. Hani ben isterim size söyleme. Açlık yok. Açensız hiçbir şey yemiyorsunuz. Bizim güdemiz başlar anlama. Hani biz o kadar da istemeriz yeme. Bizim güdemiz çıkarır ferment, protezi, lipaza. Sonra biz isterdik içme. Biz alardık. Buzları kemirerdik. Biz pek isterdik su içme. Biz içerdik de hemen de kaleye giderdik. Zerrecim o suyun içinde yoktu tuz. Biz o suyu içerken, o donmuş suyu içerken biz pek çok madde kaybederdik bizim güdemizde. Biz bittik. Biz yavaş yavaş zorluklar içinde, acılar içinde savaşardık kalma yaşamakta. Pek zor işler geçirdik. Ama bizim başka seçeneğimiz yoktu. O için biz bunu kabul ettik. This is the kind of suffering people go through when they are faced with the problem of hunger. Böyle zorlukların içinden insanlar geçir, açan görür zorluk, açlık zorluğunu. Düşünün, 30.000 insan ölür açlıktan her gün. Var fakt hem statistika ne kadar büyük problem oldu bu açlık probleması. Bu öyle olmamalı. Biz varınca doyuralım her bir insanı. Var öyle teknoloji. Hadi bakalım öbür videoyu. Her gece 811 milyon insan uyarlar aç. Dışından 38 dünyanın devleti bunlarla açlık kenarında. Pandemiya vakitinde, ekonomik kriz, klimat katastrofalarının vakitinde, cenk vakitinde Anglar vancı getirirler ona hani milyonlar insan vancı kalsınlar aç. De sen inanırsın mı hani onun arasında olmayacaksın sen. Tüketicilik formatın cümlesinde açlıktan büyük sigortalı kimse değil. Ne için? Hadi bakalım teknolojileri angları büyün var. Biri onlardan vertikal firmaları. Onların var büyük önemli toprakta büyüden firmaları. Ona verilir 300 kerede daha çok yemek hem 30 kere bereket bir yılda. Onlar kullanırlar 95% daha su, 80% daha az toprak. Onlar verirler kolaylık büyütme türlü kulturaları bütün yıl kullanmadığının pestisitleri. Onlara birlik merhaba. Yer nerede bulunurlar. Onlara lazım
harcamaklar lojistikaya, bereketi varınca toplama Antarktida'da. Onlar verirler kolaylık büyütmeye balık, zarzavatları, bir kapalı tıkılda. Balıklar yardım ederler büyüsün, büyümler. Doğu varınca işlesin, olmadığından onda gübürler. Onlar kullanmıyorlar pestisitleri, az su kullanırlar. 1000 hektarda varınca toplamayla урожай kadar 2 hektar kırda, hem 20 hektar prutta. Varınca çalışmak tropiklarda, kuraklık yerde. İnsanlar büyü derler, lokmayı soluktan. Bu değil fantastika. Fin kompanyası kurar zavodu, nerede yapacaklar soluktan da kazandı etapın ilk konkursunu. Biz gösterdik sadece bir iki teknolojileri. Anbün varınca çözsünler ağaçlık problemasını. Bir kere hem bütünden. Böyle teknolojilerin ilerlemesi hem geliştirilmesi yardım edecek insana vermeye yemek bakmadan krizlere hem katastrofalara. Yardım edecek büyütme yemekleri bakmadan klimata nerede onlar yaşarlar hem toprağa. Bu bizim geleceğimiz her birimize dini. Yaratıcılık cümlede de bir insan hiçbir devlette de yatmayacak uyuma aç. Biz kendimiz insanlar bir evde çalışacağız hem kararlayacağız. Neyse teknolojileri geliştirme. De o verecek bize kolaylık ilerletme hem kurma bizim kararlarımızı. Ben pek isterim yaşama yaratıcılık cümlede. Sen ne? Friends, as you see, the information presented today is vital for all of us. Siz görüyorsunuz hani haberleri angılarını siz işittiniz. Bu yaklaşır hepsine. Paylaşınız kendi fikirlerinizle internette. Yollayın bize dini. Bizim saytımıza dini. Çünkü sadece biz kendimiz varınca çözelim kendi sorularımızı, problemlerimizi. Yıldan zedelenen halklar arası kurumları angıları yardım ederler, çözme bu soruları. Nereye giderler? İnsan paralardan hiç bu problemler çözülmezler. Makar var böyle teknolojiler. Hadi bakalım nasıl işlerler yardımcı organizasyonlar. Sen sanırsın seninle bu hiçbir kötü olmayacak. Ama o insanlara hepsini yaptılar. Bütün dünya yardımcısını yaptılar da onlar şimdi koruma altına. Şimdi Haliz'den var bir sürü fond hem de kuruluş hangisi yardım eder insanlara. En büyük onların Birleşmiş Milletler Kuruluşu hangisi yardım eder insana. Onlarca yıldır büyük tribunlardan lozungların güzel sözler söyleniyor. Biz istersek o büyük söyleyişlere sanırsan bir eşlik de biz hepsi problemleri çözeceğiz. Bütün dünyada kalmayacak ne fukara ne de aç insan bitecek bütün cenkler. Bu ilgide onun altında işleyen yüzlerce halklar arası organizasyası nerede dünyaca problemler çözülür. Her bir büyük probleması olur büyük organizasyon. Her gün milletler onun insanları ödüyorlar büyük paralar organizasyon içinde. Fakt olarak insanın paralar bizim cebimizden.
Bu vergiler kalkıyor 54%'a kadar. Hangi sonuca biz vardık bu zaman içinde? Büyük miktarda para yollandırıyor insanlara hani çözme açlık soruları. Büyük dünyaca programlar, köylerde organizasyonlar yardımcı olur. Belki 10 yılın içinde toplandı. Nerede yaklaşık 80 milyar dolara kadar. 690 milyon kişi hem de 750 milyonlarca kişi yok ne yemeleri ne sıraları. 841 insan açlık içinde 230 yılına kadar kalacak. Bu dünyaca söyler insanlar hani dünyaca daha çok kişi kalacak yemeksiz Amerikan Birleşik Devletleri'nde. Ve bizim var sorularımız. Nice olur hani bu problema daha büyür gün günden. Hadi bakalım. Daha bir problema. Problema kaçkınlarda. 10 yılın içinde kaçkınlık sayısı 2 kerede büyüdü. 20. yılında o 82,5 milyon insan oldu. Bu problemle baş ediyor. Bitki 10 yılın içinde o problemi savaşlarla çözme. Hadi bakalım hangi yardımı onlar yaparlar insanlara. Kendi sitelerinde onlar anlatırlar. Hem büyük bölüm söylenir ona hani bütün bu humanitar yolları yardımcı olur insana. Biz yaparız çok strateji yani insana yardımcı olsun. Bir sürü yardım veririz ona kimin pek ihtiyacı var ona. Pek soğuk gecelerde ya da pek sıcak günlerde bizim yardımımız pek yardımcı oluyor. İnsanlar yaşıyorlar öyle kasabalarında nereden lagerler oluyor. Bu sadece bu kurumlar bir toplum bütün bu finanslar ödenirse bu problemi hiç kimsecik çözmez. Kendi OON strukturasına göre pek güzel gösteriyor. Hani trans korporasyonlar oluyor. Bu kampanyalar kendi başka kampanyalarına yardımcı olur. Da onlar yaparlar business. 2000. yılında OON harcadı bir sürü milyar dolar. Pek büyük harcamalar yaptılar. Şveycarya'da onlar 871 milyon dolar harcadılar. O parayla biz vardığınca kuralım, çok teknoloji yapalım, 174 bin ev kuralım. Kaç tane ailelere yardımcı olacaktı bu evler? Yeni evleri kurmak için onlar girmiyor onların yardımlarına. Nasıl biz elde ettik? Bir sürü organizasyalarına biz inandık hani bize yardım edecek, bütün insanlığın problemlerini çözecek. Onlar bize sıradan business strukturu yaptılar. Onlar gösterdiler hani onlar bizim problemimizle ilgilenmeyecek, kendi ceplerine işleyecek.
Bunda bütün pahalılık ya da zorluluk tüketici format içinde. Bunların amaçları yok. Bunlar bütün prensipleri tüketici format prensipleri. Ölüm halinde yatan insanları hiç kimse düşünmüyor. Eğer biz cezalandırırsak bir insan ya da birkaç, o bizim problemimizi çözmeyecek. Hep o kadar onlar devam edecekler bizim yaşamamızın üzerine para kazanma. Bu tüketici formatın başında biz duruyoruz. Da bu durum ona getirecek. Yani biz hepsimiz katastrofalar içinde kalacağız. Hangi yardımı biz kabul edeceğiz? Küçücük bir parça prezent mi yoksa birkaç tane şişe su mu? Bu informasyada hangisini siz gördünüz şimdi videoda, o varınca pek yeni olsun çok insanın için. Ve hepsimize bu pek şok yerine getiriyor. Bu iceberg'in sadece başlangıcı. Bu organizasyon yardım eden bir grupa değil. Ama bu bir business, her yerde her zaman insan para kazanır. Daçan bu paralar verilir bu durum için hükümet bize yardımcı olmuyor. Biz vergi veriyoruz bizim hükümete ama hep kadar bize yardım etmiyor. Onlar hep o kadar bizden istiyorlar daha çok. Reklamlar, mektuplar, bu kampanyalar, internetteki kampanyalar yapılır o için. Hani siz kendinizi kabahatlı görersiniz. Ve bu organizasyonlara yardımcı olarsınız, insanları size verirler acılık. Size gösterirler, hani siz kabahatlısınız da sizi motive eder onlara para verme. Bir iş lazım, hepsimiz görelim, hani bu schema başlayacak, durduracak kendi işlemesini. Ayrıca bu problema yok olacak. Da burada biz açıklarız konfliktin doğruluğunu. Yok problema, yok para. Az problema, az para. Ama biz görüyoruz, hani biz hiçbir problemi çözmedik. Da oldu daha da çok problema. Doğru bakalım bu işe. Bu tüketici formatının içinde biz pek sınaştık. Atma başkasının, yükleme başkasını. Da ne kadar rahat oluruz, hani o kadar çok organizasyon var, hangileri yardımcı olacak insanlara, hangileri ağaçlığı durgutacak, cenkleri durgutacak, klimatın değişikliğini durgutacak. O kadar sevinirdik, hani bu tür problemalar bizim defterimizden çıkacak. Biz anlamardık hani. Bizden beklerdiler, biz hep bizden beklerdiler, yani biz onlarla bir olacağız. Da maalesef biz öyle de yapıyoruz. Yaşarız öyle bir durumda, hani biz yapıyoruz, onlara karşı çıkmıyoruz, onlara yardım ederiz, bizi öldürme. Ama seçenek bizim. Biz bunlara yardımcı olacağız mı, yok etme insanlığı, yoksa biz kuracağız kendi yaratıcı toplumumuzu, yerde insan yaşaması pek pahalı olur. Biz lazım net anlayalım, nasıl biz isteriz. Bu problemi kökten çözelim. Biz halis lazım verelim bu organizasyonlara para mı, yoksa indirelim çıkışlar CO2 atmosferasına mı, yoksa bu bizim yaşamamızı kurtarmalıyız mı? Ben şimdi isterim size seslettirme bir önemli doktor Chuck Addis. Hepsi kim inanır insanın yaşamasına,
Onlar dağıtılmış birbirinden ayrı. Bir sürü point var, bir sürü kuruluş var. Onların var kendi amaçları. Birileri insanlar için, uşaklar için yardım etmeye isterler. Hangisi hasta, diğerleri karılara, hangisi seks şiddete düşmüş. Şimdi bir sürü binlerce organizasyon var, kendi kafasına göre işler. Ve biz görürsen onlar hiçbir şey yardım etmiyor. Ve biz onları kazanamayız. Bizim şansımız yok. Ben yaşarım Santa Barbara'da. Da burada işleyen 900 organizasyon. Onlar birbirinden hiç kolay etmiyorlar. O kadar çok insan gidiyor organizasyaların içine. Это некрасиво получается. Ты меня понял? Не надо, у тебя же будут становиться хватит хлеба. Yarın biz toplarsak hepsini bir araya da göstereceğiz. Nice biz savaşa yardım etme. Biz karınca bunu yapalım. İsterim anlatmak size kendi yaşadığımdan. O insanlar kampanyada, bütün dünyada kampanyalarda prost insanlar değil. Onlar halis yardımcı oluyorlar insanlara. Ama onlar pek korkuyorlar, hani onların uşakları sabah bence oynamasınlar dışarılarda, sokaklarda. Biz artık biz artık başkasının tarafından kurtarılar mıyız? Onların uşakları oturacak evlerinde, bilgisayarda, kompüterde oynayacaklar. Onlar yokunca çıksınlar dışarı, seyredeceğim. Güneş onları sıcak da onların kanseri olacak. Niçin böyle oluyor? Bütün bu sistem onlara öyle yapıyor. Onların seçenekleri yok. Ayrıca siz bir müdürseniz, siz kabul etmirsiniz o parayı, bütün aksiyalar düşecek. Sizi de işten çıkaracaklar. Onların seçenekleri yok. Bütün sisteme yükseldik hepsimizi. Ve biz sistemin altında kaldık. Biz prost insan değiliz. Biz o sistemin altındayız. Biz nasıl varınca yapalım? Biz lazım değiştirelim sistemi. O için bu sistemi değiştirmek için biz lazım politikacılardan daha güçlü olalım. Sistemi sen yokunca değiştirersin. Geleceğim politikayı anlamazsın. Politika bize gösterir, anladı. Nice biz bence yardım edelim. İnsanlar birlik olur. İnsanlar seslerini verir. Elbette biz sistemi değiştirmezsek hiçbir şey olmayacak. O sistemi değiştirmek için biz lazım bütün politikaları kendi tarafımıza çekelim. Bu politikalar bizim tarafımıza geçsin diye biz lazım birlik olalım. Ama insanlar anlamıyor. Onlar isterler, korkarlar uşakların için, çocukların için, mamusun için, babasının için ama onlar görmüyorlar ne halizden olur. Nice değişirler bizim dünya. Daha kötü olur. Demokrasiya başka işlemiyor. Siz sanırsınız burada Amerika'da var demokrasiya mı? Kendinize yalan söylemeyin. Business dünyası bizimle kurulur, bizimle oyun oynar. Dünya olur pek zor. Demokrasiya işlesinden. Bizim diktatüramız da işlemiyor. Bize lazım yeni sistem. Hepsimiz isteriz değiştirmeye bu dünyayı. Ama hiç kimsecik yapmıyor bir şey. Da hiçbir şey olmuyor. Eğer biz yapıyoruz demonstrasyada, yakarız bizim tekerlekleri. Ama bu yardımcı olmayacak bize.
Naşı bize lazım. Biz lazım topluluk olalım. Bu platformanın üzerinden biz lazım insanlar lazım söylesin. Bizim var topluluğumuz, yaratıcı toplumumuz Amerika'da, Santa Barbara'da, New York'ta, Kiev'de. Şimdi hadi başlayalım işlemeye beraber. Ben pek sevinirim hani var yaratıcı toplumu, hangisi bize yardım eder. Koyar amaç yönüne de o amaçlara gelir büyük hedefler. Ben sağ ol size söylerim. Thank you, Dr. Adizes. Sağ olasınız, Dr. Adizes. Sizin araştırmalarınız pek doğru. Bu kadar organizasyon var da hangisi savaşır her bir işi yapma da hiçbir şey yapamıyor. Sanki bir düşmana karşı çıkar ama ayrı yapıyorlar bu işi. Onlar çıkacak mı başa? Çıkamayacak. Onlar çıkacak başa sadece o zaman açan birlik olacaklar. Hepsini açan topluluklar. Şimdilik fakat olmuyor bu iş. O zaman biz görüyoruz yani düşman bizi üstler. Bu gösterir ne kadar biz güçsüzüz bu düşmanın yönünde. Hadi bakacağız videoyu. On the evening of December 10th and the night of December 11th, Akşamleyin Aralık ayın 11'inde Amerika'da batı bir yerde geçti bir yıllık tornadonun üzerine. Büyük rüzgar kaldırdı yukarı evlerin parçalarını. Bunu bu pek büyük bir rekor smaşı oldu Amerika'da. En büyük sorunlar çıktı Kentucky'de. Ben o kadar zor kendimi görüyorum. Ben dün akşam geldim eve de onlar hepsi bağırdı. Birçok insan dün zorluk içinde kaldı. Ben kendi karımı arıyorum bu yıkıntılar içinde. Birçok insan biz insanları kurtarma savaşardık. Ayakta savaşardık yapma operasyon. Bu pek zordu. Bu pek kötüydü. Hepsi insanlar ağlardı. Ben tutardım birini bir elinde, öbürünü öbür elinde. Ben yoktunca bakayım, ben bakamazdım kendi uşağıma, 3 yaşındaki uşağıma. O ağlardı, sonra başladı, sonra sustu bir anda. Sonra ben düşündüm hani o öldü. Ama öldü, o ölmedi. Benim 3 yaşındaki uşağım susardı, ben onu hiç işitmedim. Geçen gece ben kızımda evdeydim. İstedim uyuma. Ama uyuyamadım. İşittim sirenaları hem insanları, hangileri yardım çağırırdı. Bir karı bağırırdı. Dışarıdan rahattı ortalık. Vardınca işitme iyice iğne düşer. Hiçbir rüzgar yoktu. Ve bir anda pek uzaktan büyük bir ses geldi. Sanki tren sesi. Hepsi başladı dönme. Geldi büyük rüzgar. Böyle bir büyük ses vardı. O suskunluk içinde sanki bomba atılmış. Gökyüzünde gördük bir büyük varonka. Ben bağırırdım kendi uşaklarıma, inin aşağı.
Bir anda kulaklarım içinde bir buğultu. Sonra gördüm gece benim evimden pençeler çıktı. Bizim evimiz başladı depreme. Hiç bilmerdim biz kalacağız mı yaşayacağız mı? Ben düşünmüyorum hani kimse hazırdı. Birçok insan değildi gatov, değildi hazır. İnsanlar hani kaybetti kendi evini, onlar da değildi hazır. Hiç kimse hiçbir zaman düşünmüyor hani böyle işler varınca ondan olsun. Hiç kimse değildi hazır buna. Ama neden bu tornado saat 10'da sabah Sakir'de başladı dönme. Onun belliydi yolu. Niçin başlamadılar insanları çıkarmaya kasaba içinden? Bu kasaba pek büyük şiddetli gördü. Dağınıklık içinde kaldı. Pek büyük bir tragedya. İstoryada. Onlar tornadoyu bilerdiler hani gelecekler. O fabrika işlemeye devam ederdi. İnsanlara vermediler gitsinler eve. Aralık ayın 10'unda ben o fabrikadaydım. O kocaman büyük bir ev, zavod yerle bir oldu. Zavod içinde bir sürü insan vardı. Savaştık o insanları kurtarma. Onlar bağırardılar. Sizin yüzünüzden bütün tavan üstümüze düştü. Biz geçen gezerdik, onları arardık, lazımdı pek yavaş gezelim. İnsanlar traktörlerle işlerdi, onlar lazımdı baksınlar hani bir yerde kurtarma isterse de öbür yerde öldürmesinler. Küçücük bir bölgede ona savaşardılar, yaşamakta kalma. Onlar bağırardılar, hani durgunsunlar. Bu pek zor bir durumdu. Ben kapadım gözlerimi, ben işittim bir sürü insan bağırardı, çağırardı bizi yardıma. Ama sen anlıyorsun hani sen hiç kimsene yardımcı olamıyorsun da sen lazım kendi kendini koruyarsın. Vardı insanlar anglarını yer altından çıkarardılar, kırık. Onların güdeleri kırılmış her taraftan. Klimat. Bu düşman öldürüyor bizi. Onun gücü pek büyük. Da bu sadece başlangıç. Açan biz daha değiliz hazır kendimizi kurtarma. Söyleyin, size yarar mı? Nasıl biz yapıyoruz? Hani biz toplarız, yerlerden kaldırırız birbirimizi. Klimat gelir hepsimizi alır, canımızı alır, bizi alır. Bizim yaşamamız tüketici format içinde hiç pahalı değil. İlk hafta açan bu işler oldu. Ben araştırma grupdaydım. Biz arardık. Bir küçük kızcağızı angısı benim kızımla beraber dostluk yapardı. Ben onun ailesini bilirdim. Onun bütün ailesi öldü tornadoda. Hepsi 7 kişi, uşaklar, mahalleleri, mamusu, babası hepsi öldü. Tornadodan sonra biz kaldık. Biz hepsini bulduk ama onu bulamadık. Açan tornado geçti. Benim de benim uşaklarım gittik kızcağızı arama. Biz başladık oradan yerde o işlerdi. O yaşardı. Biz çok yerde gezdik, aradık, rubaları aktardık, yerleri aktardık. Başka yerlerden ertesi günü biz bulardık birçok ölü insan. Açan biz bulduk o küçücük kızcağızı. Onun güdesi ağaca sarılmıştı. Neden sanıyorum hani bu en büyük kötülük angısında vardınca insan yaşasın bu dünyada. Açan sen ağrırsın, yalvarırsın Allah'a hani bulalım insanı yaşamada
Ama biz sonra bulursun onu ama o sarılmış ağaca ölmüş. Bütün meydan, bütün bu kasaba yok edilmişti kökten. Güle hani ben lafla anlatamıyorum. İnsanlar her tarafta gezerler, savaşırlar bulmak kendine yer nerede var ne kurtarmak. Benim kocam savaştaydı, cenkteydi Irak'ta. O için bu çok yıkıntı gördü. Burada gezerken dedi sanki o cenge gelmiş. Bu katastrofa pek çok bizim korku içimizde bıraktı. Bizi acı içimizde bıraktı. Eğer sen insansın sen de bunu duyacaksın. Bu pek prost. Bu can çekici. Ben sadece isterim anlatma nice zor, nice acı içinde bunu görme. Affedersiniz ben bunları aklıma getiriyorum. Bana pek zor. Affedersiniz. Şimdi bizim durumumuz, biz buna inanmıyoruz. İnsanlar isterler bilmez. Nerede FEMA? Nerede kırmızı kruça? Nerede onların yardımı? Nice onlar varınca kabul etsin paralarını. Şimdi ben görüyorum hani bütün vakit bütün bu paralar gider kırmızı. Nereye bu paralar gidiyor? Biz o paraları elde edemiyoruz. Biz bir şey almıyoruz. Sonra da size açıklanınca bize söylediler bu firma. Hepsini nasıl biz isteriz size yardım etme, kredi verince size verelim. Nasıl ben yapayım o kreditle, onun prosenti pek büyük. Sen ne bilirsin, nice sana hükümetler varınca yardım etsin. Onlar yardım etmiyor. Onlar yardım eder sadece onlara kimi onlar seçerler. Angları onlara gösterirler, gösterici fotolar. Ama başkalarına hiç kimse yardımcı olmayı istemiyorlar. 5% insanlar aldılar herhangi bir yardım tornadodan sonra. Öbür 95% insan hiçbir şey almadı. Biz bilmiyoruz nasıl doğru yapma. Açan korespondentleri çıkardılar kasabada ve pek büyük bir haberlik tornado hakkında susuldu. O zaman insanlar anladı nasıl oldu. Affedersiniz ama bu insanlar daha çok ne kadar gösterir bütün medyalar. Yerlicem siz bulunarsınız orada siz doğruluğu görüyorsunuz. Çoğunluk gibi ben biliyorum onlar yaşıyor pek zor zamanlar. Ben isterim bütün insanlar bütün dünyada bilsinler. Hani klimat hiçbir zaman size vermeyecek doğruluk. Siz koruyamayacağınız kendinizi. Sizinle de böyle iş varınca olsun. Herhangi vakitte, herhangi zamanda da daha da prostluk olur. Buna bakarak ben görüyorum hani situasya klimatın değişikliğinden daha kötü oluyor, daha prost oluyor. Hükümetlere hiç sorun değil. Onlar hiç düşünmüyor. Kaç insan ölecek, kaç yer yıkılacak. Onlara keyif o. Da bu benim fikrim. Hangisini ben burada gördüm, burada yarattım. Etki ayda. Bizim yaşamamız tüketici formatta hiç pahalı değil. Ama niçin biz bence anlatalım hani dünyada onlar anlatırlar hani onlar boyamışlar bayramda. Kimler bir büyük katastrofanın adına onlar bir lafla varınca geçsinler.
Bizim yaşamamız o bir iki laf değil, bir internet üzerinde. Kataklizmalar büyür. Da ahmak da bence diyorsun nice bu işler olur. İnsanın yok olmuşu var nice büyüsün yüzlerce, binlerce kereden. Biz bence görelim nice bizim uşaklarımız bence büyümeyiz. Bunu mu biz isteriz? Biz artık lazım kalkalım, bir şeyler yapalım. Ve bize insanlara lazım birlik olma, da yardımcı olma, hani hükümet yapsın bize yardımcı olsun. Hangi ülkede sen bulunursun önemli değil. Eğer biz toplanmazsak, da durgutmasak bütün prostlukları, da biz başlarsak bütün gözümüzün isteğini geçelim, gösterelim insana, nice biz lazım değiştirelim bu situasyonları. Böyle bu değişiklikler lazım gösterilsin. Bakın. Bunu biz sadece bence yapalım, bizden başlıyor. Hepsi bizden başlıyor. Pek çok insan şimdi düşünüyor. Ben, bana. Egoist sendroması. Ve ben duyarım, da onlar duyarlar kendilerini, onlar doğru hiç düşünmüyorlar geleceğini kendi uşakların. O insanları anılarıp gelecek onlardan sonra. Bu pek prost. Ben isterim bilmeye, hani benim Allah beni buradan alınca, benim uşaklarımda ya da benim öbür uşaklarımda daha ise yaşamaya gelecekler. Daha ise yerlere gelecekler. Ve bizde olmazsa o birlik, o sevgi, o saygı hiçbir şey biz yok nice yapalım. Tenaş lazım yapsınlar insanlar. Lazım başkasına bakmak, kendi dostuna ya da komşusuna lazım söylesin. Sevgili dostum ben beğenirim seni, ben istiyorum senin yaşaman silah olsun. Bu benim için pek önemli. Yarınki gün olsun senin için daha ister. Biz de lazım düşünelim onların prostluklarının için. Biz lazım verelim bütün sevgimizi da yardımcı olalım. İyilik bir lazım ödensin. İsterim Süleyman'la dünyamız bizim her zaman değişir. Ayrıca siz görersiniz, inanarsınız, hani orada nerede siz yaşarsınız, size gelmeyecek bu katastrofalar, siz kendinize hem de kendi ailenize yalan söylersiniz. Bir sürü ülke bulunur, bizim dünyamız varınca yapsın büyük katastrofalar, biz yer altına varınca girelim. Eğer bütün büyük tornadolar varınca olsun, rüzgarlar küçük, o kadar büyük rüzgarlar değil ama biz bilmeriz ne kadar büyüklüğünde varınca olsun rüzgar. Denince bize varınca prostluk getirsin. Oğlum kazın, hani varınca siz sanarsa kaybedelim. Ve o zaman düşünün hani ben varınca bir şey yapalım. Lazım çok bilgi alma, informasyon bilme. Lazım bilelim nasıl yapma, yardımcı olma diye. Kaç bela lazım daha olsun? Hani biz anlayalım. Hani biz lazım toplanalım. Lazım kuralım yaratıcı topluluğu. Aralık ayı 11. 10. gün 21. yıl. Bizim aklımızda her zaman kalacak, Amerikalıların aklında. Bu pek büyük bir tragediya Kentucky bölgesine.
hem de bütün bizim millet için. Benim kalbim zorluk içinde her birinin için acıyor. Benim içim acıyor. Hani kimse kaybetti uşağını ya da bütün yaşamasını. Hepsi onlar istedi yaşama olmak. Böyle bir ülkede insanlar kaldı sokakta. Onlar kaldı yalnız kendi zorluklarına beraber. Biz varınca mı söyleyelim bizim topluluğumuza sivilizasya обществоsu. Bir sürü insan onu der. Bunu der hepsini açan bütün insanlarla eder business hakkında. Politikacılar koyar businessini insanın yaşamanın üzerine. Nasıl varınca olsun daha pahalı bizim yaşamamızdan. Tüketici format kalpsiz. O kadar biz kötüleşeriz, insanlık dışı oluyoruz. Öyle de lazım olsun. İnsanlar kayboldu, insanlar güldü. Hepsini kaybetti. Ama var onlar Angloları söylerler. Onlara öyle de lazım o Amerikalılara. Büyün. Milyar insanlar haz etmiyor Amerika'dan. Haz etmiyorlar sıradan Amerikan insandan. Biz biliriz bunu. Da anlarız niçin böyle oluyor. Ama biz Amerikalı. Biz pekisler yürekten insanız. Hep öyle nice de sizsiniz. Hepsi Amerikalılar, hepsi. 332 milyon insanlar. Sadece birkaç insandan hariç. Anglolarından haz etmiyor, Angloların yüzünden haz etmiyorlar bizden. Hepsi insanlar dünyada izler. Ama bu birkaç kötü insan var her bir ülkede, bütün dünyada. O onlar Angloları sevinirler de öteye doğru çorbacı olurlar bizim mezarlarımızda. Ama biz buna izin verdik. Hani kimse bir düşünsenize, hani kimse bizim yaşamamızın üstüne karar verir. Kimse söyler bize yaşayalım mı, gülelim mi? Ama biz sıradan Amerikalılar, biz biliriz insanlar. Biz şimdi aklımızı yıkıyorlar. Bize söylerler haz etmeme insandan. Bize bağlıyorlar. Düşmanları. Ama sevgili dostlarım, bu manipülasyon. Erlicem bunu alırsa biz göreceğiz. Ne kadar güzeliz biz. Ve siz göreceğiniz. Hani biz var nice sevelim. Var nice biz insanın yaşamasını sevindirelim. Var nice yaratalım. Dağıtmayalım. Siz anlayacağınız hani biz isteriz sadece bunu. Bizimle manipülasyon yapıyorlar. Hep öyle. Nice de sizinle. Ama birkaç tane prost adamın yüzünden unuttular hani biz insanız. Şimdi bizi insanlar, bütün dünyaca insanlar, milyarlarca insanlar haz etmiyor. Bizde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ülkenin bölümü öbür bölümünü haz etmiyor. Bizi ayırdılar bizim ülkemizden, içten.
Ama biz Amerikalıyız. Biz toplam bir insanız. Bizi ayırırlar. Da isterler biz birbirimizden kazi etmeyelim. Da bunu durdurtmak için bu milyar insanlar lazım toplansınlar bir araya. Biz lazım değiştirelim bizim durumumuzu birbirimize. Biz lazım anlayalım hani biz birbirimize düşman değiliz. Biz lazım anlayalım hani klimadan karşı da çıkalım hep eğlencek birbirimizin üstüne gideriz cenkler. Biz lazım anlayalım hani klima o bizim bir en büyük düşmanımız. Da onu lazım başaralım. Sadece toplandıktan sonra. Ben inanıyorum da biliyorum hani hepsini değiştireceğiz. Ben inanıyorum pek güzel Amerikan geleceğini hem de pek güzel dünyanın geleceğine. Ben inanıyorum. Amerikalılara inanıyorum. Bütün insanlığımıza. Yes, Leslie. We are all good people. This is why Biz hepimiz iyi insanız. Onun için mahsus biz toplandık bin burada ki bakma birbirimizin gözlerimize görmeye doğruluğu açan biz inanırız insanlar. Ama gücünü ekleyeyim hani biz diliz birleşik. Önce siz söylediniz bu fiksler görünür global prioritetlerde. Hem bizim bizim tabiatlerimizde. Siz bilirsiniz hani o cümleden kısımda biz bugün yaşıyoruz. 14 trilyon dolara harcanır kavgalara dini. Dünya Ekonomik Enstitütü'nün haberlerine göre. Sadece düşünün. 14 trilyon dolar gider kavgalara bütün dünyada nereye girer cenk zorlatmak türlü kavgalar insanın kavgalığına ne kadar bu 14 trilyon dolar eğer biz 1 milyonu katlayacağız olacak 1015 kilometre uzunluğu 2,5 kere de daha büyük ne kadar kosmik stansiyası. Eğer biz onlarla sararsak bizim planeta olacak daha ne kadar 14 trilyon. Bu büyük para hangisi çıkar bizim ceplerimize de anglarına deni ödüller. Mahsus o vakit açımızda var büyük borç, global borcu. Bu para harcanır onun için hani biz öldürürüz birbirini. Bizde yok başka hak ki biz kuralım yaratıcılık cümlesini. Çünkü insan lazım olsan onun baş prioriteti. Ve biz varınca bu yaratıcılık cümle için varınca haberleyelim bütün dünyayı. Biz varınca yapalım yani yetsin hepsi cinayime, hepsi insanlar olsun sağlıklı, karşı duralım klimatın değişilmesine. Ama en önemli hani sizin yaşamasınız olacak daha iyi, siz olacağınız kısmetli. Değillerde olacak sizde iyi geleceğiniz. En kolay yapma yaratıcılık cümlesine mahsus
bu vakit yerine pay olasınız bu haberlerle ki onlar kararlasınlar kendilerini. Niyesi cümlede onlar değerli yaşama. Yaratıcılık cümlesinden mi olsa tüketici cümlesinde mi? Pay olun bu haberlerle hemen. Amerika. Büyük tornado geçti 10 ştattan. Yıkıldı 15.000 yapı ev. Kayıplar 3,5 milyar dolar oldu. Çoğunu şüphelendirdiler. 5.000'den önce oldu katastrofa. İlin rüzgardan geldi bir büyük 5 kategoriyada Tayfun Ray. Angısı getirdi kötülük 10 milyon insana 11 dolaydan. Pek çok insan yıkıldı. 3 milyon insan bıraktılar kendi evlerini. Materyal kayıplığı kurdu. 400 milyon dolardan ziyade. Gayet büyük yer depremesi 7 bal. Yaralandı 600.000 kişi. 170.000 evden yıkıldılar. Kayıplık kurdu 2 milyar dolar. Malezya 11 ştata geldi büyük su bulutması. 125.000 kişiden çıkarıldılar kendi evlerinden. Bütün finans kayıpları kurdular. 1,5 milyar dolar. Endonezya'nın hatalı durumda millet Nasat'ı 21. yılda belli sayıya koydu 5.000 fiskiye oluşları. Böyle oluşlar olarak her gün ne yapar o yerel insanlar da yokunca yaşasın böyle durumda bulunur. Hepsi devletler anıları bulunur okyanın dolayında. Eski 20 yılın içinde kayıplar klimat katastrofalarından kurdular 3 trilyon dolar. Pek çok insan oldular beşiniz. 2010. yıldan klimat oluşlarından milyonlar insan bırakırlar kendi evlerini. 2020. yıla onların sayısı ziyadelendi, doldu. 30,5 milyon insan. Bir günün içinde Bila bütün regionları yeryüzünden siler. Onları yüzmediğini yeniden lazım çok yıl. Bizde o vakit yok diye gelir yeni katastrofalar. Niye biz yaparız hani ölmesin insanlar dini, yıkılmasın evler, ölmesin insanlar açlıktan. Da insanların olsun iyi yaşaması bu yıkıklardan sonra. Niye biz yaparız hani bu olmasın. Niye biz yaparız hani bizim dünya girmesin haosa. Bitki 10 yılın içinde güneş arkana klimata harcandı 5 trilyon dolar. Bunca söylerler klimatın finanslanması 5 trilyon dolar. Ama insanlar şimdi yadında söylerler böyle belalardan, böyle kahırlardan. Önce biz görürüz bu paralar hangileri harcanırlar klimata diyenek her yıl zedelenirler. Niye harcandı bu büyük paralar? 94% bu paralardan bu 9,5 trilyon dolar harcandı. Ona hani daha sıvıdılsın gazlar, solar. Biz salsın güreşiriz klimatla. Biz harcayırız 5 trilyon dolar biznesin ilerlemesine. Hangisi bence yardım edecek CO2'nın sıvıdılmasına solar. Bu teoriyi onlar kim tutururlar? Pek aktif bizi inandırırlar. Hani bu CO2'nın sıvıdılmasının isilmesi
varınca değiştirsin klimatın değişilmesini ve kurtaracak bizim planeti. Bu teori getirdi ona ne oldu? Çok ekonomika, politika hem finans sıkıntıları bütün dünyaya. Köy devletlerin, hükümetleri savaşırlar, yapma direktivaları, angıları koyuldular. İlerletme yeşil energetikayı. Eğer bu değilse onlara faydalı. Bu para verildi onun için ki yeniden yeniletme enerjiyi, rüzgar enerjisine kim güneşten, elektrostansiyalara. Bu iş için harcında pek çok para. Önce biz görüyoruz. Kataklizmaların sayısı ilerleyip bu takım bu paralar çözmediler bu problemi. Ne onlar yapıyorlar? Belki onlar da yardım ettiler CO2 bulunmasının isilmesine. Ama değil. Hep öyle CO2 büyür. Ne biz kabul ederiz? Biz şimdiden harcadık 5 trilyon dolar. Değil belli nereye gitti o paralar. Ne kadar da öyle gelir, ne kadar para koyulur bu biznesa CO2'nın sıvıdılması üyeler de bu sayılar belli etmediler kendilerini klimat durumunda. O daha kötü olur. İyi. Bizde hata var 6% klimat finanslanmasından. Belki onlar halis doğruluğu yardım etmediğini insanlara. Bakalım nereye bu paralar harcandılar. Adaptasyon gösterir. Örnek gibi. Ki kuraklık dolaylarda olsun daha iyi infrastruktura. Klimat değişilmesine ki olsun su sızıntıları. Ki haberleme hataları insanların bu kavgalar için. Bu pek önemli. Ama ne kadar harcanı ki şüphelendirme insanları gelir kataklizmalar. Sadece 1% bütün global klimatın finanslanmasından doğruluğu buna. Ki biz öğrenelim belageler dahillerden. Belli oldum bu insanlarda Amerika'da, Filipin'de, Gaiti'de bu adaptasyon ölçüleri şüphelendirdiler mi onlar insanları? Haberlediler mi kataklizmalar için? Bizim dünya değil hazır. Böyle kataklizmalara. Değil sadece ilerleyen devletlerde. Ama böyle devletlerde de Germanya, Amerika yok böyle şüphelendirmek sistemaları, haberlemek. Biz ne kadar da çok para verilmesin, biz bunu görmeyiz. Biz sadece görüyoruz ki zedelenir business, hem zedelenir gelirler. Daha çok devlet karşı gelir böyle katastrofalarla. Benim devletim de bundan aşağı kalmadı. Ne olur bu olayda? Evler yıkılırlar. İnsanlar korkup bakırlar. Ne kaldı onun evinden? Gelirler kurtarıcılar. Savaşırlar bulma bu yıkıkların altında insanları. Gelir hızlı medik yardımı. İlk vakitte bu mekanizmalar çalışırlar. İnsanlar savaşırlar yardım etme. Ama ne oluyor öteye doğru? Kim insanlara çevirir evlerini? Onlar kaybettiler. Kim yardım eder onlara? Ödeme kredileri ev için hangisi yok. Nasıl yardıma onlar varınca mutlansınlar yarım yıldan sonra. Kentucky ştatına verildi yakın 40 milyon dolar. Ben insanlarla laf ettim de onlar sorarlar. Nereye gitti o insanlar? Nereye onlar gittiler? Onlar verildiler Kentucky'ye ki yardım etmeyen biz görmeyiz o yardımı. Biz görmeyiz. Şimdi niye biz ödedik bizim ev için? Ben ödedim benim cebimden. Bana sıra geldi alma kredi. Benim evim örtüsü bir kırıktı. Firmada söylediler. Niye biz varınca size verelim? Bu almazsa kredi. Bana değil lazım kredi. Ama niye o para için anılarını verdiler firmaya ki yardım etmemize. Biz onları görmedik.
Hepsinin kimine bir laf ettim söylerler. Bana söylediler alayım kredi büyük prosent için. Ama niye o yardım hangisi biz lazımdı kabul edelim nerede o? Sadece 5% yüzden kabul ettiler nasıl yardımı tornadodan. Kalanı 90% yüzden bilmiyorum. Ne biz yapacağız? 2019 yıl Mozambik. Hangisine geldi iddia? In 2019, Mozambique was devastated by Kayıplık tropical kurdu. cyclone Idai. The damage amounted Devletin millet to about bütçesini half of yardı. the country's national budget. Devlet istediği yardımı The country requested 620 milyon dolar. Ama sadece toplandı bu sayının yarısı. Çıkış olduğu an Mozambik lazım da As a alsın. result, Dünya Finans Organizasyası'ndan kredi to take out an IMF loan of da çekilsin, kaldırma kendi devletini, kendi ekonomikasını. Nerede o 5 trilyon? trillion. Çünkü bu paralar bizim cüplerimizden. Ileri o paralar haliden lazım. Ki insanların evlerini kaldırma, infrastruktürü, verme insanlara çevirme ki onları, niye onlar kaybettiler. Ama klimat finanslanması bunu bakmıyor. Devletlere sıra gelir kendisine çözmeye, kendi problemalarına, kendi anglar bağlı infrastruktürü, yani yok iş, yok nerede yaşama, yok niye insan yaşasın, az. Bu. Onlar da lazım ödesine prosentleri kreditler için anglarını alırlar ki kaldırma dini kendi ekonomikasını klimat belalarından sonra. Kimseci parasız yapmayacak onların evlerini. İnsanlar kalırlar ukarya. Onları yok kim korusun parasız, evsiz, hem geleceksiz. Varınca getirersiniz. Niyesi? Olacak o insanların yaşaması 2-3 aydan sonra. Nice oldu kataklizma. Bütün dünya unuttu bu devlet için, bu insanlar için. Niyesi onların yiyeceği? Niyesi yaşayacak bu insanlar? Kimsini şimdiden sonra meraklandırmayın. İstenilir, hani isterdin mi sen, hani seni unutsunlar, bıraksınlar seni kendi belanla birbirine yalnızlar. O vakit açan sana lazım yardım. Lazım mı bu sizi şaştırsın? Bizim geçici formatımızda kimsenin yok kişi benim yaşamama dini, senin yaşamana dini, başka insanların yaşamalarına dini. Onlar savaşırlar bizim sırtımızla kazanma. Kazanma o insanların sırtının angları bulunurlar kötü durumda. Bütün dünyada kataklizmaların sayısı zidelenir. Daha çok insan yaralanır onlardan. Kim de kalır diri, kaybederler kendi yakındıklarını, kendi evlerini. Hepsi cini onlarda vardı. Büyük tribunalardan bize anladırlar. Hani 2030. yıldan klimat finanslanmasını lazım zideletmek. 4,5 trilyon dolar yılda. 6 kere de tazide. 2040 yılda 6 trilyon adam. 10 kere de tazide. Da bu teoride. Da bu bence getirsin belki klimatın değişmelerine 40. yıldan sonra. Bütünden investisiyalar kuracak 90 trilyon dolar. 20 yılın içinde. Bu bütün dünya ekonomikanın sayısı. Belki bu verecek çıkış bize belki de vermeyecek. Biz biliriz hani bir sen bu paralardan gitmeyecek. Halis insanların yardım etmediğini. 2040. yıldan 20 yıl biz oturacağız da bakacağız nice ölür bizim insanlar. Daha biz görmediğinden yıkıkların altında.
Bize nasihat etmeyenler koyma bu paraları bilgi uğruna, evleri yapma, yardım etme devletlere katastrofalardan sonra bize söylerler koyalım bu paraları biznesa, kazanma dini daha çok para. Da ne çıkış olur? Bizim yaşamamızdan, bizim sırtımızdan onlar zenginlenirler. Yardım için buradalar gitmiyor. Klimat belalarından. Eğer bizim devletten iyisi de olarsa da bize kimseci gelmeyecek yardım etme bir şeysiz. Bize verecekler kredi. Hangisini biz lazım olacak değilim. Bizim uşaklarımız da ödesinler. Gün çalışmıyor. Çözmeye problemaları. Kimse koymuyor paraları. Öğrenmediğin sebepleri. Niçin onlar olurlar? Kim koruma insanları dini. Bizim planetamız bulunur. Cenk'te klimatla. Da biz anlamayız. Hani bu cenk olur da kahve. Klimat. Klimat. Bellidir çoğu devletlerde. Biz kaybederiz insanları, bizim evlerimizi, bizim yaşamamızı. Durum değişilmiyor. Daha iyi olmuyor. Biz çözmüyoruz. Mahsus, halis problemaları. Biz sadece gözlederiz. Nice progresiye, nice zedelenir kataklizmalar. Biz kaybederiz en pahalı bizim vakitimizi. Açan belalar, kaplıcıklar, hepsi devletleri, kontinentleri. Bizim bugünkü tüketicilik formatımızda biz geçiş öldürme birbirimizi. Yer için, su için, yemek için. Lazım durgutma bu absurdu. CO2 için. Lazım yaklaşma problemaların çözülmesine klimatla pek seriyoz. Doldurmama bizim çöplerimizi de aldatıp insanları CO2 teoriyasından. Ama o halis değil sivil kataklizmalarda. Bize lazım anlama, hani bu adamlar hangileri bizi aldatırlar. Hani onların teorisi değil doğru. 5 trilyon dolar bu büyük argüman ilerletme bu yalanı. De onlar durgunmayacaklar bir şeyden. Onlarda yok bir şey ayarlı. Onları meraklandırmıyor bizim yaşamamız. Bizim planetanın yaşaması. Bu yılların içinde o kadar para ne kadar harcandı bu CO2 programmasına, ne kadar harcanacak. Varıncaydı kurma daha bir Sputnik. De hepsinin sorunu geçelim. De bu paralar harcandılar dil belli eden yere. De biz beklerseydik hani kimseyi de yapacak bizim işimizi de onlar yapacak, çözecekler bu soruları. Biz bulunacağız kötü durumda. Bize lazım değiştirme cümlenin formatını, yaratıcılık formatına, doğrultma paraları, bilgi araştırmalara, anlama klimatın değişilmesinin halis sebeplerini. Zira bu işleri biz yapmazsaydık, bizinci sivilizasya öleceğiz. Klimat kataklizmalarından tarihleri ne kadar gelecek? 2040. yıl. As a civilization from the climate disasters well before 2040. Görürsünüz. Siz görüyorsunuz. Nyosoprosluklar yapıyor bizim gözlerimizin önünde. Bizi atmak yerine koyuyorlar. Açan bizim klimat yok eder insanın yaşamasını. Ama halis sonuçlar klimatın değişikliği araştırılmıyor. Biz harcıyoruz bütün zamanımızı bütün dünya skemasının CO2 skemasına. Hangisi bu oldu? Hem büyük afyora bütün yüzyılın içinde.
Biz anlarız CO2 olur büyük bir soruş da anlarız o hiç değiştirmiyor bizim klimatı. Bu doğru. Hadi sesleyelim. Nice bize anlattılar bu yalanları da biz inandık onlara. Yalvarırım ki hepsiyle paylaşın. Kimin bilirsiniz. Hepsini anlatalım. Geçen ben başladım araştırma nasıl oluyor bu isteriyenin her tarafında CO2. Ben şok içindeydim. Bize yalan söylerler göz içine baka baka. Pek önemli soruşlar içinde. Aynı zamanda bizim paraları bizim ceplerimizden çalarlar. Bu sanki hiçbir şey değil ama bu bizim yaşamamızı durduruyor. Biz dün hepsimiz gördük ne kadar seriozlu bu progresya klimatının içinde olur. Soruşlar onda. Niçin biz inanıyoruz bu yalana CO2 hakkında? Şimdi bu doğru yüzünüzde. Biz lazım onu öğrenelim. Biz biliriz hani CO2 büyür. Ama bu kadar yavaş o büyüne kadar büyürken CO2 hiç klimatı değiştirmiyor. 2001 yılında MAEK Klimat Expert Grupası klimat değişmesinde onun yayınladığı grafik da hangisi gördü? Hani klimat hiç değişmedi yüz binlerce yıl içinde. Bu grafik bize gösterdi hani pek çok harcamalar oldu. Anglo Savaşı CO2 hakkında durdurulmasını. 90. yıllarında birçok politikacı bir sürü para verdi havaya. Sanki karbonatlı durumu sıvıdılmış CO2'yi kurtarmak için. Bu problema uzmanların içinde klimatın historiasında paleoklimatolojiyanın başında araştırılma yaptı ve klimat bütün dünyada değişmeye başladı. Biz anlarız hani bu temperaturalar 20. yüzyılın içinde Paris'ten büyüdü. Bu grafikler hep bir tutundu 1990. yıla kadar Geek'te. 1997. yılda biz gördük hani politikacı soruşlar uzmanlık yerinde antropolojik teorisini anlattı. 1998. yılında yayınlandı bir soruş Nature dergisinde. Michael Mann'a gösterdi, bir sürü cevap verdi. Anlattı grafiği nerede bizim havanın sıcaklığı, temperaturası nasıl değişir. Birkaç grafik birleştirince o gördü hani küçük buzluk periyodu hem de 20. yüzyılında temperatürün yükseldiğini gösterdi. Onları yetiştirdi. 1999. Yılda o grafiği yine birleştirdi de gördü hani sıcak grafikliği yine değişti. Sonra bakın nasıl gösterdi daha doğru. Bir sürü mektup bulundu. Müdürleri, anıları yayınlandı internette 10 yıl sonra. Da o grafikler gösterdi nicem geyik uzman adamlara izin vermedi doğru söyleme de bütün yalanları çıkardı yüze. Bir pek soruş mektubu anlattı onların yalanlarını. Onun içinde Britanya'nın klimatolog Phil Johnson anlattı nice
yaptığı trük Michael Mann'la dergide, Nature dergisinde. O yok etti bunun araştırmalarını da karıştırdı. Bütün bu araştırmaları birbirine yaptı. Hepsini hani gösterme insana nice insan görmesin nice halis değişir bizim temperaturumuz. O uzman adamları hangileri doğruyu götürür, onlar şok içinde kaldı da anladı hani bu mektuplar içinde var çok doğruluk. Onlar pek istedi bunları durdurma ama klimat eretikleri savaşta durdurma bu bilim adamları. Eretik o kilisede olmayan kişi, kiliseye inanmayan kişi. Bu zamanda bu dini bir durum, eretikler CO2 yalanını çıkartmamak için elinden geleni yaptılar. Hepsi bilim adamları görüyorlar hani dogma CO2'nin dil lazım araştırma, ona lazım inanma. Bir masal size anladım. Nerede kral çıplaktı. Bu masala göre ben anlatırlar hani klimatta bizim kefirler yalan nice masaldaki çocuğun durumu kralla birlikte. Bu pek prost bir iş. Bu milyar ölçüsünde bir business. Onlar bütün insanı aldattılar, hem liderleri de aldattılar. Bunun yüzünden GİİK 2001 yılında götürdü bir agitasyaya, büyük ölçülerde bir agitasya. Hangisi binlerce milyar dolar üzerine yılda verildi bu savaş için. 1% CO2 çıkışları atmosfere 1%'la bu yalana biz bir sürü para veriyoruz cebimizden. Her zaman açan biz arabamıza benzin koyuyoruz ya da açan biz alırız nasıl lavkada. Bu 232 milyar sadece 2020 yılda. Tsunami tarihten 2004 yılında 30 bin yaşam yok etti. O değildi sonucu 2002 CO2 sonucu. Vulkan patlamaları, tonga patlamaları, insan ölümleri yine değil CO2 zorlukları. Kuraklık o da değil bir CO2 sorunları. Bu bir sıkıl. Bu insanlar böylelikle bizim sırtımızla para kazanırlar. 90 trilyon dolar 2030 yıla kadar bunu eşittirirsek yılda bütün bu produktlara bakarsak bütün dünyada alındı hepsimizden 84 trilyon para. Hiç kimse buna istemiyor göz koyma. Hiç kimse bilmiyor. Hepsi sanır hani biz cebimizden veriyoruz bu parayı. Bu bir sıkıl. Klimat değişmesi. Sağ olasınız Tali. Bu dergi araştırması bizi pek etkiledi. Ben vermeyin sen istersin bize çok şeyler söyleme. Bizim masaya toplandığımız zaman bu forumlarda biz çok detay işiteceğiz bu afyoranın başında. Böyle insanlar hangileri insanı yalandırırlar. Uzman adamı yok önce biz söyleyelim. Sıradan uzman adamı onlar pek isteyebilirler nasıl olur ama onlar susar.
da onları sustururlar, onlara vermirler yazma doğru mektuplar. Bunlar bizim kakranımız. Kim anladır bize hani CO2 o bir büyük yalan. Biz lazım öyle uzman adamlarını çıkaralım bize de onlar anlatsınlar bütün doğruları. Bu konferansiyada, uluslararası konferansiyada, forumda Global Crisis'i, volontör projelerine, yaratıcı toplumuna yüzlerce interview açalım bilim adamlarına. Bu klimatologlar, meteorologlar, fizikler, atmosferler, astrofizikler, hepsi insanlar, bütün ülkelerin içinden Büyük Britanya, Avustralya, Norveçya, Ukrayna, Rusya, bütün ülkeler toplansın da yaratsın yaratıcı toplumu. Anlatsınlar, bütün bilim adamları anlatsınlar, bütün argümanları anlatsınlar, göstersinler hani CO2. O değil klimatın değişikliği haberleri. Şimdi ben size anlatacağım karbonat gazın işlenmesini. Bütün ofisel haberlere CO2 var 419 ppm. Nasıl o? ppm o küçük milyonlarca parçalar bizim havada bulunan işler. Önce biz bunu bence görelim. O 4 molekula CO2'nin içinde her bir 10.000 öbür molekulaya çıkan lazım dursun da sıcaklık versin. 10.000 molekulda. Bakın bunlara. Nice onlar ısıdır başka molekülleri. Hiç ısıtmıyor. Bu hepsi bilir. Birinci sınıfta da uşaklar bilir. Ne kadar bu CO2 insanı ısıdır. Biz görüyoruz hani bu yalanlar bizi fikirden götürüyor. Bakın faktlara. Açan 2020 yılda bütün dünya anlattı, gösterdi karantinli pandemi COVID-19'u. Bilirsiniz ince CO2 değişti. O hiç dürtülmedi. Bütün insanlar evlerinde oturarken hiç dürtülmedi. Bütün CO2 geçer, insan onu değiştirmiyor. Konsantrasya karbonat gazın atmosferada büyür ama CO2 durar yerinde. Biz görüyoruz hani bir sürü yangın, bir sürü vulkan patlamaları olur. Okyanuslar ısınır, sular. Biz görüyoruz hani okyan kontrol altında tutar CO2 sıvıtmalarını. Biz görüyoruz hani okyanuslar verir sıcaklık bütün atmosfere. Bu sıradan okul fizikası. Bu instrumentler değişir, gösterir bize nice ısınır su okyanuslarda da 11-12. ayın içinde atmosferada büyür konsantrasya CO2'nin. Sıvıtılmış CO2'de bu durumda ama ısıtma probleması ondan çıkmıyor. Şimdi parniklerin gazları olur su parı. Ve şimdi biz görüyoruz nasıl olur bütün ekran okyanusta. Bakın ekranda bu CO2'de ne kadar sıvıtılır insan yerinde atmosfere. Turuncu kubikler hem de öbür. Bunları biz lazım anlayalım. 3 yaşındaki uşak da anlar. Mavi, yeşil kubikler. Biz görüyoruz. Biz anlarız. Hani parniklerin gazları stratosferada büyüdü 20-50 kilometreye kadar. Biz görüyoruz hani stratosfera su aşağıda.
İsterseniz daha haber. Var bir sürü uzman işleri bu konuya nerede antropogen CO2 Arktika'nın hem de Antarktika'nın her tarafında ısıdır bizim havayı. Sonra da hep öyle onu soğudur. Biz lazım bilelim, anlayalım hani bu durum değiştirir bizim kliması. Da bilirsiniz mi? Var tabi fark. Anlasında ben pek şok oldum. Buzlar içinde yüzyıllar önce ben gördüm hani büyür PPM'nin 400'e kadar. 1985 yılda açan başlar klimat antropogen değişme bu afyorayı biz açıklarız. CO2 büyür, biz onu görüyoruz ama klimata hiç onun değişikliği hepsi insanlara angları çıkarttı bu grafikleri. Angları para için öldürür 8 milyon insan. Biz görüyoruz hani onları lazım durdurma. Biz şimdi lazım biz kaybederiz bir sürü vakit. Bir sürü insan ölüyor. Bir sürü klimat kaçkın insanları. 40 yıl içinde bize yalan söylerler. Bize global sıcaklığını anlatırlar. Söylerler hani kabatlıyız biz insanlar. Her gün biz görüyoruz hani bütün dünya yaşar CO2 teorisinin içinde. Ama biz bunu durdurmalıyız. Biz çoktan lazımdı bunu araştırmalıyız. Da karar vermeliyiz. Biz lazım görelim hani milyarca dolar gider borular içine. Da bu bir yalan CO2 hakkında. Niçin bu vakit hem de biz insanlar isteriz hepsimiz. Nereye biz paralarımızı harcıyoruz? Niçin bizim paralar gider havaya? Biz isteriz anlatmak halis причиналары niçin klima değişiyor. Biz isteriz değiştirmek hepsi insanın yaşamasını. Biz insanız, biz isteriz yaşamak. Doğru. Halide Elizaveta, bu gider karşı. Bakarak günkü bilgi logikaya, teoriyalan falsifikatsiyaları bakılmırlar. Nice yalan ama oldular apora. Çünkü kararların kabul edilmesinde angları değiştirirler insanların yaşamasına. Bizim gelecek spikerimiz Klaus Yermek hangisi anlatacak bize neosfera etkisi. O götürür Klaus Yermek kompanyasını. Ben kendim çıktım yavaş yavaş gözletme 30 yıl yeri bu temayı. Hangisi o zaman daha yeniydi. De bana gelerdi hangisi O2 hangisi PK'sı var bizim atmosferada soluyumuzda varınca değiştirsin dünyada klimatı. Bu bizim işimizin baş metoduydu. Biz topladık ekspertleri, konsultantları, hangıları bağlıydılar bu temayla. Var profesörler atmosfer fizikasında, var profesörler meteorologiya, hem başka bilim adamları. Onlar tutturdular bizi bu temanın araştırmasında hem ondan toplandık da tiparladık da yolladık. İstedik yollama insanlara hangıları kabul eder kararları politika hem ekonomik uğrunda hem başka Amerikanan insanlara.
Var böyle bir termin, hangisi söylenir, sera etkisi. Bu Parnikova efekt. De bilinir, söylerler hani var bağlantılar CO2'nın bulunması atmosferada hem temperatürün değişilmesi için yerde. Bunlar söylerler hani CO2 varlık kaldırsın temperatürü yerde 33 gradus Celsius'a yerde. De ne varınca bu olsun bu iş olarsaydı. Haliden bu değil doğru. Bu takım biz topladık ki ne var ne getirir onun için ne getirir onun son güneş radyasyası gelir yere. Bizim yerimiz yokunca herkes bu enerjiyi kabul etsin. Eğer enerjinin sayısı zedelenirse de yer olarsa da ta kızgın da bu işler göre sani olmadı 4 milyar yılın içinde. Da bu şeyler onun için enerji lazım herkese dönüşü gerek kosmosa. Da bu şeyler onun için hani bizim yer soğuk ama değil kızgın iyice bizim güneşimiz. Atmosfera bu ne bizi yapar bize daha soğuk. Atmosfera kabul eder kosmosu. Düşüneceğiz kaleden ne bulunur atmosferada. 70% yerin soğuması bağlı infraaktif gazlarına. Bu bizim sera etkileri. Termin sera etkileri hiç yok fizikada. Onlar yok kimyada da. Onları bu termin faydalandı epey geç. Kim kurdu bu termini lazımdı vermeye Nobel premiyasını marketingde. Meraklı yerine biz döneceğiz tayları istoriya. Bu aktif gazlar değil ısıdırlı yeri ama soğudurlar. Da bu belli detay bilgi yeri. İlk iş hangisi yapıldı bu orada 1917 yılda Britan meteorologundan inženerlan William Henry Dyson. O zaman bu haberler ta vardı o vakitler. Niçin daha çok insan yüklenirler bu teoriye? Hani sera etkileri kötülük getirirler bizim yere. Ne biz büyüm kurarız bütün dünyayı bu orada. Hani bizim yer sınır bağlı parayla hem kuvvetlerle. Onun için kullanırken uçakları kabul eder, kullanırlar insanları angları haberlerler bize bu işler için. Unter dem Vorwand, den Planeten zu retten, obwohl in Wirklichkeit moläre Staatskassen gefüllt werden soll. Vieles von dem, was erforscht werden muss, kostet eben sehr, sehr viel Geld. Ne lazım araştırma tutar pek çok para. Verirler pek çok para bu iş için. Onlar tutarlar bir alay para. Da onları harcarlar dil belli eden yerlere. O prosesler angları doğrularlar. Heißt das aber auch, dass eben im normalen wissenschaftlichen Prozess diese Hypothesen dann aus der weiteren Betrachtung ausgeschlossen werden müssen. Was wir eben jetzt feststellen, und deshalb stufen wir das eben die gesamte, oder nicht die gesamte, das wäre jetzt übertrieben und unfair, aber doch wesentliche Teile der heute betriebenen sogenannten Klimawissenschaft als Pseudowissenschaft ein, weil eben systematisch falsifizierte Hypothesen weiter benutzt werden. Man sondert sie nicht aus, sondern man wiederholt sie immer und immer wieder. Und die Leute, die es also jetzt die Kritik vorbringen, werden also ignoriert und zum Teil werden sie wirklich in die Pfanne gehauen. Sie kommen nicht mehr zu Wort, sie werden ausgeladen, sie dürfen an Universitäten nicht auftreten, obwohl sie vielleicht Professoren sind. Und man will sie also unter gar keinen Umständen hören. Das Wichtige wäre, dass man sich darauf zurückbesinnt, dass wir wieder miteinander reden müssen, dass eben Meinungen auch vorgetragen werden dürfen. Also der Slogan, der mir spontan einfällt, ist: Habt den Mut, wieder nachzudenken.
I would like to thank Klaus Ermicke for voicing this shocking information that greenhouse gases do not heat up the atmosphere at all but cool it down. So where did the money go then? The main reason why this system does not work is corruption. Human nature is such that it makes no sense to replace one person for another just İnsanları hani yok önce biz değiştirelim bir insanı öbür insana. Bu tüketici format içinde biz her kere geleceğiz hep aynı rezultata. Para yanında başlık. Nice biz o zaman kuracağız yaratıcı toplumu. Ama bizim var kararlarımız. Hem de pek güzel söyleyeceğiz. Tabii bu kalesiyle. Biz bütün dünyayı varınca görelim nice sayı informasyon teknolojiyalarda. Hepsi insanlar sayılı oralar. Hepsi obyektler sayı olarak olur. Yer, insan, araba. Finansın biz bütün informasyayı toplarız, hepsini naşımız yaparız her gün. Bütün informasyayı anlatırız, naşı olur bizim her tarafımızda. Ama bunun doğruluğu pek az. Ve insanlar bulurlar bu templerin içinde, teknolojiyen gelişme içinde. Biz görüyoruz hani o durgudur sivilizasyayı, teknolojiyi. Bir sürü temp bizi durgunuyor. Biz görüyoruz hani gelişme olmuyor bizim toplumumuzda. Ve görüyorlar hiç kimse yok ince bizim bütün uçları açsın onlar yaparlar gölge. Bir sürü soru çıkıyor. Bütün insanın varlığını bence biz koyalım sivilizasyonun uğruna. Var mı öyle kampanyalar hani bütün dünyaya çıraklık yaparlar. Biz isteriz bütün yaşamımızı değiştirme ama para kazanmadan. Ama doğru olursa bizim toplumumuzda böyle bir şey yokunca olsun. Bunun yerine her bir kampanya insanları işlendirir ve alır büyük paralar. Sonra da bizim insanlara hani bizde imkan şimdi biz görüyoruz ki bu dünyada var öyle bir kampanya. Da o bütün kararları alacak üstüne. Diyor ki bütün kampanyada anladı. Bu teknolojiyaları bize anlatır nice böyle gelişmeler olur. Vaskhod kompleksi bu global bir durum. Bu bir centra nerede bütün informasyayı toplarlar da olumlu intelektini anlatır. Güneş doğmasını bize anlatır. Açan güneş doğar, taş yapar. For example, during the transition phase to the creative society, we use many systems and subsystems. İnsanlarız hani şimdiki sistemler bize gösteriyor. Hani biz lazım bütün bu soruları bu durumu çözelim. Bunu biz bence ödeyelim. Korupsiyon olmadan.
Let's look at how this functionality Ve bütün sübyektleri kontrol edelim. when deployed, Bakalım nice millet içinde biz bunu varınca kullanalım. digital systems of the state and has complete Bu PDK Vaskhod allowing to monitor the situation. gösteriyor hani bütün sistemada milletler üzerinde bu sistem üstlenir ve bize yardım eder bütün bunları kullanma güzel uğraşmalar. PDK Vaskhod bize gösteriyor. Biz varınca araştıralım herhangi skemaları, para sistemleri, anıları bize gösteriyor nasıl olur yurt dışında. O bütün sistemaları kontrol eder, anıları yardım eder, çalmama paralarını. Biz görüyoruz hani bizim toplumumuzda korrupsiya 25% olmuş. Bu kompleks gösteriyor hani her bir paramız denenler hani insanlar çalmır, insanlarda depresya olmur, insanlar hiç düşünmüyor kendi geleceğini. Bunun yerine o işler sadece insanlık adına. Şimdi siz görüyorsunuz, bence okursınız sayıda nasıl olur, nasıl bence anlatsın. Bakalım bir video. МЦК «Восход» в государстве. Несмотря на то, что МЦК «Восход» был создан для переходного периода, MCK Vaskhod kuruldu tüketici formattan yaratıcı topluma geçmek için. Biz bence onu millet içinde de kullanalım. Kaliz'den bu tüketici formatında biz onu kullanmayacağız. Bunun yüzünden MCK Vashod'u biz lazım kullanalım, kapalı herkese ulaşmasın. МЦК «Восход» интегрируется во все цифровые системы государства и осуществляет тотальный надзор над всей финансовой системой. Şimdi biz görüyoruz hani bizim paralarımızı koruma zorunda korusun bizim millet uğrunda. МЦК «Восход» гораздо эффективнее решает задачи практически всех контролирующих служб и ведомств, одновременно осуществляя надзор за коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств. В потребительском обществе tüketici formatta en zayıf küçük seviyesinde olur insan. Biz görüyoruz hani her bir ülkede, her bir millette girer o insanlar angıları götürür iki oyun. Da MCK Vaskhod hemen bulur bu yalancıları. Liderler her zaman varınca emin olsunlar ne kadar doğru insan ya da yanlış insan kendini götürür. предоставленными МЦК «Восход». Согласно нашим расчетам, для того, чтобы закрытый отдел... Bizim araştırmamıza göre biz görüyoruz yani MCK Vashod'u biz önce kullanalım silah olsun yani öyle bir ülkeye nice Çinler ya da çok insan da lazım çıkarma doğrulukları yüze. Он создан неуязвимым для взлома, оснащен системой внутреннего аудита и контроля для выявления неблагонадежных сотрудников, имеющих к нему доступ. Единственным слабым звеном при работе Şimdi en zayıf noktası tüketici format içinde bu Vaskhod en düşük noktası olur bütün liderler, ülkelerin liderleri. Hiç insan yokunca yalan çıkarsın internette kendin hakkında.
Выгоды для экономики государства. С точки зрения экономики, МЦК «Восход» делает государство недосягаемым. Faydalanırlar MCK Восход'un hakkında. Приносить огромную прибыль за счет построения точных прогнозов и финансовых моделей. Он также способен значительно оздоровить экономику и повысить благосостояние населения. Это приведет к росту уровня доверия к власти и укрепит авторитет первого лица государства. Если выразить в цифрах выгоду отдельно взятого государства от Bu faydaları biz görüyoruz. Hani birlikler faydalanır. государственных служб Соединенные Штаты смогут экономить до 2,5 Bence ekonomiye çıkarsınlar 2,5 milyon dolara kadar. по всем сферам жизнедеятельности. Biz anlarız hani bütün yaşamın içinde. Bence prognoz yapsın bütün ekonomika içinde. De o bize yardımcı olur. Bütün para durumunu kontrol etme. Сводя к нулю негативные последствия кризисных явлений в мировой экономике. Bütün krizlere karşı çıkma. Da faydalanma. Biz bence geliştirelim. 31 seksiyada kampanyada bence kullanalım MCK Восход'u. O bize yardım etsin geliştirme ortalığı. Eğer yeni bir durum ya da endüstriye ortaya çıkarsa kısa zamanda bence insanlar açıklasın. Kosmos turizmasını mesela geliştirmek için gene bence kullanma MCK Восход'u. Hangisi yardım edecek bize? Bütün topluma hızlı doğru insanı bulma da başa koyma. Biz hazırız o MCK Восход verme o ülkeye. Hangisi ister kendi ülkesinde yaratıcı toplumu kurma. Amazing, isn't it? And this is just one of the functions of the Voskhod multipurpose complex. So imagine Bu Voshod'un bir funksiyası. Ne kadar var bizde kolaylık burada. Lazım unutma. Hani bu tabir instrument hangisini biz bence kullanalım değiştirmediğini bizim yaşamımızı. Ya da o harcı olsun, tüfek düşerseydi başka yerlere. Ve detayları işitip informasyaya ne kadar para harcandı türlü uğurlara. Yerlen biz bu Восход'u kullanarsaydık doğru orada. Bence görelim. Nere halleden harcanan paralar da değiştirelim, yollayalım onları başka yerlere. Dilse de yaşayalım ama olalım, sivilizasyada gidelim ileri. We, as humanity, have tremendous opportunities. Bir de We already have the technology nice to insanlarda save our lives. var büyük kolaylıklar, var teknolojiyalar, angları yardım edecekler bize kurtarma yaşamalarını, bütün sivilizasyayı. Ama biz yokunca onları kullanalım insanlara dini. Niçin ki biz değiliz daha sivilizasya. Gün yok. Bir de ideya birleşmediğini bütün insanlara. Yaratıcılık formatından kare. Bu tek kurtarmak için insanlara dini. O bizim yerlerimizde. Bizim ayırmamızdan belli olacak. Olacak mı? O olsa olmayacak. Bugün biz durarız. Global klimatın krizisin yönünde. Da biz yokunca bırakalım. Yokunca bekleyelim. Hani yaratıcılık cümlesini kuracaklar liderler. Ya da başka kuvvette insanlar bulunan
Onlar yok önce değiştirsinler, sistemayı durgutsunlar, tüketici formatın tekerliğini hangisi döner, yok önce onu durgutsunlar. Hangisi bile bizimle gider yer altı dibine. Biz insanız da biz yaşarken onlar kullanıcılar bizi kendi skemalarında, kendi oyunlarında. Biz lazım yapalım hepsini. Koruyalım kendi zenginliğimizi. Bizim olsun kuvvetimiz onların üstünde. Bizi öldürecekler bizim yerlerimizle. Da biz atarsaydık kabahati ölümler için birbirimize. Seni gün olur bu degradasyya, insanların degradasyası. Pek korkunçlu. Hani biz insanlar bizim kafalarımızda bırakırız. Hem kayıl oluruz onunla. Hani varınca ölümleri neylenseydi. Hani varınca olsun ölümler. Hem bundan kayıl oluruz. Onlar söylerler. Siz kendi kendinize hükümetsiniz. Siz kendiniz ayırdınız böyle hükümeti. Kendiniz kabahatlısınız. Bu laflarla onlar söylerler. Ukrayna'da ölümler için başka devletlerde. Ama ne bu insanların kabahati? Türlü devlette insanlar seslerini verirler, politikleri onlara adayırlar. Ama değil o politikler için ne onlar yaparlar. Kendi adam haklarına göre. Biz insanlar, bizde yok kolaylıklar, hem mekanizmalar onları yok etmeye kuvvetten. Biz yokunca durgutalım onları. Onlar yaparlar. Ne onlar isterler. Ama değil niye onlar bize adadılar. Ve biz insanlar varınca ayıralım değil o politiği. Ama kimse bizden yokunca. Ama kimse bizden ayırmır yölümü. İnsanlar aldatır. Politikalar aldatırlar insanları. Bakalım doğruluğun gözlerine. En kötü ne kuruldu burada insanlara karşı? O kuruldu politiklerle. Bu bağlı türlü devletler. Türlü devlette var insanlar. Değil iyi insanlar. Niçinse onlar bu değil millet. Bu insanlar angları unuttular. Hani onlar insan. Onlar var yerde. Onlar sayırlar. Hani onlar varınca bize bağlasınlar yoksa ideyi. Hangisi için biz varınca yürüyelim? Söylesenize. Neyse bu büyük ideya? Varınca mı? Olsun yoksa ideya insanın yaşamasından daha pahalı. Neyse varınca öldürmek ideyasını götürmeleri. Eğer siz değilsiniz şimdi kayıl bununla. Ben söylerim. Söylerim sadece onun için. Hani siz yüzle, binle kilometre ve kimse gelmesin. Öldürmeye sizi, sizin dostlarınızı. Ama açan atacaklar bomba size. Açan sizin avultinde. Onlar patlayacaklar. Açan sizin yakınlarınızı öldürecekler. Bir şeysiz. O zaman siz anlayacaksınız. Hani yok bir şey pahalı insanın yaşamasından. Ama o zaman olacak geç. Siz öleceğiniz. De kalacak sadece politika ideyası. Söylesenize. Ne kadar bu tutar? Siz hazırsınız mı? Söyleyin ölme politika ideyası için. Lazım bize böyle ideya. Hangisi için lazım ölme? Kimse istemiyor ölme. Politikler çekerler cenkleri. Yollarlar bizi ölme.
Ama geç mi, erken mi bu cenk bitecek? Politiklerden bağlı pek çok. Ama bizden de insanlardan da çok bağlı. Yaşayacağız mı biz bu dünyada uslulukta? Bizden bu bağlı. Yaşayacağız mı? Haliden biz. Biz insanız. Biz isteriz yaşama. De her an politik yaparsa yanlışlıkla da o götürerseydi bizi sizinle yürüme. Bize lazım olsun hak. Alma çiftlerimizi geri. Alma bu insanı onun görevinden. Malsız böyle lazım olsun. Ama açın bizde yok böyle hak. Biz bu işler onun için. Biz satarız. Biz veririz bir insana bütün kuvveti bizim üstümüzden. Nice var nice bir insan kabul etsin kararı. Nice yaşayacak bütün devlet. Yaratıcılık cümlede. Yokunca olsun kuvvet. Bize dil lazım kuvvet. Biz biliriz. Niye bu getirir? Laf, en kavi, tüfek. Ondan çekilir kim? Hepsi ondan biter. Biz lazım. Susmayalım. Biz lazım. Beklemeyelim. Bize lazım kurma yaratıcılık cümlesini. Ve kimsine umutlanmama. Biz lazımız. Bunu yapalım. Biz insanız. Biz lazım. Yapalım sizinle bile. Ben inanırım size. Hani biz varınca bu işi yapalım. Niçin ki biz insanız. Biz isteriz yaşama. We have to do it ourselves. I believe in us. I believe we can do anything because we are people. And we, all of us, we want to live.
This amazing song was created by the people for the whole humanity because we are the people and we want to live. And next, Birazdan ben isterim size tanıştırma Jeff Monson. Angısı şampiyon ebesi güreşte. Dünyaca 3 kere şampiyon jiu-jitsu'da. Amerikan top timde. Zaman hayır olsun. Benim adım Jeff Monson. Ben pek sevinirim sizinle beraber bu forumda olmak. Zira pek çok var iş naş isteriz biz söylemeye. Ben tutarım bütün bu toplumu, angıları, güzel işler yaratır. Birinci naş isterim size söylemeye o politika abstanovkası. Nerede biz yaşarız? Bizim cenkimiz var, global sıcaklığımız var, büyük kötülükler var. Nerede insanları satırlar çırak gibi ya da seks çırakları gibi. Pek çok insan zorluk yaşamaz götürüyor. Şimdi nasıl olur biz görüyoruz ne kadar prostişler olur. Biz bunları hepsini televizyonda görüyoruz. Pek çok insan var, angıları isterler değiştirmeye, bu yaşamayı İslam'a tarafa. En pahalı ideyalar, angıları biz önce yapalım, o başlar bizde. Biz yokınca hükümetlere göz atalım, biz lazım kendimize inanalım. Biz demokrasiye, biz seçimlere, biz kapitalizmaya inandık. Biz başbakan seçtik. Biz anlarız ama hani açan biz bütün dünyanın yaşamasını savaşırız kurtarma. Ve biz anlarız yani biz hep ile insanız, hepsi sokaktaki insanlar. Ve biz görüyoruz yani hepsi bizim dostlarımız. Onlar da hep ile isterler değiştirmeye de güzel yaşama. Açan hepsi insanlar bizimle beraber aynı fikirde. Ve biz anlarız hani hepsimiz biriz, biz insanız. Ve biz hepsimiz isteriz bir iş. Niçin o zaman biz toplanmıyoruz da yapmıyoruz bir iş? Biz akıllıyız. Bence insanları kosmosa yollandıralım. Biz silahlar üretiyoruz. Biz bence çok işler yapalım. Yok edelim bizim yaşamımızı. O zaman niçin biz toplanmıyoruz, kurmuyoruz bizim toplumumuzu, yaratıcı toplumumuzu. Bu bizim bitki şansımız bir araya toplanma. Ve biz lazım toplanalım, biz varınca bunu yapalım. Biz lazım bunu seçelim. Ya da biz seçeriz bu topluluğu, hani bu cenkler olmasın diye. Biz hem anlayalım, hani bunları durdurma diye biz lazım toplanalım. Biz anlarız, hani bizim bu bitki şansımız. Hepsi kendi dostlarınıza, komşularınıza anlatın. Siz isterseniz değiştirme, siz isterseniz bütün dünyayı değiştirme, onları değiştirme, onlar değişsin. Ve hiç önemli değil. Bilirsiniz mi siz birbirlerinizi yoksa bilmezsiniz. Sevgili dostlar, bu öyle bir büyük imkan, hani ben pek seviniyorum, hani biz beraberiz. Biz inanırız, hani hepsimiz biz bir araya gelince yapacağız pek işler. Hepsi insanlar bir araya gelince. Dil önemli. Siz beyaz insansınız mı yoksa kara insansınız? Uşaksınız mı yoksa yaşlısınız? Karısınız mı yoksa adamsınız? Hiç önemli değil. Ne olsa sizin mesleğiniz. Biz bir araya gelelim. O zaman biz daha olacağız. Sağ olun Jeff. Hani siz anlıyorsunuz ne kadar önemli bizim bu toplumlarımız. Bu bizim bir çıkış yolumuz, yaşamakta kalmak. Bu canlı yayında ben hepsine isterim sağ ol söyleme. And I feel very strongly about the advocates of this forum and what it stands for. So, şimdi teknik zorluklar çekeriz. Is that in this political climate,
better now? Yes. Thank you. And this Sağ olasınız. is organized by volunteers from Ben istiyorum anlatma, hani bu canlı yayında bütün insanlar işledi, bütün dünyaca insanlar, volunteerler katıldı da yardımcı oldu bize bu yayını yapma. Şimdi bu forum çevrilir 100 dile. Bu efirle paylaşın, hepsinin kimi bilirsiniz. Yardımcı olun bize bütün informasyayı dağıtma, anlatma insana. Zerrecim bu olay pek önemli bütün insanlık için. Da bu bizim geleceğimizi değiştirebilecek. Biz isteriz sizin fikirlerinizi işitme. Yazın bize ya da yollandırın bize video. Nasıl siz düşünürsünüz, nasıl biz yaparız. Şimdi biz belki anlayamıyoruz nasıl biz yaparız ama birazdan biz anlatacağız size niçin bu soruşlar, ekolojiya soruşları hiçbir zaman çözmeyeceğiz tüketici formatta. Number 115. 115. durum fashion endüstriye. Bu bir suç insana karşı. Suçlanır tüketici format. Susarsın mı? O zaman ben başlayayım. Bangladeş, 2013. yıl. Biz bir anda ben sandım hani ben şimdi savaş içindeyim. Var bir yer nerede varınca ben saklanalım kimse söyledi. Kes benim bacağımı da beni kurtar. Kurtar beni kardeşim yalvarırım. Aklına gelsin o zaman ben devam ederim. Panoplazma 8 katlı bir gif. 1134 ölmüş işçi. Hiçbir şey sana söylemiyorum. Menajerler lazım anlatsınlar ne kadar zor durumda bu yerler. Duvarlar içinde büyük şeyler vardı. İnsanları işlettirdiler. Söylemediler ne kadar prost. Bir sistem artık ölme fabrika içinde. Ama bizim liderler söylediler hani gidin işleyin bütün fabrika islah durumda. Bir sistem artık kalkma. Biz aldık kalemi de yazdık ellerimizde adreslerimizi, telefonlarımızı hani bizi bulsunlar. Ben bilirim hani bu sadece bir olay. Söyleyecek bana öyle. O zaman anlat bana. Niçin pamuk yürütürken yüzler onlarca bin kişi. Global indeksin çıraklığında gösterir hani ruba yürüten yer o ikinci bir yol yerde insanları işlettiriyorlar. Çırak yerine. Bir cins ya da bir parça rubanın yüzünden 1 kilo pamuk yaptırıyorlar. Bu kilo yapmak için 20.000 litre su lazım. 20.000 litre su bir kişiye yetecek 27 yıla içmek için.
Bu normal. 22 litre her güne. Ve bu o zaman ne zaman bütün bu sular, içme sular az prosent bizim planetamızda var. Sen bunu anlarsın mı? Her üçüncü yaşayan planetadaki kişi su içme suya yetişemiyor. Acaba cins daha da mı önemli ne kadar bizim yaşamamız? Endonezya. Nehir o en kirli bir nehir. 40 yıl geri oraları pek güzeldi. Orası bir cihil. İnsanlar suyunu içerdi. Ama şimdi o böyle görüşüyor. Bu Chitarum nehrinde 3000'lerce fabrika kuruldu. Hepsi fabrikalar ruba yapıyordu. Şimdi Chitarum o bir büyük kakteyl nerede kimikat işleri üretilir, sıvıdılır da onun sularında yüzer binlerce gölü hayvan. Gördüğümüz gibi Chitarum sularında Batı Java, Endonezya 2013 yılında 25 milyon kişi bu suyla yaşıyor. Şimdi pek ağır metaller var bu su içinde. Bu insanlar hangileri bu sudan içerler, onların pek büyük kanser hastalıkları var. Hep prost, hani hep bu suyla onlar sularlar kendi tarlalarını nerede pirinç büyütüyorlar. Bu fabrikalar genelde sıvıdırlar sular içine gece bir sürü kimikat. Nice siz kendinizi duyarsınız açan bu sular içinde fabrikanın sıvıttığı kimikatları kullanırsınız bu nehirden suyu. Ben sanırım hani içimde kırpınır, içim korkarım ama ben isterim yaşama ve o için orada işlerim. 3 milyon insan işler bu fabrikalarda. Onlar boyarlar, onlar üretirler rubaları. Endonezya'nın ekonomikası en büyük ekonomika Doğu Asya'da. Kitay 70% suların göller, kendi nehirler kirli. Sadece 2017 yılda Kitay, Çin organizasyonları, enstitüleri, ekolojiye soruları çıkıştı. Çin'de görüyoruz hani onlar saklarlar bu nehirleri. Da biz görüyoruz hani birçok kontrol eder o yerler, o bölgeler, nerede onları bulunurlar yukarılarda. Ama aşağıdaki nehirlere hiç dokunmuyorlar. Onlar öylece kirlilik içinde. Ben artık bıktım kendi yalanlarının içinde. Araştırmalara göre nice 2018 yıla kadar insanlar kimikal içinde yaşıyorlar. 300%'e kadar kalkıştı. Açan onlar üretiyorlar bu rubaları, onlar söylerler hani onların materyalleri zarar vermiyor insana hem de ekolojiyeye. Just like many people, Devam edelim ekoloji için. I was cruelly deceived by the Bence hepsi insanlar bu dünyada görüyoruz, hani bizi aldatıyorlar. Fashion endüstriyası. Ben gelirim Lafka'ya da görüyorum, hani alırım başka bir ürün de görüyorum, hani bu materyaller kendim işlenmiş. Açan ben gördüm bir sitede nice
Halis markalı rubalar, onlar daha pahalı. Ben başladım araştırma yapmaya. Nedense ben gördüm, beni şok etti. Bizim rubalar genelde yapılır toplam ürünlerden. Biz görüyoruz hani polyester, kendi başka pamuk katkıları, viskoza, başka ürünler, onlar hepsi az koyulur da alınır sıradan ruba. İnsanları bu işler büyük paralar tutuyor. Ayakkabılar açan ürünler, onlar ürünler plastikten. Biz anlarız hani bir sürü ayakkabı toplanır da hep yapıyorlar onlardan ayakkabı. Biz sanırız hani öyle ama öyle değil. Bütün ayakkabılar, spor ayakkabıları üretilir yeni plastiklerinden. Biz sanırız hani bizim spor ayakkabılarımız pek ekolojik ama halizden bu pek prost bir iş. Biz ekolojimizi hiç korumarız. Biz onu pek kirletiyoruz. Biz sanırız hani biz alırız markalı mal, ama biz sanırız hani iş yaparsam biz halizden ekolojimizi öldürürüz, bizim planetamızı öldürürüz. Ben düşünüyorum hani biz başlayalım artık açma gözlerimizi de nasıl biz yaparız onu düşünelim. Biz lazım araştıralım da kendimiz öğrenelim nasıl halizden olur bu dünyada. Doğru bu hani şimdiki zamanda 1% rubası onlar işletilir. 1% işlenilir. Açan voloknalar alınır da onlardan yeni üretilir. O zaman olur 1%. Halizden lavkalarda hızlı moda tek lazım 12 yıl. Yani bunlar işlensin da satılsın 48 saat içinde. İslam anlatalım diyelim. Ne için sen üretirsin 400 milyar metre tekstil yılda 60 milyar sadece bundan ve biz görüyoruz hani bir büyük araba ruba yakıyorlar. Her bir yıl tonlarca ruba sıvıdılır çöplüklere. Söyle, sen ne zaman doyacaksın? İnsanların kötülüğü, çıraklık işleri. Niçin sen yok edersin nehirleri, ekolojiyi? Neyin adına? Senin açgözlülüğün, senin ahmaklığın, senin insanlık dışlığın. Sen görüyorsun, senin güzelliğin için fashion endüstriye tutarsın. Sen kendi kendine soktun bu prostluklar içine. Ve sen kendi kendini öldürüyorsun. Sen ötede orada mı tutacaksın? İşte ben senden bıktım. Ve ben bilirim her seninle yapmam. Çözüm. Piştiririz, tüketici formatı, yaratıcı formata. Ben halis şok içinde kaldım bu informasyayı açan gördüm videoda. Fashion indüstri hakkında ne kadar prost hem de akılsız
bu tüketici yaşamda biz yaşayırız. Niçin biz buna izin veriyoruz? Yürütme böyle mal hangisi bizim ekolojiyi bozuyor hem de insanı da öldürüyor. Niçin yapılmıyor? İyi teknolojiler. Cevap burada. Derece pek büyük paralar kazanılıyor. Ve biz nasıl şimdi gördük hem de işittik, biz anlayarız hani tüketici formatta sadece öldürüyor bizi hem de bizim planetimizi. Nice varınca olsun başka türlü bu dünyada nerede paralar daha pahalı insanın yaşamasından. Ve sadece biz kendimiz varınca değiştirelim ki hepsini. Biz varınca olalım, değişiklik yapalım. Senin yaşaman zorluk içinde. Sen yaşarsın göle planeta hangisi göle. Ekoloji hangisi yok eder senin yaşamını, o da yok edildi. Devam eder yok olma. Katastrofanın temposunda. Ama doğruluk onda hani biz yapamıyoruz, durduramıyoruz. Bu format, tüketici format içinde. Yalan formatında, kötülük formatında, akmaklık formatında. İstersin mi bunu değiştirme? O zaman hadi doğru söyle. Bakalım ona nasıl şimdi olur. Biz yok ederiz. Bir sürü dağ, biz bir sürü keseriz bir sürü ağaç. Kofe bulmak için. Ve şimdi biz görüyoruz hani kofe için çok güzel para veriyorlar. Düşünmeden yok ederiz yerleri, tarlaları. Biz ararız altın, yok ederiz bizim dağları. 2-10 yılın için, 100 yılın içinde biz o kadar çok dağ kaybettik. Hangisini 9000 yılın içinde kaybetmiştik. Bizim dağlar bize yardımcı olur kısılıp çıkarma. Klimatın değişikliğine göre biz görüyoruz hani bizim toprağımızı, erozyadan kurtarır. Ama nerede şimdi bizim dağlar? Yüksek hepsici yaşayan yerler. Bizim tüketici formatımızda biz lazım durduralım dağları kesmesinler. Tüketici format, tüketici toplum, bakmaklık toplumdur. Bugün dünyada yok bir tane sistema, hani ekolojiyi kurtaracak mı dört geçecek. O yokken o bize verir tek büyük kontrolsüz, zehirli kimya olarak bizim dünyamıza. 80% pak sular kirleniyor. 2 milyar insan kullanma zorunda kirli sular, hani kirlilik içinde. Böyle büyük sivilizasyon ülkesinde Amerika gibi suyun içinde var bir sürü mışya ve temsiliyet. Штраф miktarı pek çok ekolojiyi yok ediyor. Şimdi şartlar, cezalar ekolojiyi kurtarmak için teknolojiler üretiliyor. Ama bir şey olmuyor. Sebepler durmuyor. Biz sadece ceza çekeriz ama sonuç bulmuyoruz. Şimdilik onda biz para kazanırız. Problemi biz çözmeyiz.
Bizi yalandırırlar, gözümüze toz atarlar. Gösterirler illüziye bize. Nice onlar savaşı kurtarmaya kalı değil. Tüketici toplum, bu toplum yalancılık toplumu. Sadece %0.3% planetada içme suyumuz var. İnsana, algısına insan ulaşır. %1 insan susuz kaldı. Bu problemi çözmek için 140 ülke içinde biz lazım 114 milyar dolar Amerika doları yılda harcamalım. Bu çok mu? Bunu lazım eşitleyelim. Bir yılın içinde biz eğer durdurarsak cenkleri o zaman biz göreceğiz hani biz pak içme suyumuzu varınca bulalım da onu 20 yıla ileri bırakalım. Daha bir büyük problem onda hani bizde yok teknolojiler, algıları yok edecek bizim çöpleri. Bizim planetamız oldu büyük bir sıvazlık. Şimdi örnek olarak plastik işlenir 100%'dan daha az. Başkaları biz sadece sıvı deriz. Okyanusta oluyor kocaman büyük çöp adaları. Mikroplastik bulunur Antarktika buzlarında 83% sular kirlilik içinde. Üretiyorlar plastiği gün günden daha da çok. 580 milyar dolar 2020 yılda oldu plastik üretme fabrikaları. Sadece tüketici formatta biz varınca kazanalım milyarca dolar bu işleri satarak. En büyük dünyada pestisit causing mutations in the body, cancer, and reproductive disorders. Because of the proven harm, most of these harmful substances are banned from use in developed countries. But in order not to lose profits, parayı kaybetmemeye de tüketici formatta onlar üretmeye devam ediyorlar. Ve onlar onu diyorlar hani biz hepimiz yaşarız bir planetada. Ve biz görüyoruz hani havada bütün tüketici formatta para interesleri daha insanın yaşamasından daha yüksek. Her kere açan yayınlanır kimikatlar bize prost geliyor. To advocate or say something in a public forum out of fear because the intimidation is real. Birçok bilim insanı söylüyorlar hani biz kazanmıyoruz para. Biz bunu yaparken para almıyoruz. Ama o kampanyalarda bir sürü resurs var. Da ilerleyeceğim. Onlar isterseler onlar yapacaklar. Onlar gazetecileri de uzmanları da sürekli bastırardılar, durgulardılar. Var öyle ülkeler nerede gazetecilerin yaşamalarını da kesiyorlar, canlarını alırlar.
Ve şimdi bunlar şöyle bir situasyada hani hiçbir onu söyleme. Bu epoka informasyayı yalan söylüyor. Bu toplumda nerede ön planda gider para, biz hiçbir kere bilmeyeceğiz doğruyu. Böyle toplumunda biz yokunca sokağın teknolojiyalar varınca çözsün problemi, ekoloji problemasını. O zaman bu bizim yolumuz. Bizim yaşamamızı kurtarmak için planetadan istek lazım. Kuralım, yaratıcı toplumumuzu, hangisi koruyacak bizi, doğruluk içinde, akıllı, hangisinde hem pahalı oluyor insan yaşaması. Biz görüyoruz, hani yaratıcı toplum o tek bir şans. Anlatırken yaratıcı toplumun hakkında sen kurtarırsın planeti. Hepsine anladı bunu. Sana kalsa senin yüzünden bütün doğruluk, bütün dünyayı geçsin. O zaman hepsi insanlar öğrensin yaratıcı toplumun adına. Hepsimiz bir araya gelince biz hızlı onu kuracağız. Teoti naşı biz yapamayız ya, tek başımıza yalnız biz yapacağız hepsimiz beraber. Yap bunu insanın yaşaması için. Zaman olsun benim adım Anna, ben ekologda. Hepsi neçelerinde bu videoda bir korkunçlu doğruluk. Her günden olur daha zor. Çünkü biz liderleriz fidanların kesmesini, kirlederiz bizim ekologimizi. Ben gittim ekologiye çünkü isterdim yasayı değiştirmeye, durgutma bu işleri. Ama fakta göre, bugün ben görüyorum hani bunu yokunca yapma tüketicilik formatında. De benim acır canım, hani insanlar hangileri isterler yasayı değiştirmeye, kurtarma bizim ekologinin yokunca buna belli etsinler, yokunca bunu yapsınlar. Çünkü böyle kurulu bizim tüketicilik cümlenin sisteması. Bu vakit bilgi dünyasında grantlar pay edilirler bakarak insanların meraklarına göre. Halklararası forumlarda kabul edilirler kararlar, kurtarma dini ekoloji ama onların sadece nasihat karakteri. Yok mahsus vakitler ne zaman bu işler yapılsınlar. Bu vakit bizim planeta yürür ve biz bulunuruz ekoloji katastrofanın kenarında. Lazım anlama, hani var ekolojinin dağılmasının 3 etapı. İlk etap bu açan ekoloji varınca düşsün, yeniletsin kendi kendisini. Ama biz bu etapa geçtik. Ona bir yeri yok. Şimdi biz sıvıtmazsaydık türlü gübürleri bizim bizim yerlerimize de öldürülme hepsi için kendi yolumuzda. Sadece burada da ekosistema yokunca kendi kendisini yeniden yeniletsin. O kadar yıkıklık oldu çok. Hani bizim klimatı yokunca kendi kendisine düşün. Bu ikinci etap hangisi için biz gün bulunuruz. Bu o vakit açan lazım. Yapalım hepsi için ki bunu doğurtma. Biz lazım doğurtalım. Hepsini yaptık kendi yerlerimizle, bizim yerimizle. Eğer biz geçerseydik üçüncü etapa, o zaman geri bir şey döndürmeyeceğiz. Bizim planetamız yavaş yavaş öylelerde bir sonunda yaşayamayacağız. Yerde çekitti 6. ölüm, hayvanların ölümleri. Öyle oldu, açan öldü dinozavrlar. Niçin biz sayarız? Hani dolayda hepsi ölerse de o zaman biz yaşayacağız. Eğer bizim köyümüz anlamır. Neyse korku durumda biz bulunuyoruz. Bizde hata var, şans hepsini değiştirme. Ama vakit kalır pek az.
büyük ölü zonalar zedelenirler yıldan. Öyle dolaylar nerede düşer kislorodun konsantrasyası. Doğruda her bir diriş yöler. Sadece düşünün. İlk ölü zona belirtildi 1970. yılda. 2004 yılda onlar 146 vardı. 2008 yılda 405. Onların sayısı gün günden zedelenir. Ölü zonalar gece kural gibi bulunurlar o yaşamak yerlerinde. Çünkü onlarda bellidir kendilerini sular, anglarında var çok türlü kimik elementleri. Da bu getirdi ona hani ölü zonanın en büyük ölü zonanın yeri zedelindi 70.000 kilometre. Okyan yollar biz de onunla bile. Çünkü okyan verir kislorod koruyor yeri ısınmadan. Ama ki bu vakit ölü zonalar. Bu dönmeyen geri proses. Ama bu davanın çözülmesine kimse hesap almıyor. Çünkü ekonomistler söylerler. Hani iyileşme, kirlenmeyi değil efektif. De çok harcamaklar gidecek. Dolayısıyla yaratıcı tüketici cümlesinde kurtarma dinin insanları lazım harcama bir şey. Shocking facts. Today there are a lot of technologies Şaşılacak for faktlar. dissemination, purification and production Bugünkü of güne var drinking çok water. teknolojiler But ki at least paklama 2 içini billion içmek suyunu. are drinking Ama water contaminated with 2 toxic milyar matter. kişi içerler Let's watch suyu the following video angısı and bir you will kirli. understand who benefits from you drinking Bakalım heavily gelen rol contaminated water. ve siz gideceğiniz kime isterseniz. Dünya payıldı ki onlara kime yetişmiyor su, ki onlar kimde tağı var. OON organizasyonun haberlerine göre insan lazım anlasın hani gelir büyük su krizisi. Da biz büyün varınca kabul edelim suyu soluktan hem en kuru regionda suyu dumandan dünyanın en büyük devletlerin bir kasabasında Lima hangisi bulunur kuraklık yerde dumanı toplarlar büyük setkalara da kullanır da yaparlar ondan içmek suyunu. Morokko'da bulunur en büyük ustanovka hangisi yapıyor dumandan 6.000 litre içmek suyu günde. Eksploatatsiya para çok lazım. Enerji de harcanmıyor. Su soluktan, generatörler soluktan. Bir kolaylık alma 100.000 kubometre su günde. Onlar bence olsundan mobil hem stasyonlar işlerler türlü enerji sızıntısından türlü klimat koşullarında kuraklık yerlerde de kullanırlar armatalar adını türlü devletlerde gösterdiler kendilerini türlü hatalı olaylarda. 2010 yılda yer depremesinden sonra Gaiti'de generatörü verdi bir alay su insanlara adını verdi kolaylık geçirme türlü operasyonları. Sen dersin gülme susuzluktan mı? Barkana böyle yeni teknolojiler. Bütün dünyada yakın 16.000
havadan koyuldu. Angıları paklarlar, okyan suyunu tuzdan da yaparlar onu içmediğini. Ona varınca milyondan galon su versinler bir günde. Versinler 300 milyon kişiye su. Yeni teknolojiler verirler, kolaylık böyle teknolojilerine işleme, okyan suların enerjisinde da kosuda kalsınlar mineraller, angıları lazım bizim kırlara diyene. Bu büyük kızgınlık açan devletlerde angılar bulunanlar okyan yanlarında milyondan insan ölür susuz. Barkana bile teknolojiler. Bu tüketici formatın ideyası angısında biz işleriz. Bu teknolojiye geçti çok zevk. Да, о, пек. Ее качество превосходит стандарты Всемирной организации здравоохранения. Her bir 2 minut ölür bir insan, bir uşak hastalıktan, angısı bağlı suyun kirlenmesine. Şundan sonra 2 milyar insan dünyada kullanırlar sızıntıları, angıları kirli. 2025 yılda planetanın insanların yarısı yaşayacak odalardan yere yetişmeyecek su. 3 yıldan sonra her bir ikinci kişiye yetişmeyecek su. Halil'den bize yok bu 3 yıl iklimin değişilmesi için durum bizim planetamızda değişilir her gün. Bela gelir oradan yerden bir sonu beklemeyiz. Niye ayrıca sen ölmeye mi? Susuzluktan o su içmeye suyu kirli. Böyle. Так что выберешь лично ты? Умирать от жажды? Böyle ayırmak sende var. Tüketici formatında. Bütün insanda var hepsi teknolojiler. Angıları varınca versinler kolaylık ki insanda olsun su. Ama tüketici formatında harcanırlar trilyonlar öldürmediğini insanlara ama dil kurtarma bizim yaşamalarımızı. Bu pek pahalı. Biz kendi yapmamazlığıyla tuttururuz bu formatı, bu tüketici formatını. Angısında problemler hiçbir kere çözülmeyecekler. Çünkü bizim yaşamamız bu tüketici formatı nedeni bu kazanç. Kazanç daha pahalı bizim yaşamamızdan. Bizim ölümlerimiz bu sadece sayılar. Tek çıkış bunda bu değiştirme formatı. En önemli ne sen dünyanca yaparsın kurtarma dini insanların yaşamasını, kendi yakındıklarının yaşamasını, hem bütün dünyada insanları yüklenme, haberleme, yaratıcılık cümle için. İçin değiştirdik sadece formatı biz varınca koyalım yaşamanın zenginliğini daha üstün. Biz geliştireceğiz yeni teknolojilerini de koruyacağız her bir insanın yaşamasını. Çalış, haberle, yaratıcılık cümlesi için. Sadece bu bir örnekti. Nice işler, tüketici cümlesi. Bizde var hepsici değiştirmediğini insanın yaşamasını. Bakalım daha bir örneğe. Nice tüketici formatı alır bizim yaşamımızı. Bakalım Japonya'ya. Büyük türlü devletlerin bilgi adamları söyleyen olacak büyük yer depremeleri Japonya'da.
Ama onlar yokunca söylesinler bu haberleri. Yok kararını yapma. Bugünkü formatta insanlar haberlenmediler. Bakalım bu temaya. Büyük yer depremleri harici yok etsin Japonya hem de onun bölgelerini. Ne için? Japonya olduğu arhipelag 2000 yılından beri. O materik parçasıydı. Ve 12.000 yıl dünyada onlar büyük kataklizmalar da tektonik zikleri olur. Bizim planetamız değişir durmadan. Bizim sivilizasyamız gene yaşar 12.000 siklın sonunda. Global katastrofaları değişir. Japonya'da o ülkelerde hem büyük klimat olayları olur. Alexey Lubushin İnstitüta Fizik Schmidt'in adına anlattı. Yer depremisi Soğuk Kutbu'da 11. yılda 3 yıldan beri analize edilmişti. Seismik sesleri. O söyleler de hani onun depremi olacak magnituda 10 magnitudasına o bölgeden nerede bir Japonya. Böyle büyük bir deprem bizim sivilizasyon hiç yaşamadı. Almanlar söyledi hani seismologlar dedi hani böyle bir yer depremi Japonya'da 10 magnitudasının şiddetinde varınca olsun yakında. Biz görüyoruz hani bu araştırmalara göre insanlara anlatırlar ne kadar büyük deprem olacak. Nankar bölgesinde. Halklar arası araştırmaları gösterdi. Hani orada büyük magnet kupaları var. Onlar çıkar Mantya'dan. Onlar bizim dünyamızı bozar. Onun yüzünden olur depremler. Biz görüyoruz yani seismi depremleri olur her yerde. Depremler bütün dünyada uyandırdı vulkanları. Vulkan patlamaları her dünyanın bir tarafında olur. Bütün insanlar Japonya insanına söylemeleri lazım. Onları lazım götürsünler başka teritoryalara. Bunlar 126 milyon insan. Bu ülke varınca her anda bir minutada yok olsun bizim haritanın üzerinden. Yardım edecek mi başka ülkeler Japonya'ya? Biz yaşıyoruz böyle bir formatta, tüketici formatta. Hangisi ekonomik politika hem de başka sebeplerden dolayı yokmunca oluştursunlar. Biz görüyoruz Japonya'ya hiç kimse yardım etmek kalkmıyor. Klimat o kadar büyük işler yapıyor. Hani biz hiçbir şeye yardım edemeyiz. Biz lazım toplanalım. Bütün uzmanlar hem de politikacılar adamları bir araya toplarsak biz varınca bu Japonya insanını kurtaralım. Yaratıcı toplamın kuruluşu bu tek bir şans, hangisi milyar insanın yaşamasını kurtaracak. Biz şimdi lazım kaldıralım kendimizi de yapalım bir şey. Hani yarınki gün kendine gelsin. Greetings everyone. Hepsi Cine. Selam hepsine dini. Bana dini büyük mutluluk payalma bu forumda. Sağ ol hepsi Cine. Kim payaldı bu oluşta.
Sadece Birleşik Kuvvetlerle biz bir bence söyleyelim doğruluğu bütün dünyaya. Bana pek acizganlı gelen insanlar için anılarında var büyük belalar klimattan. Anıları karşı geldiler onun büyük kuvvetinin. Bugün isterim danışma. Bilin. Ben veririm kendime bir soru. Ne lazım daha göstermez siz anlayarsıydınız. Hem anlatalım hani siz anlayarsınız. Hani bugün insan ölür bir büyük cenkte. Biraz söyler hani biz klimat temasının manipülasyaları yapıyoruz. Ama söyleyiniz bize dini niye oradan fayda var? Bize söylerler hani biz korku deriz insanları. Korku deriz. Ne zamandan doğruluk korku der insanı? Klimat bize dini değil manipülasyon instrümenti. Klimat bu bizim birleşik düşmanımız. Biz aylarla uyumuyoruz gece ki siz öğrenesiniz doğruluğu ki kurtarma insanların yaşamalarını. O insanların yaşamaları kim inanmıyor bize? Söyleyin. Niçin bize lazım harcama bir alay para? Niye bize ondan fayda? Lazım koyma kendi fikrinizi de düşünme. Biz yaşarız hepsimiz bir planetada. Bu bizim tek evimiz de klimat kataklizmaları her birine ilişecek. Onlar olurlar şimdice 1 kilometre bizden. Her bir kataklizma. Söyler onun için hani klima değişler bizim planetada. Ve sizin pencerenin ardında da. Daha bu yoksaydı. Siz onu görmeysiniz. Ama doğruluk onda. Hani siz saçan karşı geleceğiniz klimatın kuvvetinin olacak pek zor neyse de yapma. Tek fayda angısını biz isteriz ondan alma. Bu kurtarma kendi yaşamamızı hem insanların yaşamalarını. Niçin ki ben insanım da ben isterim yaşama. Onun için ben söylerim açık doğruluğu. Ben isterim şimdi size danışma. Din hizmetçilerine, klimatı öldürür hepsini bize. Niçin siz susuyorsunuz? Niçin söylemeyesiniz doğruluğu? Niçin söylemeyesiniz hani bugün tek çıkış hem insanın kurtarması bu yaratıcılık cümlesi. Bu iş için de lazım susma. Lazım haberleyesiniz insanları da kurtararsınız inancıların yaşamalarını bütün dünyada anılar sizlerle sizi. Niçin siz bunu yapmıyorsunuz? Yuak'ın посланиясında söylenir. Herkesi kim bilir nice yapma doğruluğu da yapmıyor. Yapar büyük günah. Siz bunu bilmiyorsunuz mu? Kendi siz susarken öldürüyorsunuz birbirinizi. Bizim susmamız klimatın değişmesi için bağlı öldürmekle. Biz öldürüyoruz insanları, anıları uyuyorlar da bir şey beklenmirler. Ne biz bekliyoruz onlarda? Budizm'da yazılır, hani dil lazım öldürme insanları. İslam'da da hep söylenir, hani dil lazım öldürme bir de insanı. Niçin siz susarsınız? Ben danışırım halis din hizmetçilerine. Anıları hizmet ederler Allah'a ama değil mamona. Getirin aklınıza niçin siz geldiniz duaya ki işlemeye, çalışmaya Allah için. Susmayın. Söyleyin doğruluğu. Söyleyin doğruluğu yaratıcılık cümle için. Sağ olun. We have heard from the scientists that there is a Biz possibility işittik that a magnitude 10 bilim adamlarından hani bu yakınlarda olacak
yer tepelmeleri 10 bal. Enerji bile yer tepelmesinden olacak 32 kere daha çok, ne kadar 9 bal magnituduyla. Hangisi oldu 2011 yılda Tahoku'da. Böyle yer tepelmeler görmedi daha bizim sivilizasyon. Ama güçlüklerini herkeret 12.000 yıllık çıkıldı. Bunlar değil sadece yer tepelemeleri ama volkan patlamaları da. Joe Blundell anlatacak bu iş için. Joe is a researcher, inventor, and entrepreneur. Joe, the floor is yours. Zaman hayır olsun. Ben Joseph Timothy. İsterdim şükredeyim. Yaratıcı cümle sen verdi bana kolaylık. Paylaşma bir konferansiyada. Çoğu bilmiyor bunu hani Grek'de minuslarda var legendalar, katastrofalar için. Çoğu insanlar hangileri why these cyclical disasters seem to give rise to civilization and the halden ultimate destruction of. bu pek And it's kolay actually a fizik really zakonu. simple physics principle. You see, the Milky Way galaxy has a giant northern magnetic field and a giant southern magnetic field. And where those two fields meet, create a waveform oscillation. We spend 12,500 years on the southern waveform and 12,500 years on the northern waveform. No big deal, right? Well, where those two waveforms come together represents a 3% region of space that we will be going through for 200 years. If you follow that 3% region of space back to the galactic central object, that's the place where stars are continually being spun out. So the enormity of energy in this region of space can't be understated. And of course, it's because of that magnetic mixing and the magnetic induction that our planet goes through for that 200 years that gives rise to the cyclical supervolcano cycle. And you can see it like clockwork. Exactly a half a great year ago, 12,500 Yarım years, sıklıktan diğeri 12.000 yılın içinde bir büyük sıkla diğeri alırsak 25.000 yıl geri görüyoruz. Yani olaylar bir sürü volkan patlamaları oldu. Biz bu sıkıları görüyoruz. Yani sürekli geri gider. Bu sıkılarda bütün volkanlar patlama yapıldı. Ve sadece onun için bizde var. Bizde var bu araştırmalarda biz görüyoruz. Yani meteorit düştüğü zaman 76.000 yıl geri, birkaç sıkıl geri bu olaylar hep olmuş. O kadar büyük şiddetle hani insanın yaşamaları yok olmuş. Yarısına kadar. Biz görüyoruz yani bir sürü insan Neandertal yok oldu. Biz anlıyoruz niçin. 12 yıl sıklı, her 12 yıl sıklı bir şeyler yok ediyor. Dünyada patlamalar, yer depremeler oluyor. Biz görüyoruz yani o kadar büyük şiddetli bir patlama olmuş. Yani sanki binlerce bomba düşmüş yerin yüzüne ve yok etmiş bir sürü yaşama, bir sürü can almış. Volkan patlamaları da o kadar şiddetli olmuş, angısı sürmüş 49 gün. O kadar büyük bir katastrofa. Angılarına biz yok önce hazırlanalım. Joe, thanks so much for studying the cyclicality of 12,000 years. Pek sağ ol, büyük söylüyoruz size Joe. Hani siz anlattınız bize 12.000 yılın sıklığını. Biz buna daha derin araştırma yaparsak biz göreceğiz nasıl olur bizim planetimizde. Biz isteriz büyük sağ ol söylemek bütün araştırıcılara, uzmanlara, angıları bulur çözüm bizim klimat değişikliğine. Bunlar Paris bilim adamları angıları anlatır bize
doğrulukları. Biz isterseniz siz isteriz. Siz bilersiniz. Yani biz sağ ol söyleriz sizin işin için. Bütün volontörlere de sağ ol söyleriz. Angıları 180 ülkeden toplandı da kurdular. Bu platformayı, hani biz hepsimiz toplanalım, bu potansiyeli kullanalım bir amaçla. Ve biz anlayalım hani klimatın değişikliği insanın kabahati değil. Biz bu çözümleri lazım bulalım. Biz isteriz çağırmak hepsi bilim adamları, hem de araştırmacı adamları. Biz isteriz siz hepsiniz paylaşarsınız bu yayınla. Siz lazım anlarsınız ne kadar önemli bütün informasyayı anlatmak herkese. Ve bu informasya bizi kurtaracak, bizi yaşamamızı kurtaracak. Bu formu bakarak yalvarırım, çekin sizin videolarınızı, sizin fikirlerinizi bize anlatın. Nice siz çağırırsınız kendi dostlarınızı, kolegalarınızı. Yollandırın bize. society.com ve siz lazım görersiniz hani vulkanlar pek çoğaldı. Землетрясения и вулканы. Yer depremleri ve vulkanlar büyük şiddette bizim dünyamız yok olur ve yok eder bütün yaşamı etrafta. İki vakitler bu olaylar bir hızlı büyüyor. Başladı. Olma nasılsa hiç anlatamayacağınız bir şey. O kadar büyük şiddetli yer depremler olur. Yerin içinde 751 kilometre derinlikte. Bizim uzman adamları bunu anlatamır. Biz düşünüyoruz hani yer depremi olur dünyanın üzerinde, mantanın üstünde. Biz görüyoruz hani yer depremi olur da bu fakt. Hem kötüsü de hani onların çoğulu hem de magnitudaları büyük olur. Yer depremleri o kadar derine girer da biz görüyoruz hani onlar yeryüzüne de çıkıyor. Biz anlıyoruz hani onlar daha yıkıcı olur. Şimdi daha çok onların sayıları olur 10 kilometre derinliğinde. Şimdi biz görüyoruz kaç seri 36 seismik durumlar nerede magnituda 4,5 hem 7 bala kadar çıkıyor. Yeni Kaledonya'da April'in başında 22. yılda oldu. Sadece bir deprem biz görüyoruz 2021. yılda Ağustos ayında Gaiti'de angıları götürdü 2200 can. Ölümlü bir bela başımıza gelir, angısı kalkır yeryüzüne. Bizim gözümüzün önünüzde biz görüyoruz ne kadar yer açılır bizim bacaklarımızın altında da yutuyor bizim yerlerimizi. Böyle yıkılımlar Amerika'da, Kenya'da, İspanya'da, Türkiye'de, Çin'de hem de Baykal'da biz görüyoruz. Her bir olay varınca götürsün pek büyük canlar. Doktor fizika matematik uzmanı Fizika Enstitüsü'nden Yuri Kuzmin yaptı büyük bir araştırma. Angısı gösterdi bizim dünyanın yeryüzünü
bu anomalyaları anlattı. Biz görüyoruz hani bizim yer yüzümüz açılır. Bizim dünyamız patlamak zorunda. Planetada büyüyen pek çok sayıda yer depremleri. Biz anlarız hani büyük magnitudada seisma olaylar olur. Nerede onlar bölünür birkaç yerlere. Onların sayıları onlarca, yüz binlerce, kimerse binlerce magnitudaya çıkıyor. Tabi olur sadece o problemada nerede yanar gazlar çıkıyor bize. Roylar biz görüyoruz sadece değil o zonalarda nerede var Prosluk, vulkanlar, India'da, Palkar'da biz gördük. Sentyabr'da 2018 yılında başladı Roy yer depremlerin sayıları 2 yılın içinde 5000 yer depremesi oldu. Наш olay Ağustos 20. yılında Brasil provinsinde Antarktida'nın sahilinde biz görüyoruz hani magnet girişi oldu 85.000 yer depremisi Angus'un magnitudası 6 bal olur. Halil'den proses geçiyor geologik zamanında büyük maçtaplarda da insanın yaşamasında değil. O bizim litosferli plitaları yer yutuyor. Yarım yılın içinde 2'de 3 yolu bizim yer üzerinde olur. Bu katastrofalar kesir bu katastrofalar sadece 5 kilometre kalınlıkta insan dünyamızın yer altına giriyor. Nasıl olur bizde? Biz görüyoruz hani birkaç yılın içinde katastrofa, büyük katastrofalar yer depremlerinin yüzünden de biz araştırıyoruz. İnsanlar topluyor bu bilgileri de anlatıyor bize. Ofisel seismik organizasyonları anlatmaya savaşıyorlar. Bize savaşıyorlar bunu söylemeyen yalan. Biz sanırız hani dünyaca organizasyonlar onlar işbirliği yaptılar ve bize doğruyu söylemiyorlar. Yerlice biz halklar arası portallara başvurarsak biz o zaman göreceğiz. Bence toplayalım bütün informasyayı. Ve biz görüyoruz grafikte hani yok seismik azaltılması, aktifliğin azaltılması. Niçin böyle olur şimdi? Niçin yok plan nerede varınca insanları götürmeye, çıkarmaya bu bölgelerden? Doğruluk gösteriyor hani hiç kimsecik bize söylemeyecek. Hiç kimse bizi almayacak, yardımcı olmayacak bize. Açan olacak büyük kritik situasyonlar. Siz kendiniz düşünün. Geleceğim bize yalan söylüyorlar. O gücün hem de sayının yer depremesini niçin onlara bize kurtarma? Biz pek büyük şoktayız. Ne kadar çok yer depremi olur. 3 ve 4 balda. Biz görüyoruz hani Indonezya'da hem de Filipina'da büyük depremler oluyor. Birkaç ülkeler öyle ülkelerince Endonezya hem de Filipinler onlar kestiler birkaç tane bin yılda onun sayısını, yer depremin sayısını bize anlatmıyorlar doğru. Niçin bize bu yalanları söylüyorlar? Onları görmediler mi datçıklar? Bize koyun yerine sayıyorlar.
Niçin onlar bize söylemirler seismikin doğrularını? Bunları öyle yaparlar bize rejim. İstemirler insanlara doğru söyleme. Onlar bizim fikrimizi karıştırırlar. Da böylelikle onlar bu katastrofaların yüzünden insanların canlarını kesiyorlar. Milyonca insanlar kaybolur. Da hem prostluk hani bu seisma ortalık bütün bilim adamları ondan kullanırlar. Hani yapma ciddi araştırmalar ve hiç kimsenin aklına da gelmiyor nice ne kadar onlar doğru ya da yanlış. Bütün dünyada monopolya hem de bize vermiyorlar kanuna göre bize büyük manipülasyon yapıyorlar. Belki 10 yılın içinde bizim dünyamız bir sürü yer depremi başına geldi. Ve biz o zaman görüyoruz nice onun gücü büyüdü. Biz görüyoruz hani çatlar bizim dünyamızın yeri. Bu vakit bizim yerin merkezinde biz görüyoruz magma algısının prosesleri kan gibi yukarılara çıkıyor. Kan kavitasyası biz görüyoruz hani bu bir hastalık. Bunun yüzünden dünyanın ortasında biz görüyoruz hani bu şiddetli litosfer plitaları yıkılır ve biz görüyoruz hani gaz çıkar magmaya ve böylelikle bütün duvarları kanla doluyor. Ve biz şimdi görüyoruz böyle bir proses hani bütün yer depremleri durmadan çoğalıyor. Biz görüyoruz hani varınca büyük derinlikte Peru'da büyük şiddetli yer depremleri olabilir. Biz görüyoruz hani yeryüzünde yer kabuğu kavitasya magması olur da o yıkılma prosesine giriyor. Bizim sivilizasyamız bu yüzden varınca yok olsun. Geri dönen sayımız bir büyük bomba gibi bizim planetamızın içinde başladı. Dünyanın içinde okyanuslar, okyanus kabuğunun içinde bu pozisyoner. Biz görüyoruz hani burada hem büyük derinlikte yer depremleri oluyor. Hunga Tonga, Hunga Ha'pai 11 büyük ayın 15. büyük ayında 22. yılda 80% insan yok oldu. Biz görüyoruz hani bu vulkanlar varınca yok etsin bir sürü insan. Ve şimdi görüyoruz hani bizim kabuğumuz şimdilik kalın tutuyor bizim yaşamamızı. Ama az kaldı biz olacağız buzluk periyottaki insanlar gibi. Binlerce yıl geri nice insanlar kendini kurtaramadı vulkanların yüzünden. Bizim planetimiz olacak daha büyük şiddetli de prostluklara girecek. Zincir reaksiyasına dönüşecek. Daha büyük belalar da tutar bu vulkanlar, angları daha uyanmadı. Böyle büyüklükte nice Yellowstone, Campi Flegrei, Elbrus, Lac, Kikai,
называют вулканами судного дня. Onları söylerler hani onlar vulkanlar angıları bizim bitki günümüzü götürecek. Onların patlamaları yok edecek bütün dünyanın. Но сейчас уже демонстрируют признаки активации. Вулканами пройдет критическую отметку, то масштаб катастрофы трудно даже представить. Наша планета раскалывается на части, а нам не до этого. Бесконечные проблемы потребительского формата закрывают нам глаза, не давая увидеть главное. Нас обманывают, манипулируя данными. Статистика по землетрясениям подтасовывается так же, как это происходит. Bu statistika yer depremlerini anladığı наши anekdotlar kim bunu yapıyor? А кто-то, возможно, чтобы не пугать. Para için yapıyor. Hani insanları korkutmak için. People die inside the dead body inside the house. It's a nightmare. Oh, I'm pretty well fucked. I fell through that hole. Чтобы мы с закрытыми глазами шли прямо в обрыв, пока кто-то знает, но намеренно скрывает или боится озвучить правду. Но у нас все еще есть шанс. И поэтому мы просто обязаны говорить правду. Мы сможем противостоять катаклизмам, если объединим научный потенциал. Но для того, чтобы управление климатом стало нашей реальностью, ученым важно объединиться в единой цели. Возможно только в созидательном обществе. Biz yaratıcı toplumda bunu varınca yapalım. Biz lazım karar verelim. Sizin yaşamınız için. It's a crime against humanity to suppress these facts about climatic Susma. You may ask why are these facts Bu faktları yokunca susturalım. Bu insana karşı, kanına karşı gitmek. Siz soracağınız niçin biz susarız? Niçin biz saklarız? Ki iyi yaşama dini, ki tüketicilik cümlesi isim birbirine gitsin bizim planete karşı. Niçin biz susarız? Biz sanırız hani olacak dahilin mi? Biraz yaşayacağız ama yaşayacağız değil çok. Böyle yalanla, böyle doğruluğun susuzluğuyla biz bırakırız bizi şanssız geleceğimize dini. Açan insanlar görürler doğruluğu, onlar toplanırlar. Değil bir taramak da yokunca olsun birleşmesiz. Şimdi insanlar, bilim adamları kim sanatlanır bununla? Yerlem onlar anlarlar. Nasıl bu korkunçlu bize dini. Onlar bilmiyorlar. Nasıl onu çözmeye. De burada olur cevap bu soruşa. Niçin bize lazım? Yaratıcılık cümlesi. Ki bulma, sposоб karşı durma klimata. Birleştirme bizim kuvvetlerimizi. Finanslama bilim adamlarını bütün dünyada. Onlar lazım. Dilar da dün tüketsinler çalışma insanların kurtarması için, planetin kurtarması için. Çünkü tüketici formatında bu yok. Tüketici formatında paralar, angları verirler, giderler. Neresi değil belli yerlere. Doğrudan belli. Kimin ceplerine. Da görüp bunu zor. Da görüp bunu zor inanma. Hani kolaborasyonistler umutlanırlar. Angları için biz daha ileri söyledik forumda. Onlar da planlarda ödeme vulkanı, yer depremeleri, paralar için anglarını onlar kabul ederler.
haberlerin falsifikasiyası için. Onların işleri değil doğru. Onun için onlar panikada savaşırlar, kapama hepsi bildikleri algılarından çıkar doğruluk. Onların yalan imperiyası dağılır. Bu vakit milyonlar insan kaybederler kendi evlerini. Ağrırlar kendilerine yaşamak yerleri başka devletlerden. İnsan kaçır dahi yaşamak için. İnsan olur mal bu dünyada. Niye ziyet çektiler size? Onlar yakarlar bizi diri. Onlar öldürerler. Öldürerler bizim anaları, kız kardeşleri, uşakları. Onlar zorladarlar. Bizim insanları yakarlar onları diri. Biz geldik burayı ki kurtarma bizim anaların, kız kardeşlerin yaşamalarını. 21. asır. Ne değil bizinin öyle? Niçin kaybedildi insanlık? Kimseye inanmıyor kendi güçlüğünde. Cinkler, klimat katastrofaları bugün peydalanırlar türlü yerde. Bejeniz, bugün 100% perspektif her bir planetin yaşayanına. Bilir misin sen ne o bejeniz? Kaçak. Burada kaçakların lagerinde Kutapvan'da 5. kapandayız. Biz kaybettik kendi yaşamamızı. Ne olacak bizim uşakların geleceğinden böyle? Niçin biz geldik Bangladeş'e? Çünkü bizi çok izlediler. Niçin biz verdik İskemyan'ın kuvvetlerine karşı halk arası ceza davasına? Niçin ki aldılar bizim haklarımızı? Ne kadar biz sürteceğiz, ziyet çekeceğiz önce kaçaklar. Geçti 30 yıl önce biz olduk kaçak, bizim yok geleceğimiz. Nasıl gelecek bekleyip uşaklarımızı? Şimdi gelen geçti 30 yıl. 30 yılın içinde biz yaşamadık nice insanlar. Yok yerimiz bu dünyada. Nerede biz yaşayalım korkunçluksuz. Oldu öyle bizim yaşamamız bu kaçakların lagerinde oldu daha kötü. Ne kadar nice de zindanda kapanlar. Açan insanlar olurlar kapalı. Onlara verirler advokat ki onları korusunlar. Ama biz burada yaşıyoruz. Çünkü kapancılar 30 yılın içinde. Ve bütün dünyada yok bize yeni bir advokat. Biz isteriz çıkma bu zindandan. Eğer Bangladeş'in hükümeti isteyecek, o var bizi kurtarsın bu kapandan. Biz isteriz haberleme bütün dünyaya. Hepsi hakları koruyanlara. Biz başka istemiyoruz olmak kaçak. Biz görme bizim geleceğimizi böyle. Hep kaçak insanlar. Biz öldürecektik kendimizi, bileydik. Hani biraz ziyet çekeceğiz. Kaçak insanlar. Büyük kaçakların lagerleri, bu ölüm lagerleri. Bu 10 kurumun işin çıkışları hem başka kurumların Angola yardım ederler kaçak insanlara. Böyle büyük yaşama tüketici formatın cümlesinde. Крайней жестокости и безответственности за происходящее. Yok değişilmek. Или иных представителей
kuvvetlerde nice de ona değişilmesine değiştirmişler bu durumu. Nasıl değiştirmediğini bu durumda lazım değiştirmeye bizim formatımızı insanların aralarındaki cümlede bütünden lazım format hangisinde insanın yaşaması olacak en pahalı. Onun korunması onun korunması olacak ihtiyaç. Olacak yardım. Olacaklar insanların aralarında bir temel gibi. Bunun kararı olacak o an lazım kurma yaratıcılık cümlesini. Eğer bir şey değiştirmezseydik sabah her biri olsun bu lagerde. Bu en iyi perspektiva. Sana dini nice kaçak insana. Koşullar orada pek kötü, pek. Her bir lagerde yaşayan insanlar. Orada yüzer palatak bulunur. Ya da yakın. Onların aralarında hiç yok boş yer. Hiç yok korkunçlu yer. Bir seyredince ben orada bulundum. Ben gördüm uşakları ayakkabısız. Açan giderdi kar. Bir iki uşak hepilerde hani soğuktu hava. Çünkü babalar uyumazlar tüm gece ki koruma kendi uşaklarını soğuktan. Ne çünkü orada yok ısıtmak sistemasi. Ne çünkü zor alma onu bir geceye. Çünkü bu sadece palattı. Ve bu değil korkunçlu. Da ben düşünüyorum hani hepsi cümle kurumlar lazım. Savaşınlar daha iyi yapma bu durumu. Çünkü cümle kurumları verirler onlara yemek, ruba. Ama bize lazım o. Ama soruş ondan niçin her yıl kışın bizde epidemiler bu problema. Ne yapıyorlar cümle kurumları? Onlar koruyurlar hepsine var. Ve her kışın verirler bu yardımı. Erlen bir yılın içinde paralar toplanarlar da harcanardılar evlerin düzmesine bu insanlara bu problema olmayacaktı. Vereceği kolaylık bakma başka sonuçları hem ilerletme orada ekonomikayı. Ne için? Niçin lazım bu lagerler olsunlar bütün dünyada? Ne vermer çözme bu sorusu bir kere hem bütünden. Sorusu cevap belli. Kaçak insanlar bu biznes, bu kara biznes. Bu mal. Sen malsın. İlk. Kaçak insanlar bu pek kolay. Onları kimse aramayacak. Onlar kimse değil lazım. Ne devlete, ne o tarafa nereye onlar kaçırlar. İkinciler kaçak. Bu pek iyi biznes. Hangi sfere herkese gelirleri. Onları vancı satma bir kere af koyma ona kabildi büyük gelirleri. Üçüncüler beşini bu mal. Hangisini herkese vancı satma. Bu kolay iş. Vancı satınlar organları. Dördüncüler kaçak lagerleri. Bu ofisyal hem değil ofisyal gelirlerin sızıntısı. Çoğunluğu kim orada işler, kim işler halklar arası kurumlarda. Beşinciler tüketici formatında bu büyük biznes. Hangisi yokunca durdurma. Onun için o herkese olacak. Da burada katılı devlet kuvvetleri ve herkese olacak sebepler Anglarına göre insanlar lazım olacak açısından. Bu bizneste var pek çok bırakanyer. Da hepsi bu insanlarda hepsi alınmış. Hükümet de bu iş için bilir, taможня bilir. Hepsini onlar bilirler kim nereye gider. Bu biznes. Dahireci katılı bu biznesa hepsici. Çünkü devletlerden yerde var. Çünkü insanlar geçerler başka devletlere. Faydalanında pek çok hırsız. Siz bana ödeyeceğiniz böyle sayı ben de geçireceğim sizin aileyi.
oy bile seni reddetsin. Ama yarın bu insan pek просто siz bilmeyeceğiniz hiç mi sizin aileniz o yere nereye giderdi? Так что либо семья мертва, либо что-то в этом роде. İnsanların satması bu bir büyük global epidemi. Laf gider değil, niye milletteysin sen? Ya da insan geldi başka regiondan. Biz işittik olay için açan kişiyiz. Angısı 8 yaşındaydı. Kaldık hamile. Lagerde. Biz saymazdık insanları angıları alarlar da götürerler dil belli yedilen yerlere. Da bu bitmeyecek. Çünkü bakarak ne kadar bir lager var ki ne kadar insan oraya gelir. Kaçak lagerleri siz lazım anlarsınız nice bu işler. Kaçak lagerinde bence zor bulma güzel kızları ya da çocukları. Ben boşuna bu iş için söylemeyin çünkü onlar da şirket alırlar. Bunu lazım anlama. Çocuklarda dil korkunçlu. Orada. Beyaz ben halden doğru söylerim. Hani onları da satarlar. Sebep, niçin ben onları araştırdım araştırdım. Onlar sadece начинка. Bin insan ölüyorlar gençlerde. Milyonunda dolarlar kaçak. Bizim cümlemiz işler kuvvetle markana güreşmek resurslar için karşı karşıya durmaklar türlü sferalarda bir de insan olmayacak uslulukta. Çoğu kurumlar savaşırlar. Çoğu kurumlara verilir az finans tutturmadığını kaçak insanların için. Politika sonuçları burada büyük rolü var. Çözün kendi politika sonuçlarının birbirinin burada var kaçaklar. Onlara lazım yer, onlara lazım ek, onlara lazım medik yardımı, onlara pek çok lazım. Ama yok, bunda meraklı. Humanitar yardımı büyük politika uğrunda bulunur. Bizim devleti çektiler çünkü 40 yıl, belki de 45 yıl. Ama görmeriz bundan çıkış. Biz hepsimiz insanız. Biz isteriz kabul etmeyi, öğrenmeyi. Biz isteriz hani bizim yaşlarımızda hepsi iyi olsun. Politikler, kurallar armiyi. Ki varınca öldürme insanları, ki kabul etmeyi kendilerine büyük gelirleri. Onun için açan var politika durumu. Stabil durumu hem iyi götürmek, insanlar kaçmışlar kendi devletinden. Bizde var kaçaklar, angılar gelirler açlıktan, ekonomik problemalarından, değil sadece cenkten ama başka problemalardan, nice kuraklık. Kaçak insan, bu insan angısı kaçır korkunçluktan ama ileride onu bekler ölüm. Şimdi sınır nice büyüklerden sonra çoğu insanlar geçemiyorlar sınırı niçin ki onları bence tutsunlar başka insanlar de onlar bence sansınlar hani bu bizim düşman da öldürsünler biz gördük nice öldürdüler insanı uşakla sınıra yakın 10 metre sınırdan çünkü niçin onlar isterler onu geçmeye. Büyük klimat, onun çoğu insanlar bırakırlar kendi devletlerini. Tüketici formatında yok bu insanlara yer. Sadece kaçak lagerlerinde. Angıları dolu. Ama orada da yok onlara kurtarmak klimattan.
Klimatın değişmesinden biz lazım bekleyelim. Hani bu gelecek yıllarda varmış olsun büyük değişilmekler, büyük katastrofalar olacak pek çok kaçak insanda biz görüyoruz. Hani insanlar bulunurlar kötü durumda, konfliktlerden, klimatın değişilmesinden. İnsanlar hangileri geçler başka yerde yaşama. Onlar bunlar roz durumda. Da çıkış olur o ani peydalanır ki onlar kim ister kazanma onların sırtlarına. Anlarsınız. Bu olur kaçak lagerlerinde. Nerede insanlara alırlar büyük paraları da onlar verirler kendi organlarını. Onlara alırlar iş de bitkide belli olur. Hani onlara bir şey ödemirler. Böyle olaylar olurlar çok kere. Olur bir kapalı çevre. De ben düşünüyorum. Hani biz bunu görüyoruz. Kim gözlediyoruz şimdi. İnsanlarla satmak, koruyan insanlar, şirketler daha çok söyleme, insanların satması için hem klimatın değişilmesi için. Biz çıkardık sujeti insanlar için Angloları kaybettiler kendi evlerine su bulutmasından. Ana 12 uşakla anlattı bize ne sıra geldi ona yaşama. Arkana böyle çok uşak, yakına kocası. Da sonra su bulutmasından o kaybetti kendi varlığını. Onun evi yıkıldı. Da şimdi kaldı evsiz. O anlattı bize. Hani onda vardı öyle fikirler ki öldürsün kendisini. Bu gösterir bize halit klimatın değişilmesinin yoksa negatif bellidir kendisini insanın varlığında. İnsanın fizik hem psikik tarafından sağlığına. İkincile biz görüyoruz niye su kayıplar olurlar ondan. İnsanların vardı evleri, sonra onlar su bulutması, yer tepkilemeleri, angıları, hepsicini alırlar niye onlarda vardı. Durum kaçak insanlarla gösterir bugünkü cümlenin kartinası. Tüketici formatında kimse istemiyor çözme alemin problemlerini. Herkesin düşünür sadece kendisi için. Dolayısıyla biz görürüz hani yok birleşmek. Biz yeriz birbirimizi. Tüketici formatında kimse çözmeyecek bir de problemi. Böyle cümle yok perspektivası. Diyeceğiz bu tupik. Dünyanın türlü yerlerinde var konslagerler, kaçak lagerleri. Çoğu onlardan 70 yıldan çalışırlar. Bu sorunun çözmesi yok önce çözme. Çünkü kaçak insanlar bu milyar biznes vergisiz. İnsanlar bu mal bugünkü tüketici formatına paralar angıları verirler bu insanlara dini faydalarlar ceplerine. Bu insanlar yaşarlar palatkalarda, soğukta. Yok kanal sıcak ısıtmak sistemaları, yok kanal sıcak suları. Bejinci, bu insanlar angıları kaldılar devletlerin aralarında. Onların yok hakları, onları yok kim korusun. Onları pekelin satırlar. Uşakları satırlar organlara. Mahsus kimse istemiyor nesli değiştirmek, yardım etmeye bu insanlara. Çünkü kaçak insanların lagerleri bu bir büyük biznes. Hangisi getirir büyük paraları. Değiştirmekler klimatla hem cinkler getirirler ona. Hani biz varınca hepsimiz olalım kaçak insan. Ne olacak?
Biz düşeceğiz böyle konslagerlere. Nerede yiyeceğiz birbirimizi. Bir yudum su için, hem bir buka ekmek için. Yarın biz değiştirmeyiz. Tüketici formatını hep öyle de olacak. Değil 10 yıldan ziyade. Ama bu olacak bu yakın yıllarda. Da hepsi kim kalacakları buna katılacak. Evet. Now you may ask, how does it affect me? Şimdi bir sorarsınız. Nasıl bu benimle bağlı bence olsun? Niçin göstermeye bile işleri? Niçin lazım bu haberler? Bu bağlı sizinle. Bir kim sizin uşağı bile küçük kişi yüzüne sıra geleceği geçmeye sizden başka yere. Zor bunun için düşünmedi. Global kataklizmaların değişmesinde pek çok insan geçer kendi yerlerinden başka yerlere. Değerli bir değiştirmesizlik formatı insanların satmak paniyeri her kere ilerlenecek hem buluşacak. Zorlatmak olacak yerde. Ne çünkü tüketici formatı boğular zorlatmanın sebebi böyle de lazım olsun bizim cümlede. Nice biz götürürüz kendimizi daha prost ne kadar hayvanlar. Güçler onun için hani bizim cümle öler. Da hepsi bu sebepler tüketici formatı. Bakın böyle biz gireceğiz bizim geleceğimize. Soracağız niye ben varınca şimdi yapayım. Şimdi siz varınca büyük problemimiz. Bizim insanlar değil birleşik. Yok birleşmek diye. Hepsi ister yaşama. Bu değil mi toplamak diye? Kimse istemiyor. Onun evini ki onun evi yıkılsın. Kimse istemiyor olmayacak da. Biz insanız. Biz isteriz hepimiz yaşama. Bu değil mi? Birleşik diye bize dini. Haliden biz bunu isterseydik. O zaman bize lazım ilerleme. Bizde var hazır yaratıcılık cümlenin modeli. Bu doğru hem korkunçlu cümle. Önce sen düşünürsün. Senin uşağın yaşaması. Tutar mı ona hani biz birleşelim. Ben kendime dini kabul ettim kararı hani benim uşakların yaşaması. Tutar ona hani ben lazım kullanayım bu bitki şansı. Şimdi ben isterim vermeye Allah Virza Solange. Ben Angola'da. Şimdi yaşıyorum Afrika'nın Üleyen tarafı Respublikası'nda. Pek büyük bir problem Angola'ları var. Bütün uşaklar, karılar, hem de adamlar yok olarak her gün kaybedilir. Kriz insanların satmak günden daha büyük büyüler. Bütün devletler bu problemi bir şey yapmıyor. Siz açarsınız gazeteleri, dergileri, haberleri ama hiçbir yerde bulmayacağınız hani binlerce insan kaybolur. Şimdi siz göreceksiniz hani insanları alırlar, çalırlar evden. Ya da okula giderken, işe giderken. Biz sanırız hani hiç kimse buna bakmıyor. Hiç kimse bunu durdurmuyor. İnsan satışı yok eder aileleri. Bu pek zor bir yaşamak durumu.
Bu bizim toplumumuzu yok eder. Biz görüyoruz hani insanlar gözlerini kapatır sanki hiçbir şey olmamış gibi. Biz kalizden lazım durduralım bizim cansız ruhumuzu. Gerçekten biz duyuyoruz hani insanlar hani lazım bizi korusunlar, başka bizi korumurlar. O zaman biz kendi kendimize birbirimizi lazım koruyalım. Ben Angola'danım ama şimdi ben yukarıda yaşıyorum. En büyük problemi hani kaybediyor ki gün bir sürü insan hiç bilmediğiniz sebepten dolayı. Bu kriz her gün günden büyüyor. Hükümetler hiçbir şey yapmıyor bununla. Siz açarsınız gazete, açarsınız haberleri ve siz hiç görmeyeceğiniz. Hani bir sürü insan kaybediyor. Şimdi bütün dünyada yeniden insanları alırlar. Ya da okula giderken ya da işe giderken. Ve biz sanırsan hiç kimse bunu görmüyor. Bu pek şiddetli bir durum. Hani bizim yaşamaklarımızı hiç paya tutuyorlar. Bu sebeple insanlar görüyorlar, hani gösteriyorlar, hani hiçbir şey olmuyor. Ama halis biz lazım durduralım bu olayı. Biz lazım görelim bütün doğrulukları, gözlerimizi açalım. Biz eğer duyarsak hani insanlar hangileri lazım bizi korusunlar ve başka korumurlar, biz kendi kendimizi lazım koruyalım. En büyük sebep nerede kötülük büyür, onda hani hiç kimse iyilik uğruna yaşayan hiç kimse bunu yapmaz. Benim için biz lazım birbirimizi koruyalım. Pek zor yaşama korku içinde. Açın sen görüyorsun hani sevdiğin insan çıkıyor yerden de bilmiyorsun dönecek mi o geri yoksa dönmeyecek mi? Eğer gelmezse dönmezse kim sana varınca yardımcı olsun. Eğer biz istemezsek böyle toplumun içinde korku içinde yaşama biz lazım toplanalım da bu değişiklikleri düzeltelim. Biz lazım gelelim bir fikire. Hani hiçbir yaşamakta aileler biz lazım yok olsunlar. Biz hükümleri kabahat buluyoruz. Ama bu doğru değil. Biz kendimiz bunda kabahatlıyız. Biz lazım karar bulalım. Biz lazım söyleyelim, herkes bizden söyleyelim. Hani ben böyle bir şey başka yapmayacağım. Herkes bizden lazım değişsin, içten değişsin. Yeniden biz birbirimizden lazım davranalım, iyice kız kardeş gibi. Hiç önemli değil biz beyaz tenliyiz mi yoksa kara tenliyiz mi? Biz lazım anlayalım hani bir şansımız var. Bizim bu dünyada değişme şansı var. Eğer biz toplanırsak da birbirimize karşı gidersek. Ben içten anlarım hani bizim toplumumuz bence kurtarsın insanın yaşamasını. Yaratıcı toplum bize lazım yardım etsin. Söyleyelim hani biz kurarız toplumu hani kurtarma bizim yaşamamızı. Biz lazım söyleyelim hani ben varım. Bir anda insan çıkıyor da onlar varınca değiştirsinler sistemi. Ve biz biliriz hani bu topluluk o yaratıcı toplumun. Ve ben içten inanıyorum hani bütün kararlar böylece kurulacak. Sağ olasınız. Büyük sağ olasınız size. Hani siz bizimle paylaştınız. Ve ben sizinle aynı fikirdeyim. Hani şimdi bizde bir çıkış, yaratıcı toplumu kurma. Bende şimdi bir soru size. Tüketici format içinde biz yaşarsak, siz inanırsınız hani bizim geleceğimiz var.
Ben biliyorum hani her insan düşünür. Nereye gider bu yaşamak? Nice öteye doğru biz varınca yaşayalım. Anlayarak biz lazım değiştirelim bu durumu. Vakit geldi. Vakit geldi yalanları söylememe. Vakit geldi toplanma. Bu problemi çözme beraber. Onun için hani biz aynaya bakarak söyleyelim kendi kendimize. Hani ben bence hepsini yapayım. Lazım ki hepsini yapayım. Ani değiştirme, tüketici formatı, yaratıcı toplumun içine. Klimata karşı çıkalım. Bizde bir sürü teknoloji var, hangileri bize yardım edecek. Bakalım videoyu. Binlerce insan güler bu dünyada kendi zamanını beklemeden. Полтора миллиона человек. В США в среднем 17 человек в день умирают. Çin'deyken de Amerika'da binlerce insan ölüyor kendi böbreğini beklemeden. Yeni böbreğini insan bekliyor 3 ya da 5 yıl içinde. Indiya'da insan sadece 3% insan kabul ediyor bunu. Söylersen nasıl bence yaparsın? Eğer bu organlar gelmiş senin yapılarına. Yanaşı yapıyor bizim tüketici formatımız. Çöz bu problemi. Her saat karar panayırlarda satılır birer böbrek. Uşakları konstruktör gibi dağıtırlar parça parça. Hani onların organlarını milyonlarca yıl içinde satmak için. Sen rahatsın mı? Senin uşağın dışarıda kalır. İnsan fermalarında uşak küçücük dışarılar hamile kalır da uşaklarını doğurur. Hani o uşakları satmak için. Her bir yerde var insanlar angstazın böbreğini satsın. Açan insana yaparlar operasya. Orada da varınca onun böbreğini alsınlar, ona haber vermeden. Ve biz biliriz hani şimdi var efektif kararlar, angıları varınca tutarsın bu yaşamaları. Bunun adı teknoloji 3D organ yaratıcısı. Biz görüyoruz yaratılır gözümüz, kan ürütümümüz, böbreğimiz, derimiz, kalbimiz, печенimiz. 3D биопринтер уже стал частью научного оборудования на МКС. 3D bioprinter artık oldu bir parça uzmanlık teknolojisinde MKS'ta. Şimdi görüyoruz hani bu süje oldu uzman fantastik romanına bir büyük süje. Taylor Crouch yazdı bunu. Biz görüyoruz hani 3D bioprinting binlerce insanın yaşamasını koruyor. Bu ölümler kaybolur. Biz varınca kurtaralım binlerce insan. Bu kötü formatın, tüketici formatın içinde kara pazarın insanların organları satan insanlar, biz onlardan kurtulacağız. Bu teknolojiye göre bir sürü can kurtaracağız. Bu teknolojiler yaratır organları da daha az para verilir donorlara. Her bir insana bunlar yetişir mi? Senin kasabanda. Tüketici formatta bu problemi biz yok nice
çözelim. Zerece transplantasya organların bu pek faydalı bir büyük milyarlı biznes. Bu biznes koyulu insanın sağlığın üzerine, yaşam üzerine. Tüketici format daha faydalı. Ne zaman insan ölecek? Bugün her biri lazım karar versin. Hangi toplumunda o isteği yaşama? Hangi toplumunda yaşayacak bizim uşaklar? Bu toplumunda hangisinde senin yaşaman bir rakam olarak, sayı olarak mı kağıtta yazılı olacak? Nerede seni politikler parça parça, hani başkası yaşasın denemi? Ya da sen kuracaksın yaratıcı toplumu, hangisinde sen bu teknolojileri kullanacaksın kendi yaşaman için, hem de kendi uşakların yaşaman için kurtarmak için. Böyle bir toplum yaratacaksın, hangisinde insanın yaşamasından daha bağlı hiçbir şey yok. Bu senin seçeneğin. Bunu hiç varmayacağız. İnsanlar satırlınca hayvanları. Milyarlarla dolar kazanırlar insanların satmasında. İnsanların organlarını. Uşakları. Payederler zapçestleri. Trilyonun dolar harcayırlar insanların ölmesine. Ki finanslama adını, türlü teknolojileri ki kurtarma adını insanların yaşamalarını. Biz hepsiciğimiz fikirsiz mi kaldık? Bizi biznes paraları yaptılar böyle insansız yaptılar bizi öyle insan hani biz sadece düşünün bizim bugünkü cümlede var insanların paneri sen malsın senin uşağın mal mı? Niçin böyle panir lazım olsun? Sen bilirsin, sen de varınca buraya katılasın. Tüketici formatı. Kimsin sen? Korkunçlu insansın, olsun insansın. Yeter. Yaşama böyle. Açan tüketici formatı koparır hepsiciğini paycızlara. Hepsi. Size lazım yaşayasınca insan. Ne o? Lazım olsun garantiya. Senin yaşamana. Yaratıcılık cümlesi. Bu tek format. Hangisi verir garantiya. Hani sen yaşayacaksın iyi. Kim koruyacak senin, kim her bir insanın yaşamasını. Da bugün her biri lazım yapsın kendisine. Ayırsın kendisine dini, kendi geleceğini, kendi uşaklarına dini. Ayırsın. Cümle hem tüketici formatının aralarında. Ya, ayırsın. Yaşamayım, o ölümüm. Çok sağ ol. Duşan, onun için ki dönmediğini, yaşamayadığını lazım koyma. Like bu videoda bırakma kendi komentarlarınızı ya da sosyal bağlantılarda paylaşmanı yazılınız bizim yaratıcılığının kanalına girin bizim saytımızda yazın bize kağıt, mektup
is yours. And now Da yapalım dünyayı birlikte daha iyi. who already made a tremendous step towards building the better future by Şimdi isterim laf vermek John Perkins'a. Hangisi çok yaptı ki olsun iyi yaşama gelecek. His unique, amazing book, Confessions of an Economic Hitman, about highly paid professionals who cheat countries around the globe out of trillions of dollars. It shows the consumerist format in which we all live, a system of corporate Donda gösterilir. O format hangisinde biz bunu yaşlıyız. Size laf veririz. Sağ ol insanlar, hani ben sizinle bileyim. Bir koduluyum hani sizinle bileysin. Belki 2-3 bin yılın içinde bizim historiyamızda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Angus'a bağlı, Amansız bağlı Amerika'nın, Vietnam'ın geldiği anlamak hani cenkler dil İvayan bize denir. Onun için ben çıktım sene benim görevim baş ekonomistti. Benim şimdi birleşme devletleri anglarında var resurslar da lazım bizim korporasyonlara. Bütün politik hem kobol hem başka işler. Ben birleştik bile devletin de veririz bu devlete büyük kredi Dünya Bankı'ndan. Halitten bu paralar giderler devlete. Onlar giderler tüm korporasyon, türlü projelere bu devlete. De böyle projeler nice promotion, nice türlü parklar, enerji sistemalar, aeroportlar hem başka yerler. Büyük projeler getirdiler, büyük gelir bizim korporasyonlara yardım ettiler. Bizim devletin zengin ailelerine. Angloların var büyük varlığı, bank, alışveriş merkezleri. Ama çoğu insanlar kaldılar kayıplı. Çünkü gitmedi paralar başka sosyal oğullarına. Da bu devletler veremediler vaktinde krediler. Da o zaman devlet veremezken kredileri satardı kendi resurslarını bizim korporasyonlara. Ya da vermek kendisini bizim için onda. Ya da bizim bazıları için bizim asker bazılarımızı yapardık onlarda. Böyle bir örnek hangisini ben getiririm benim yanımda Kolombiya nerede ben çok yıl bulundum. De orada vardı o ofis. Biz çok yıl tuturduk polisiyi Kolombiya'da. Hani biz onları üretiriz, güreşmeye narkotikler. Fakta göre çoğu soldatlar, bu soldatlardan kullanılırlar ki koruma dini Amerika'nın korporasyonlarına angları bulunurlar korkunçluk altında. Davarınca teröristler kapısına. Siz düzersiniz büyük hidroelektrostansiyayı da getirirsiniz büyük kayıplık insanlar angları yaşarlar aşağıda hem yukarıda platinadan da getirirsiniz kayıplık insanlara. Verirsiniz şok zengin insanlara büyük kasabalarda ama yerdeki insanlar kabul etmeyerler onlar görürler bu büyük provatları angları geçirler onların üstünden. Bu takım biz kullanırız militarizasyon, güreşmeye din terörizmini. Haliden dışına ki kabulleştirme bizim kuvvetlerimizi bu devletlerde koruma kendi biznesmen. Borçları devletler lazım versinler. De o zaman bu borçları veren insanlar bu devletten paralar alırlar sağlık korumaktan
öğrenmekten hem de başka sferolardan ki vermediğin prosentları. Açan prosentlar verelim mi? O zaman kurulu ve koşullar hani biz savaşırız yardım etme. Biz veririz onlara gene kredit. Hani onlara yokunca ödemediğini. Niye de koyulur ki vermediğin kreditleri bu resurslar angları var bu devletlerde. Siz de bir söyleriz siz yok kana siz ödemezsiniz o zaman biz alırız sizin petrol mallarınızı. Biz getiririz büyük kayıplık sizin ekosisteminize. Bu takım insanlar nerede alırlar petrol mallarını ya da neft, insanlar yaralanırlar. Dolar büyük kayıplık bütün devlete. Halit'ten söyleme onun baş niyeti kabul etmeyen gelirleri saymayak sosyal ekoloji problemalarını. Ben sanatlandım bunun çok yılların süresinde de sanırım hani bu doğru. Beni business okulda öğrettiler. Hani hepsi bu kurumlar sürekli diye aynı riski var ki kayıtlarını verirler. Ve giderler infrastruktura, ekonomika uzman devletlerle de biz bence gösterelim. Hani bu halis olur. Ne çünkü biz bunu ölçeriz. İçimizdeki produksiyonu. Örnek gibi eğer sizin 3 kişi kazanarsa 10% kendi aktiflerinde geçen yıl kalan yarım devlette 3%. Bu gösterir aynı ВВП zeydilendi 4%'da. Ama halde gelirler sadece 3%'da kalanında kaldı ki bu orada ya da çekitler yaşama daha prost. Ne söyleme o devletler için nerede 3 kişide var 90% zenginlik bu devletten. Thank you so much, Mr. Perkins, for an honest look. Çok sağ ol. Çok sağ olasınız Perkins. Ben pek sağ ol söylerim. Hani siz doğru anlaşılanmadırsanız da gösterirsiniz nice tüketici format bizim hepsimizi tüketiyor, yok ediyor. Bu pek prost bir yol angısı bizi yok ediyor. Ve biz bu yoldayız şimdi. Bir çıkış bu formatı değiştirme tüketici formatından nerede sadece para üzerine işleyen insan. Yaratıcı toplama. Hadi anlayalım ne diyecek bize Dr. Robert Kennedy. Ben pek isterim hepsine şükür etmeye ve sağ ol söylemeye ancak beni çağırdınız bu organizasyona. Ben pek istemiyorum hani bir komandola beraber işleyeyim. Düğün ben isterim laf etmeye onun için. Neyi ben düşünüyorum. Siz hepsiniz bunu bilirsiniz. Bu problem olan hepsicimiz biz karşı karşıya geliriz. Yaşarız bu problemin içinde. Biz karşı karşıya geliriz zorluklardan hangisi her gün büyür. Hangisi bela içinde bizi bırakıyor. Ben isterim söylemeye hani bizim biz lazım gelelim omuzumuza da inkar edelim. Şimdi biz görüyoruz hani devlet programları angıları karşı gidiyorlar bizim insan istediklerine bütün halklar arası cümlesine. Bu kısa zamanda ben isterim size iki problema söyleme. Hangisi benim bakışıma göre lazım çözme. Bu forumda çözeriz. İlkten ben isterim açıklama hani
hani bütün bu silahlar, bizi öldüren silahlar yürütülüyor. Bizde var öyle anlaşmalar nerede yadırlı silahlar kullanılır, kimikal ve biyoloji silahları kullanırız. Birkaç ülke bu işin içinde işler, yürütülür böyle durumları. Biz biliriz hani bu terör grupları isterler alma belli ürünler ya da silahlar. Bundan hariç en baştaki insan bu anlaşmaların başında dil çoktan bize söyler ve hani varınca bu yadırlı silahlara kullansın da başka bir ülkeye girsin. Böylelikle ben düşünüyorum hani bunun perspektifaları varınca bütün insanları yok etsin. Ve onu kullanmasını biz lazım durduralım. Çünkü bu büyük korkunç bir şey. Anısı bütün insanı yok edebilir. Bütün planetanın canını varınca alsın. Bizim elimizde bu tendensiyaları durdurmalıyız. İnsanın potansiyellerini dostluk, zorluk bile alıp verir. Biz lazım garanti altına alalım da kullanmayalım bu yadırlı kimikal hem de biyolojik silahları, radyolojik silahları. Biz hep öyle lazım çiftleştirelim bizim hükümetlerin durumunu. Biz lazım bütün teknolojileri yürütelim, hangisi insana yardımcı olacak bu teknolojileri yürütme. İkinci, ben isterim size söyleme hani sadece 1% insan planetada angıların var bir sürü zenginliği. 25%'dan daha ziyade insanlar planetada büyük bir varlığı var. En kötüsü dostlar. Pek büyük zenginler hem de aşırı zenginlerin arasında hem de sıradan insanın arasında kötülük artıyor. 2020 yılında biz gördük rekordu, ankaları gösterdi, milyarderlerin kapitalını de gösterdi. Yani dünyaca bunlar pek zengin. Ama sıradan insanlar bunu görmek hiç istemiyor. Da onlar görüyorlar hani ülkeler içinde onlar yaratır sorun. Biz görüyoruz hani ekonomik durumuna pek kötülük yapıyor. Hangisi kötüleştirir insanın yaşamasını. Da bu doğruluk hani 40 yılın içinde biz görüyoruz hani dünyaca ekonomik büyüyor ama bir sürü fukara insan olur. Biz görüyoruz hani insanlar başladı işleme ama hep kadar bir sürü insan fukara kalır. Biz görüyoruz hani bir statüde Max Rosser hem de Esteban Ortiz Ospina anlatan global büyük bir fukarelik. Global fukarelik nerede en büyük problemi bizim bütün dünyamız karşı karşıya. Bu pek çok insan angıları zorluk içinde kalır, açlık içinde. Angıları sağlıktan olmuş, angıların ilaçsız kalmış, angıların okullara gidemiyor. Ya biz görüyoruz 25 bin kişi, onların içinde 10 bin uşak ölür açlıktan. 854 milyon insan yiyemiyor, doyunamıyor. Zira bütün fiyatlar
Bütün fiyatlar lafkalarda pek yüksek. Biz görüyoruz hani klimatın değişikliği de bize pek zorluk verir. Cenkler bizim yaşamamızı kesir. Biz görüyoruz hani yüzlerce milyon insan fıkaralık hem de açlık içinde. Biz görüyoruz hani zenginlik kendi kafasına göre proz bir şey değil. Çok para olan insanlara görüyoruz hani onlar bence investire etsinler, ekonomiyi yapsınlar birçok iş yeri. Ve biz görüyoruz hani bu insanlar, zengin insanlar böyle iyilik yapmıyorlar. Onlar pek proz insana prosluk yapıyorlar. Kimin çok parası var, onlar sadece çok para yapmaya savaşırlar. Parayı yapıyorlar. Sonuçta biz görüyoruz hani bir sürü para çıkıyor finans piramidasının tepesine ve biz görüyoruz hani angıları daha az düşünüyor insanların yaşamasını. Biz görüyoruz hani böyle toplumun içinde o zengin insanlar kendi için savaşıyor. Buna biz söyleriz açgözlülük. Halizden kime lazım 37.000 metre kare. Böyle büyük evler. Bu evler Mumbai'da, India'da. Büyük bir zengin adama aittir. Var bir sürü kişi angıları var. Onlarca bin metrekare evlere. Kime lazım öyle büyük gemiler 180 metre uzunluğu. Biz bakalım Alişer Usmanov angısının gemisi 150 metreden daha fazla. Ve biz görüyoruz hani bir sürü kişi böyle var, angıların var. Zengin mega gemileri. Biz görüyoruz hani böyle evler, büyük evler kurulur, bu yahtlar kurulur. Biz görüyoruz hani birçok para harcanır bunu kurmak için. Bizim toplumumuzda görüyoruz hani zenginler daha zengin olur. Geri kalan insanlar da daha fakirleşir. Onların aralarında fark biz görüyoruz pek büyük. Da bunun pahası insan yaşaması, milyar insan yaşaması. Biz anlarız hani o paraya var neyse, onlar düzeltsinler insan sağlıklarını, insan üretimliklerini. Biz görüyoruz hani onlar varınca düzeltsin insan yaşamasını. Ama olmuyor. Biz görüyoruz hani insanlar paralar varınca yapsın ki hepsini. Paralar varınca alsın ki hepsini. Satın alsın büyük evler, büyük yahtlar. Ama bunlar sadece hükümlere ait hem de demokratlara. Ve şimdi biz görüyoruz hani bu insanlar, açın biz onları seçeriz. Onlar hep o kadar götürecekler kendi politikasını. Onların elindeki parayı onlar istikler daha çok yapma. Kendi kafasına göre bizim hükümdarlar ya da başkanlar öbür taraftan alırlar, yaşarlar korrupsiya metoduna göre. Bu paralar biz görüyoruz hani bu paralar görüyoruz hani çoğaltır oligarkları yapır, bir sürü askerleri çoğaltır. Bu finanslar gitmiyor doğru yere. Bu finanslar bizi bozar. 200 milyar dolarlar ne var nasıl yapsınlar? Biz lazım işleyelim onun üstünde hani değiştirme, kökten değiştirme bizim davranışımızı bizim toplumumuza, bizim insanımıza. Dünya lazım değişsin. Bizim aramızda büyük basamaklar biz lazım aşalım. Biz lazım saygı duyalım başka insanlar hem onların kültürasına. Onların göz bakışı biz lazım saygı duyalım. Onların kararlarına saygı duyalım. Biz pek lazım
keselim. Askerliği, cenge giden askerliği. Biz lazım çıkalım. Bu dar, individual millet intereslerinden o noktaya gelelim. Nerede yaratılır bizim toplumun kararları. Biz lazım kuralım bizim yaratıcı toplumumuzu. Sağ olun çağırdınız. Thank you, Dr. Kennedy, for raising these important topics. Sağ olasınız Dr. Kennedy. Hani kaldırdığınız böyle soruşları. Biz yok önce görelim. Hani 3000% insanlar bu dünyada var, binlerce zenginlik. Bakalım video hangisine biz varınca bulalım karar. Bilirsiniz yani hepsi planetanın resursları bulunurlar bir iki insanın elinde. Bugünkü güne sadece 1% insan da var. Daha çok zengini kadar bütün planetanın 99%'ında. Devlet tendensiyle dünyanın zenginlikleri kalırlar biriklerinde. 2020 yıldan çok ederek 10 en zengin dünyanın insanları zedetler kendi zenginliklerini. Onların zenginliği pandemiye vakitinde zedelendi $15.000 sekunda ya da 1,3 milyar dolar günde. Açan başka insanların sayısı oldu tartışmaya. Karel'in sayısı Anglo'da aşırı bir günde $2 aşağı zedelendi 160 milyona. Sağlık Koruma Kurumu'nun haberlerine göre her gün 25.000 insan ölür açlıktan, 25.000 insan yetişmiyoruz, hem kötü durumda. 1% insanların sayılarında Anglo'ları Anglo'nun var korporasyonları var o kadar para varlıklı çözme problemleri. Hepsi materyal problemleri Anglo'ları var insanda. Niçin öyle oldu? Niçin? Bu durum yıldan orta kötü. Sebebi bunda tüketici formatı. Aksine göre biz sadece kazanırız. Dünya ekonomikası yaşayan korporasyonların hatırına. Bu dünya korporasyonları olunca monopoliyalar Anglo'ları öldürüyorlar orta hem küçük biznesmen. Тем быстрее они богатеют, и тем быстрее становятся беднее миллиарды людей. Onlar genişlerken dünya korporasyonları hem onların başları tutarlar köy devletleri kuvvetlerini alırlar parası, resursları, öldürürler ekolojiyi. Bizim cümle kontrol etmeriz bu işleri. Hükümetler de kontrol etmerler. Fukarelik, açlık, bu dileğin kötü. Neye getirir bu zenginlik? Kabul edip kendi yerlerine büyük kapitalları, onlar kabul ederler büyük kuvveti. Bu olur sebep çoğu cenklerde. Cenkler çeketmeyerler insanlar. Burada olur büyük konkurensiya. Resurslar için, hem satmak panelleri için 20 yılın içinde harcamaklar askeri uğrunda kurdular $35,5 milyon. Çok insan gülerken biraz da kazanır bunda pek çok para. Tüketici formatında cenkler kerkeret varlar. Bir büyük biznes. İnsanların yaşaması onlara dini bir şey büyün tutmayır. Bu sadece biznes. Bir şeycik yok onlarda. Ve her biri bir tane anlar. Hani bu dil doğru. Ve kimse istemiyor yaşamada. Nerede onun yaşaması bir şey tutmayır. Nerede yok stabilnost, hem korkunçluk. Nerede sıra gelir yaşama korkuda. Niçin ki
Biz gün değiliz, birleşik susarız da bir şey yapmayız. Değiştirmeye bunu dini, değiştirmediğinin formatı, kurmadığını yaratıcılık cümleyi, nerede ilk yerde durar insanın yaşaması, çevirmek hepsicini insanlara, ama değil 1% insanların meraklını. Lazım kurma yaratıcılık cümlesini sadece birleştirip birbirimizle. Da bizim adımız değiştirmediğini bu ekonomik sistemasını, bu durgutma kapitalizasyayı biz lazım koyalım. Sırayı da kendimiz belli edeceğiz. Onun niyetini ki her bir insan iyi yaşasın. Da hepsinde olsun ki hepsi lazım mallar. Dünyanın her bir yerinde de yollayalım, geçirelim paraları, çözmediğini, insanın problemlerini ilerletmediğini cümleyi. İnsan lazım kazansın ama en çok kazansaydı o parayı vermeye cümleye. İlerletip kendi biznesini, ilerletip infrastrukturu, devletleri, medisinayı, teknolojileri. Biz koruyuyoruz kendimizi sağlık yaparsa da kapitalizasyayı, da bu paralar gitsinler mass medyalara, yeni teknolojilere, hem başka sferalara, angalara büyün lazımını, hepsi insanlara, öyle de alışverişlere, hem onlara kimin var büyük kapitallara, biznesmenler bence yaşasınlar korkusuz, hani kabul edilecek kanunlar, angaları, bozacaklar onların biznesini. Onlar korkmayacaklar, hani onlara alacak büyük biznes. Da onlar yaşayacaklar, hem korkmayacaklar kendi aileleri için. Bu verecek kolaylık bize kurma, yaratıcılık cümlesini. Sevgili dostlar, bu bizim absürt tiyatrosu. O peydalandırdı çok problemi, açlığı, fukareliği, cenkleri. Çünkü bir şey bunu durgulamaya gelirler için. Tüketicilik formatında bizim yaşamamız bir şey tutmayız. Sadece onun sırtından kazanırlar. En zengin insanlar anglarında var, korporasyyalar, kuvvet, yaşarlıklar. Ama bu sadece illüzya. Ne kadar daha çok insanda var para, o kadar onda pek az kalır serbestlik. Niçin onlara lazım yahta? Ancak pek çok para, büyük evler. Erlem onlar duymurlar kendilerini. Ne kadar size daha çok zenginlik, o kadar size lazım daha çok korusunlar. Da siz çok önce düşünersiniz, hani siz bulunarsınız uslu vakitte. Sizi varınca satsınlar, varınca kalasınız yaşamasınız. Da ne için size o zenginlikler lazım? Hani altın yef mi kurma? Ki başkası mana bulsunlar, hani size hepsici var mı? Ki sizin için, ki sizi meraklandırsın. Biz hepsimiz cerabız. Kimde yok para o yöler açlıktan, onlar da kimse onları kazanma. Üçü de kimde var paralar, otururlar kendi altın evlerinde, korkarlar çıkma onlardan. Şimdi bakacağız sayılara. Ki olmasın dini, dünyada açlık, bize lazım milyardan para, 10 yılın içinde. Ki insanlarda olsun sosyal korunmak, пособиялар,
Her bir sferalarda, her bir devletlerde bize lazım 480 milyar dolar yılda ki insanlar olsun sağlıklı dini her bir devletlerde. Bize lazım 707 milyar dolar. So that's a total of $1.2 trillion per year, which we apparently cannot afford. Ne biz yokunca mümkünümüze bırakalım. Şimdi öbür tarafa. Şimdi biz harcıyoruz 571 milyar dolar yılda finanslama edeni yeşil предприятиялары, angıları, savaşları azaltması, onun sıvıtmasını, bitki yılların içinde 1,8 trilyon dolar yılda biz harcıyoruz cenklere. Bu takım biz harcıyoruz 2 kere de daha çok para. 2,3 trilyon dolar yılda ziyadeletme zenginlikleri insanların bir payında. Öldürüyoruz birbirimizi, ondan kaynaklanan çözmediğini problemaları. Ne kadar absürt bence olsun. Ama ki bu vakit dünyada var 300 milyon insan angısının varlığı 30 milyon dolar. Onlara söylerler en zengin insanlar. Onların bütün zenginlik kurur 35 trilyon dolar. Onlar öyle yani. Hani bizde var çok para çözmediğini hep problemalar. Ama biz bunu yapmıyoruz. Niçin ki büyük kapital götürür bizim hükümetleri de verir kendi koşullarını onlara. Gideletmediğin korporasyonların zenginliğini onlar kullanırlar. Uşakları işlerde. En korkunçlu hani onlarla cinklerin kuvvetleri. Tüketici formatı bu ekonomik sisteması oldu bize dini yönümlü. Ve insanlar bunu durgudamayırlar. Sadece biz birlikte nice cümle varınca bunu durgudalım. Bu iş için lazım azaltma zenginliği. O cümle düşünsün. Bütün cümle nasıl bence işlesin? Çok varken zenginlik o pay edilecek cümle projelerine bütün dünyada. Zengin adamlar bence arasında pay alma projelerde de giriştirme onları. Kaçmamayı kendi zenginliği için onlar duyacaklar kendini serbest, konfor. İnsanlar şükür edici onları, hani onlar tayi yaparlar onların yaşamasını. Bu başka dünya. Bu iyi, sağlıklı, korkunçsuz dünya. Yaratıcılık cümlesi nerede insanın yaşaması en pahalı zenginlik. Bu yardım edecek kurma sağlıklı ekonomikayı, stabil resursların iyi kullanması bütün dünyada. Bir valuta, stabil finans sistemasını, ekonomikanın ilerlemesini, iyi hem doğru konkurensyası, hani getirir malların daha iyi yapmasına. Yaratıcılık cümlesinde yok kuvvetler. Hepsi mekanizmaları kontrol eder kendi insanlar. Varınca mı kurma böyle yaratıcılık cümlesini ekonomika tarafından? Varınca. Da para bunda değil problemi. Bizde var o kadar finans. Biz görüyoruz. Hani kurmadığını böyle cümleyi değil pek bağlı. O halden ucuz. Biz lazım daha hızlı durgulalım bu durumu. Biz lazım durgulalım birazın insanın büyük zenginleşmesine. Bu sadece tek real karar. Ki çözelim dini bizim bugünkü problemaları. Da ilerleyelim nice insanlar.
Nice yaratıcılık cümlesi. Thank you, Christian. Indeed. Sağ olasınız Sağ ol Christian. Christian. Şimdi biz görüyoruz hani para o problema değil. Problema onda ince bir sonu karışıyoruz. Daha büyük problema onda hani tüketici formatta insanlar varınca versinler o parayı sadece oraya nerede onlar kaybeder fayda. Pek çok insan hiç görmüyorlar, anlamıyorlar varınca bir şey yapma bütün insan için. Sadece iyi fikirlerinden nice biz yapıyoruz bizim yaratıcı toplumumuzda. Eğer bir şeyler pek güzel görünerse sanırız hani o yanlış şey oluyor. Düşünürüz hani arkasında birileri duruyor. Bazıları söylerler hani bizim projekt yaratıcı toplumumuz birilerinin tarafından ödenir. Bizim sponsorlarımız yok. Geleceğim isterseniz siz sponsor olun, biz kabul edeceğiz. Ama şimdilik biz kendimiz hepsini çekeriz. Kendi paramızı hem de vakitimizi veririz. Doğruluk onda hani şimdiki sponsorlar o kadar saçmalık, o kadar ahmaklık bir iş yapmak istiyorlar ama doğru yerleri yapmıyorlar. Onlar yardım etmiyorlar insanlar. Sponsor oluyorlar sadece başka kuruluşlara. Algıları onlara faydalı olur. Kimse onlar bu organizasyonları yapıyor, kimse onlara para öder, kimse bu paraları alır. Ve büyük bu organizasyonların arkalarında biz görüyoruz hani büyük faydalar duruyor. Ne varsa siz yaparsanız bunu parasız içten hiçbir yerde faydalanmadan. Doğru olalım. Doğruluk insanlığın topluluğu nerede bizim faydamız o pek büyük bir iş. Varınca mı? Zengin insan kalsın zengin eğer parasını verecek bütün yürekten. O zaman olmayacak. O zaman karışılacak. Eğer insan zenginse o daha da çok lazım korusun kendi kapiyakasını. Eğer onu kimse üstleyecek de ondan daha zengin olacak. Onların amaçları birbirine arkasından kaçmadı. Kimi hangisi daha birbirine kazanacak. Var pek çok insan hangileri yardım eder halinden bizim yaratıcı toplumumuza. Ama pek az insan bunlardan var. Siz görüyorsunuz hani biz o kadar da güçlü değiliz. Biz sıradan insanlarız. Kimin var uşakları, işleri hem de hepsini ister bize içten yardım etmem. Eğer bir insan içten yardım ederse de o halis, o doğru, o bir onur bu insanca. Halis kahraman o hangisi mağaza içinde cenkte savaşır, montirovat etmen videoları sizler için. Şimdi projektin yaratıcı toplumun yok sponsoru. Ama var bir sürü kişi hangileri kurdu bu toplumu. Hangisi savaşır kurtarma insanlığı. Hangisi yapır bu insanlık için pek pahalı işler hem de pek kahramanca işler. Sevgili dostlar, biz yetiştik öyle bir amaca. Aynı baş medyalar başladı laf etmeye bizim yaratıcı toplumumuzun hakkında. Birkaç aydan sonra araştırma yaptılar BBC, yayınladılar bizim birkaç projektimizi Global Krisis. Ama öylece olmadığınca biz düşünerdik. Hiç söylemediler doğruyu. Hani bu kadar yıl içinde biz ederiz hani klima değişir.
pek büyük önemli bir olayı anlatmadılar. Söylemediler yani klimatın değişikliği pek hızlı oluyor. Buna bakmazsak BBC bizim yaratıcı toplumu gösterdi, anlattı bizim insanın problemlerini. Anlattı, hani bizim toplumumuzda, yaratıcı toplumumuzda anlattı. Nice biz açıyoruz, yetişiriz büyük problemlere. Reportör pek akıllı bir adam, hangisi anlar naş o yazır. Da o yazır pek prost faktlar, zerrecim ona orada yukarıda birileri söyledi öyle yazma. Biz biliriz hani bu durumda yine kabatlı CO2. Biz biliriz hani CO2 hiç kabatlı değil. Biz biliriz hani bir sürü reaksiya oldu bizim videolarımıza. Biz biliriz hani bizim doğruluğumuz biz söyleriz doğruyu da onlar korktular hani biz bütün doğruyu açıklarız. Biz yapmıyoruz hani o tutacağız hırsızı ya da yalanlarınızı. Biz sadece isteriz doğruları göstermek, yaşamak için. De o için biz bütün işleri söyleriz doğru adından. Biz hepsi bileceğimiz insanız. İnsanlar hani röportörlere söylediler, emir verdiler böyle doğru, yalan yazma. Ama onlar da insan. Nasıl biz söyleriz, onlara da o aittir. Onların liderlerine de, onların akrabalarına da. Bu emirler hepsi onlar nasıl yapar, onların dostlarına da ait. Bu tüketici formatta gösterilir hepsi. Biz anlarız, biz söyleriz, pek büyük problemleri açıklarız, pek büyük konuları anlarında lazım birleşelim. Bütün global krizisleri anlatırım. Biz görüyoruz hani bilim adamları sanki bizim tarafımıza tutarlar ama sonra kaytarırlar. Biz sanırız hani onlar sanırlar hani bir sürü para bize gelir ama bu doğru değil. Biz o paralara harcayacak kuralım güzel bir yaşama. Ve biz görüyoruz yani bir sürü kişi o parayı yok yere kullanırlar, harcarlar değil doğru. CO2 görüyoruz hani büyür ama o hiçbir şey değiştirmiyor. Biz görüyoruz hani parnik gazları ortada bir büyük problem ne kadar CO2. Ama bilim adamları gösteriyorlar hani CO2 pek büyük bir sorun hangisi bize zorladı yaşamımızda. Da bu oyunun içinde, bu propagandaların içinde biz görüyoruz hani yakında bizim planetimiz Mars'a benzeyecektir. Biz görüyoruz yani 10 yılın içinde o kadar değişti bizim klimatımız. Bizi savaşırlar biz savaşırız kazanma bu informasya cengini. Hepsi söylerler hani var sadece bir planeta nerede var yaşam. Siz düşünmezsiniz hani bu biraz yalan. Igor Mikhailovich anlattı bir sürü iş ama onun pozisyasını kimse tutmadı. Ama o yardımcı oldu. Biz anlarız hani biz isteriz yaşama. Biz sağ ol söyleriz hani BBC bizi hiç olmazsa PR gösterdi. Sağ ol insanlara hepsi dininde hem kültürde nerede algıları kurulur yaratıcı toplumunu da anladır. Bütün gazeteciler anladır doğruyu. Hadi sesleyelim. Mark Marano'yu. O 30 yıl klimat araştırır.
He interviewed many scientists, conducted a journalistic investigation. Bu film 400 tiyatrolarda gösterildi ve araştırma yaptılar ve anladılar hani CO2 bir büyük bir manipülasyon da o bizim klimatı değiştirmiyor. Bu yeşil anlaşmalar gösteriyor hani bizi kuran söz sizde. Happy to be here today. Just first of all, by way of introduction, my name is Mark Morano. Ben pek seviyorum, ben buradayım. Ben anlattığım bu soruşturulan 2000. yılların çekilmesinde ekoloji problemi alanında ben açıklayacağım kendi bakışlarımı global ısınmasına. Klimatın değişilmesi bağlı türlü faktörlerle. İdeya onda hani biz bence götürelim klimatı. Bu değil doğru. Bu Велика Британия Philip Scott'un lafları. Hangisi payaldığı ilk filmde klimat uğrunda. Doktorlar onun için aynı O2'nın büyümesi de bir söyleyecek bu değil doğru. Bu yüzden faktör anılarını ise bağlarlar bilim adamları. Biz sorduk 10.000 bilim adamlarına 2 soru anılardan dilçöğü verdik kendi cevaplarını. Biz kabul ettik çıkışları 97%. Çıkışlara göre 1 milyar insanda yiyde yok ne suda ne de şaf. Ben aldım interview bir aktivistten bu sorularda. Bu geçti 10 klimat summitlerinde. Ve o söyledi yani bu kurum ister ödeme devletlere bu halklar arası politika, bu ekonomika politikası. Lazım söylemeyen bu değil doğru. Lazım olsun mahsus kvota. Hepsi ister ki olsun bu kvotalar. Güreşiniz klimatla. Yeni monitoring kartası verir kolaylı bakma ne kadar CO2 sıvıdalar. Ekonomika Dünya Forumu gözledecek kendi harcamaklarınızı da koyacak size mahsus limit. Nerede söylenir lazım kullanmama kendi arabalarını. Kullanma daha sıcak suyu. Siz istersiniz böyle mi yaşama, böyle mi dünyada yaşama? Lazım durgutma, yapmama yolları, uçmama. Savaşını yapmama, o işleri verir bizim sola pek çok CO2. Britan Medik Jurnalı söyler onun için lazım kaldırma pahaları köy yemek mallarına güreşmediğini klimatın değişilmesi için. Siz istersiniz ki insanlar otursunlar evde da sadece çıksınlar kendi işlerine göre. Az insan için halis lokma. Kullanmayın kendi arabalarınızı. Biz lazım geçelim başka transporta. Bir daha sıvıdalım CO2 sola. That's a rabbit hole of misinformation. Forget critical thinking. It's not helping. Siz düşünüyorsunuz, ben senin düşünme kendim. Unudunuz. Hani kendiniz düşünüyorsunuz, bu değil doğru. Biz de lazım geçirelim kendi araştırmalarımızı. Bırakın bunu yapsın başka adamlar. Danışınız 10 organizasyona, onlar size hepsini anlatacaklar. Bırakın faktları bir tarafta.
bir parça vakıda. 2 haftaya aklınız farklardan. Diye var başka şekiller. Bunlar savaşırlar. Kontrol etmek hepsini. Ne bağlı CO2 gazını. Ben teklif ederim size geçirme araştırmaları açık. Bırakmama diskusiyaları. De kimse de bize bir şey söylemezse olacak değil, doğru. Biz lazım ilerleyelim bizim işimizi. Bilim adamları korku derler, bırakmıyorlar ki onlar çıksınlar kendi bakışlarına. Siz beni okunca okuyasınız bunu Facebook'ta ya da başka yerlerde. Kapalı. Yerlence o haberler değilse deyince lazım. İsteyerler büyük bilgiler verilsin. Bakarsadık, yeşil energetika bu değil doğru. Bakarak başka enerjiye, angularını bir salarız yerin resurslarında. Sadece bir Avrupa'da yeşil enerji yılınca sadece kullanma 1 minut. Yok ana rüzgar hem güneş. Biz gene geçeceğiz. Energetika bizim resurslarda. Da bu o araştırmalar angularını istemezde almaya sabah. Böyle araştırmaları lazım daha çok. Lazımları daha çok açıklama. Lazım ki bilim adamlar onları hesap alsınlar. Mass medyalarda bizde başka bir şey yokuz. Hem paraları verdikler o kurumlara söyleyecekler hani problem CO2'da. Bu işler hiç bakılmıyorlardı. Zaten onlar kim Tilkayıl o kurumunun hani bize gider planetin ısınması onları yük edecekler. Mass medyalarda biz yokuz. Onlar kim başka türlü düşünür onlar yok baş mass medyalarda. Sürekli seyrediciler, herkes de düşünür şimdi. Hani yeşil enerjiye bu iyi. Niye kullanılmadık resurs? Güneşte değil kerkeret, ısıdır, rüzgarda kerkeret. Ne olur? İyi soruş. Mahsus. Bakarsak dünya hükümetlerine. Her köy devletlerde şartlar 24 saat günde 7 gün haftada. Var türlü elektrostansiyalar bakmadan havaya göre soğuk mu sıcak mı? Gece gündüz bu elektrostansiyalar çalışırlar. Da bize herkes var elektroenerjiye. Angılısı bize lazım. Ama bugün yeşil revolüsyona göre onlar o hani köy elektrostansiyaları angları verirler bize şalk. Alırız da biz onları değiştiririz. Şalk, rüzgar elektrostansiyalarına. Angları varınca bize şalk versinler. Pek az. Halil'den bütün lazım bize çalıştırsın. Varınca bize kimseyi de versin garantiye havaya. Niye bu söylüyor? Yerlen biz sadece alarsızlık şalk. Bu
Enerji sızıntılarından biz bağlı olacağız bizim havaya. Sabah olarsa da güneş, olmazsa da güneş. O zaman varınca olmasın şap. Biz yokunca hissedalım bizim yerimize. Varınca siz şüphelenesiniz, hani varınca yaşarsınız kışın. Bir gün ya da bir hafta şartsız, koymadığın telefon zaryadka, yakmadığın yemeğe, ısıtmadığın evini bilmeyerken ne zaman hava değişilecek. Bu enerji sızıntılarınca hava değil bir türlü. Onlar varınca yapsınlar çabuk bize sıfırdan pek çok. Onlar değişirler. Problemi ondan bugünkü güne yok öyle teknolojiler ki korumadığını enerji. Erlem. Olarsa da prost ya da iyi gün, prost günler. Böyle enerji sızıntılarından elektrisit olur değil stabil. 21. yılın yanvar ayında Almanya'da kıtlık oldu, elektroenerjinin kıtlığı. Çünkü adam elektrik santraları durdurdular da onları değiştirdiler. Şalkıyan rüzgar enerjilerine. But a very high amount of electricity flowing from Southeast Europe to Northwest Europe led to a collapse of an electrical substation in Croatia. Şu devletlerde stansiyalar durgundular. Bu getirdi ona ani olduğu değişilmekler Avrupa'nın elektrik sistemasında de köy devletlerde insanlar durardılar onda hani süreciydi elektroenerji bütün devlette. Onun için olsun elektroenerjinin kullandılar gazı. Bakarak ona hani pahalar ona pek kalktılar. Klimatın değişilmesinde hava olur, hava değişilir pek hızlı. Onun değişilmesi varınca belli etsin kendisine bu elektrik santralarda. Ve bu enerji pek pahalı. Onun için ona yine verilir paralar bizim cebimizden. Bizim ceplerimizden vergiler için Anglolarına bir şey öderiz. Sadece Almanya'da insanlar öderler 22 milyar euro yılda. Ödeyip kendi şapkını biz öderiz büyük harçları elektroenerjiye. Bundan gari biz yapmarız elektroenerjiyi dahilin olsun başka devletlere dini. Savaşırız. O devletleri ki onlar yapsınlar pahalı elektroenerjiyi. Bundan kaya ki elektroenerji olsun daha iyi ve daha çok insan ona olsun. Daha çok insan ona gelsin. Biz gideriz geri. Ki kullanmadığın yeni teknolojileri da gidelim biz gideriz geri. Kullanarak rüzgar dermenlerini, eski teknoloji de yaparken gün panellerini ya da rüzgar turbinalarını biz hep o kadar kullanırız yerden resursları de getiririz kötülük bizim toprağımıza, kavmamıza. Onları soran yok nereye gitme. Onlar kötülük getirirler bizim insanlara. Yeşil enerji hiç belli etmiyor kendisine CO dumanının sıvıda olmasında atmosfere. De hepsi bizim pahalı. Üretlerimiz
koymadığını, ilerlettiğini yeşil enerji bu boşuna. Geçen yıl dünyada harcandı 160 milyar dolar. Yeni investisiyalara ki yeşil energetika ilerletmedi. Bitti 10 yılın içinde bütün dünyada biz harcadık 3,5-3 trilyon dolar. Bu enerji sızıntılarına bu değil doğru. Ama bu büyük business. Arkasında yok garantiyani verilecek elektroenerji ama var garantiyani kabul edilecek büyük paralar. Ne kadar biz de bununla kaybolacağız? Bizim geleceğimizle, bizim yaşamamızla, bizim ilerlememizle. Kabul edip bu absurdu. That's a very good question. Really, Christian, thank you so much for this observation. Pek iyi sorular. Çok sağ ol sizin bakmaları için. Bana gelir hani her bir lazım cevap etsin kendisine diyeni bu sorulara. Bizi duyururlar böyle yalanla her gün ama mahsus sadece savancıdır bunu. Da çekildiler bu yavaş yavaş adımdan. Siz paylaşın bu haberlerle ne kadar daha çok insana haberleyeceğiniz o kadar daha az insan olacak anıları bilmeli. Çünkü yaratıcılık cümlesi getirir faydalılık hepsine. Burada yok yer değil sağlıklı konkurensiya. Onun için kim ister ilerletmez sadece kendisine kendi projelerini lazım ki geri düşünsünler. Olmayacak mı bu geç? Sadece birlikte biz varınca geçirelim ne bizi bekler. Hepsi söylerler biz lazım birleşelim. Ama her biri teklif eder birleşmeye politikada başka sferalarda. Ama bu sefer laf gider değil tüketici cümlesinde ama kurma yaratıcılık cümlesini hepsine değine. Kimse daha bilmiyor bu haberler için. Hani varınca yaşama yaratıcılık cümledir. Ama siz bilirsiniz. Onun için paylaşınız bu haberlerle anladınız. Çıkarın videoları. Kurun rolikleri bu forumdan da paylaşanlarla kendi sosyal bağlantılarında. Biz varınca haberleyelim. Yüzlen insan. Hadi yapalım hepsini bunu birlikte anlatma dünyaya. Çok sağ olun. Sağ olasınız Christian. Bu konuyu açtınız. Yeşil enerji hakkında. Biz öteye doğru öğreniyoruz. Pek çok informasyon algıların yüzünden anlıyoruz nice okyanuslar ısınıyor. Biz görüyoruz hani antropogen teorisine göre klimat değişir da bütün sıvıdılan CO2 insanlık yüzünden okyanus ısınıyor. O 4 molekül ısıdır okyanusları. Bu çok büyük yalan. Biz görüyoruz hani okyanus ısıdınca atmosfere sıcak veriyor. Binlerce kez daha çok sıcaklık verilir atmosfere. Şimdi görüyoruz bütün similer gösteriyorlar bize hani bu global sıcaklık insan yüzünden olmaz. Gol streami yükseldi. Siz soracaksınız, bu ne biçim gösterim? Bu neye getirecek? Hangi yeni buzluk periyoduna getirecek? Avrupa'yı hem de Soğuk Amerika'yı. Gösterim o bizim sobamız. Batı Avrupa'nın sobası. Onun kuzey tarafı buzluklar içinde.
sıcak tarafı da tundra içinde. Daha Karadeniz'e kadar yetişir. Biz görüyoruz hani Avrupa'da hem de Amerika'da bu uraganlar olur, büyük rüzgarlar olur. Şimdi isteriz bakma наших Aliz'den durgudur Gulfstream'i. Biz görüyoruz hani Gulfstream 20 kata daha büyük olur. Biz görüyoruz hani Gulfstream durgunlar. Onlarla beraber de biz görüyoruz hani başka akıntılar da durgunlar. Bunu anlamıyoruz. Ne için bile olur? Şimdi siz göreceğiniz. Bunun araştırmasını yaptı James Cummings. İlk yazın hem de yazın 2009 yılda araştırdı da çıkardı. Hani yer depremi Atlantika'da oldu. Birkaç yer depremi büyük şiddetin magnitutasında oldu. 2009 yılında İslandiya'da da bir sürü 2200 yer depremi oldu. Bu yer depremlerin arasında vulkanlar da patladı. Eyjafjallajökull vulkanı patladı. 2010 yılda Grenlandiya'da gösterildi. Hani sular ısındı. Bu sıcak sular gösterdi, bize anlattı. Hani bütün okyanusların yerlerini kırdı, çatlattırdı. Biz görüyoruz hani Gulfstream'in akıntısı döndü başka yoldan. Bu zonada biz görüyoruz hani Grenlandiya'da pek büyük sıcaklık olur. Bu yolda Gulfstream'in yüzünden biz görüyoruz hani Grenlandiya'da buzluklar bitki 30 yılın içinde girmeye başladı. Da bu araştırma artık belli oldu ki hepsi bütün birkaç konferansiyada biz anlattık. Hem de son konferansiyada global krizde de bunu anlattık. Şimdi biz anlıyoruz hani Atlantika'da büyür seismik hem de vulkanın prosesleri de biz görüyoruz hani bu zonada magma kalkıyor. Ne kadar biz lazım, bunu, ne kadar da kaldı biz bilmiyoruz. Bilirsiniz naşı en ilginç. 12.000 yıl geri o buzluk periyodunda o zamanlar Gulfstream'in yüzünden oldu bu olaylar, bu katastrofalar. Biz görüyoruz hani fizikler anladı hani bunlar hepsi daha şiddetli olacaklar. Biz bunu görüyoruz. Gulfstream durgunur, onun yüzünden hani magnetler, seismik aktiviteleri bizim planetamızın içinde ısınır. Siz bıkmadınız mı bu yalanlar sistemi hani insan kabahatlı klimatın değişikliklerini? Bizim kabahatımız sadece onda hani biz akmaklara izin veriyoruz bizim fikirlerimizi yıkama. Biz lazım durduralım bu insanları. Durgunarsa Gulfstream Avrupa'da hem de Kuzey Amerika'da olacak daha soğuk. Ve bize söylüyorlar hani biz ona hiç sahip çıkmayalım, biz geçelim başka enerji sızıntılarına. Derece bunun yüzünden klima değişir. Pek büyük fakt var hani bizim insanlara vermiyorlar seçme.
Görüyorlar hani e-mailimi gösteriyorlar bize yani biz de lazım arabalarda gezelim, yemeğe yemeyelim, lokma yemeyelim. Zerrecim bunlar hepsi klimatın sebebini bularlar. Biz görüyoruz yani biz çırakız. Biz lazım değiştirelim bizim yaşamamızı. Bizim yaşamamızı pahalıya tutsunlar yani biz lazım formatı değiştirelim. Yaratıcı formatımızda biz böyle yaşamayacağız. Sadece biz lazım değiştirelim yaşamamızı. Biz karar vereceğiz. Nice biz değiştireceğiz formatı. Ve sonra hiçbir zaman bu idiotlar bize köstek koymasınlar. Şimdi ben büyük sevinçle isterim size tanıtma. Profesör geolog Vaysim İmmi. Hangisi bize anlatacak ne kadar önemli vulkanların, su altında vulkanların değişiklik klimatına. Benim adım Yim. Ben profesör. Ben de profesör. Üniversitesinden. Katedral Ben 36 yıl ürettim. Orada Üniversitet Nafiyinde. Sonra ben orada ürettim 36 yılın içinde ama sonra emekli oldum. Emeklilikten sonra hep o kadar giderdim, yerli üniversitelerde üretirdim. Yani araştırmaları devam etmediğini, vulkanı hem de klimatın değiştirmesini araştırmak için. Ben anladım bir iş hani bu kararlar, sonuçlar gösteriyor sadece bir iş hani biz bir şeyler kaybederiz. Bu sonuçta hani klima değişir. Biz anlarız hani yer altındaki vulkanlar ısınır bizim okyanusları. En baştaki prioritet bizim hani biz lazım değiştirelim bizim toplumumuzu ve lazım bakalım bütün sonuçları. Global sıcaklık sadece karbonat gazının yüzünden değil. Filizden karbonat gaz oynar büyük rol, oynar küçük rol. Hani vulkanlar patlamalar olur okyanusun içinde. Sağ olun. Hangi faktları biz daha prioritet tutuyoruz. Ben sanırım hani biz pek hızlı unutuyoruz. Hani birinci yerde durar önemli astronomik forcing. Yani de bizim güneşimiz. Bunun cevabı buzluklar arasında sıklılar, güneşin sıklıları, sonlar hem de değişen hava, değişen zamanlar. İkinci yerde ben isterim söyleme hani vulkanlar durarken de vulkanizma durar. Yani termalinin sıcaklığı. Ve bizim anladığımıza göre biz onu söyleriz klimatın tektonik plitaları. Sıcak magma. Bunun temperatürası, bu magmanın temperatürası 1200 gradusa kadar kalkıyor. Bu varınca ısıtsın okyanusun hem de denizdeki sularını ama okyanusun dibinde olur büyük depremler, angları ısıdır denizdeki suyu da bu yüzden denizdeki su ısınır ve bu yüzden sirkülasyon okyanusun içinde olmuyor. Sirkülasyon değişikliği biz göreceğiz hani haşlak su deniz içinde kalacak bazı yerlerde uzun zaman. Sıcaklık kontinentlerde biz göreceğiz hani havalar da değişecek, tayfunlar olacak, tıklımlar olacak. Bakın birkaç statistika su altında vulkanların hakkında. Onların genel sayısı yaklaşık milyona. Vulkan sayıları olur 1 kilometreye kadar. 75.000 metreye kadar.
Biz görüyoruz hani vulkanizm hiç kimse almıyor akıla. Bu halis bir sebep hangisinin yüzünden okyanuslar ısınır. Antropogen karbonat gazın değişikliği biz görüyoruz hani olur sıcak sular okyanus suların bitirine. Biz görüyoruz nice değişir değişiklik her bir zamanda da bu global sıcaklığı yüzünden değil. Bazı insanlar her kere söylerler kabahat global sıcaklığın yüzünden. Sağ olasın sen seyrediyorsun ama ben isterim biz artık bunu bulalım çözümü. Sağ olasınız. Çok sağ olun profesör. Biz öğreniriz onlara göre. Sağ olun söyleriz bilim adamlarına böyle doğru söyleyen adamlara nice bilim adamı profesör biz. Birçok insan ister söyleme doğruluğu. We thank Professor Yim for this, his honesty and courage to voice the truth. And now biz sağ ol söyleriz Profesör Yim'e hangisini doğru söyler. Bakalım bir video nerede daha net söyler anlatır niye getirecek bu işler. Давай я. Океан. Bu yaşamanın sıkıntısı nice bütün planeti. I'm happy to present the results of my research as it relates to global climate change. My name is Art Fiorito, and I'd like to introduce you to some of the research that I've been doing. Benim adım Arthur Fiorito. Ben size isterim araştırmalarımı anlatma. Benim temam 1995. yıl pek büyük vakit değişmesi hangisi gösterir bize okyanus. Bu bir yaşam. Gördüğümüz gibi bu okyanus bu okyanusun içinde yaşamak bitmek üzere. Daha biraz da biz göreceğiz hani bu okyanuslar bizi öldürecek. Düşünün, 30 yılın içinde sıcaklık okyanusun sıcaklığı kalktı 450%'a. Bu duruma göre bilim adamları anladır hani okyanus ısınsın böyle hızda lazım o kadar enerji ne kadar çıkaracak her sekund biz her sekund sıvıdarsak 7'şer atom bomba Hiroşima'ya atılan nereden böyle enerjiye gelir eğer insanlar patlatmaya bombaları okyanusun üzerinde. En büyük fark, korkunç fark o hani bizim okyanuslar ısınır. Amerika bilim adamları anladı hani yer altından okyanusun içinde 60 yılın içinde ısındı 15 kerede kadar. Biz görürüz pek hızlı ısınır. Şimdiki zamanda bizim bilimde, uzmanlıkta yok böyle bir sayılık nice ısınır sular. Biz bakıyoruz bu teoriyi de görüyoruz hani parnik gazları kendisi CO2 insan bitirler olur. Biz görüyoruz sebepleri hangileri anlatır bize niçin okyanusun üzerindeki sular ısınır 200 metre derinliğe kadar.
Ведь на глубине более 4 4 километров kilometrenin derinliğinde her zaman bir türlü su vardı. Suyun sıcaklığı bir türlüydü. Şimdi hepsi değişti. Bir büyük fark angıları gösteriyor. Büyük sıcaklık okyanus sularında. Anlattı anne halklar arası grupası Uruguay sularında 4,5 kilometre derinliğinde gösterdi. Hani 200'e ya da 400 gradusa ısındı. Sadece bilim adamları için bu bir kötü bir fakt. Okeanograf Christopher Mayman'ın böyle söylüyor. Eğer düşünürsek ne kadar hızlı ısınır okyanus suları. Düşünün ne kadar lazım enerji. Hani ısıtma bu kadar çok suyu nice dünyaca büyük okyan. Bunun için lazım pek büyük sızıntılar, sıcak sızıntısı. Bu enerjileri pek lazım ısıtsın. Nasıl önce ısıtsın bizim okyanusları, ince tencereyi ateş üstünde. Hadi bakalım okyanusun dibine da görelim nasıl orada var. Nasıl varınca ısıtsın. Ve biz görüyoruz büyük dağlar, vulkanlar, sular altında büyük vulkanlar var. 75% vulkanlar angıları patlamış. Bir sürü vulkan patladıktan sonra lavalar çıkıyor ortaya. Da o sıcak haşlak lavalar suyu ısıtır. Biz öyle tanırız ama o lavalar sanırız hani lazım çıktığına o soğuk sular içine donsun lazım. Ama biz araştırmalarımıza göre anladık hani bu doğru değil. Magma öyle bir şiddette çıkıyor hani yüzler, onlarca, 300'er bin bara kadar. Açan magma çıkıyor su içine. H2O çıkıyor, olur vodorod hem de kislorod. Da olur bir balon gibi gaz balonu. Da o balon yardım eder ısıtma suyu. Выбрасываемая плазма перед его носом нейтрализует молекулярную благодаря чему самолет летит практически как в невесомости. Горение кислорода и создают благодаря чему происходят взрывные извержения. Наличие таких взрывных извержений подтверждает находка исследователей из Лица. Они изучали километровые поля patlamalardan sonra biz görüyoruz hani bütün Lis'ten bilim adamları gösterdiler bize. Шлейфы могли образоваться только при массивном взрывном извержении. Также, кроме разноса тепла, вулканы при взрывах выбрасывают гидротермы. Vulkanlar patladıktan sonra fırlatıyorlar bir sürü sıcak su. Biz görüyoruz hani o kadar çok sıvıdılı sıcak su angıları milyonlarca baseyin varınca doldursun. Ben Zimanovski, Üniversite Louisiana'dan Bavarya'da anladı. Hani yer altındaki lavalar sıcaklık uğruna okyanusları dağıtır. Ama biz görüyoruz, biliriz hani okyanus pek büyük olduğu için bu enerjiye yetersiz o suları ısıtmak için. Ve bu vulkanlar niçin 30 yılın içinde o kadar sıcak oldu bizim okyanus? Nasıl oldu bitki 10 yılın içinde? Var daha büyük istoçnik enerjisi, angıları
açıldı. Pek yakın zamanda. Biz görüyoruz yani bizim dünyamız bitki 10 yılın içinde girdi çok fazlasına 12 bin yılın fazlasına. 1998 yılda biz gördük hani yerin çekirdeği yaptı pek büyük patlama. Bunun yüzünden derinlerde magma kalkıyor. Ya bunun yüzünden kavitasyonla efekt oluyor. Bunun yüzünden magma kaynıyor da büyülüyor. Ve biz görüyoruz hani onun baskısı büyüdüyor. Bütün dünyadaki okyanların yeryüzü ya da dibi pek ince. Biz görüyoruz hani o çatlar da patlıyor. Biz görüyoruz bunun yüzünden magmalar kalkıyor yeryüzüne, sular yüzüne. Onlar suların içine çıktığıyla o magmaların yüzünden sular pek sıcak oluyor. Ve bu katastrofa durmadan büyüyor. Biz görüyoruz hani her yerde değil sadece okyanusun dibinde ama üzerinde de. Biz görüyoruz hani Alaska'da pek çok sular ısındı. Suyun sıcaklığı 5-6 gradusa yükseldi. Klimatolog söyledi hani Blob adını koydu buna. O 2 katına daha büyük oldu. Biz görüyoruz hani Meksika'dan daha Alaska'ya kadar. Специалисты НОАА зафиксировали эту каплю в сентябре 2014 года повышением температуры на 7 градусов Цельсия всего за 1 час. Bir saatin içinde sular ısındı. Комментирует это событие. Я очень хорошо знаю этот район, и 7 градусов – это Ben biliyorum bu bölgeleri pek sıra. 7 gradus o pek büyük şiddetli bir çıkış. Bunun sızıntısı taşlak bir damla oldu. За всю историю наблюдений. Это аномально теплая масса воды, беспрецедентная по своим масштабам. Bu su sıcaklığı pek korkutucu. Birkaç yıl sürdü. Birçok hayvan suların dibinden çıktı ortaya ölü. National Geographic söyledi hani o pek büyük bir damla hani ısıttı okyanusun dibine. Onun yüzünden bir sürü ekolojik katastrofası oldu. Algısı, dünkü güne hepsi söyledi antropogen CO2 sebebi oldu. Hiçbir sonuçları araştırmadan. Blob okyanusun içinde Yeni Zelandiya'da bulundu. Böyle anomaliler sık sık olmaya başladı. Böyle kara noktalar başladı çıkma okyanusun her tarafında. Bu geolojik regionlar yer altında pek zayıf bu yerlerde yer altındaki vulkanlar daha hızlı sıvılar magmayı. Эти коллаборационисты показывают свою максимальную некомпетентность. Bu insanlar bilim insanları gösteriyorlar, onlar hiç işlerini bilmiyorlar. Onlara ikiye puan, biz hepsini söyleyeceğiz. Onlar da böyle bizimle beraber yürüyecekler.
Onlar hiç görmüyorlar hani su altında büyük vulkanizma olur. Ve istemiyorlar bu modelleri araştırmak. Başlarınca biz söyleyelim. Nice влияет bu su sıcaklığı klimattan. Okyanus bizim kuhnya, hava kuhyası. Tayfunlar, şimdi büyük uraganlar fırladı artık yeryüzüne. Bir sürü insan öldü bundan. Alexander Dmitrievich Jigalin söyledi, hani atmosferanın sıcaklığı Kabya'da daha da çok sıcak. Japonya'nın tarafından ta Kamçatka'ya kadar. Biz şimdi görüyoruz nice tayfun daha kuzeye çıkıyor. Daha şiddetli olur. Gücü onun pek büyük. Ray tayfununu Filipin'de hatırlayalım 21. yılda. Bu pek büyük bir yıkıcı tayfun o bölgede bitki vasıflarda. Onların güçleri daha da büyüyecek. Yıkıcıları daha da ziyade olacak. Biz görüyoruz hani durmadan okyanus suları ısındıktan sonra anlıyoruz hani biter okyanın durumu. Enerjiyi tutamıyor. O enerji yer içinden, yer dibinden çıkma ister yerin içinden. Kalın, yer altındaki kalın yerleri dağıdıkça yavaş yavaş çıkma savaşı. O zaman pek büyük vulkanlar patlaması olacak. Nice bir sonra durgutturacağız bilmiyoruz, durgutmayacağız. O zaman olacak pek geç. Şimdi olur, gelir büyük cenk, bitki cenk. Felaketlerin kötülüğü kırmızı renge kadar kalktı. Ama birçok insan bilmiyorlar bunu. Biz daha bakın çok mu kaybedeceğiz? Zaten bu mankıma kalkacak, yok edecek bizi bu dünya. А в это время мировая наука вообще не делает ничего, чтобы справиться с этой проблемой. Вместо этого сотни миллиардов долларов тратятся на борьбу с мизерными концентрациями СО2. Это вообще никак не решает. Bunun yerine milyarlarca dolar harcayanlar CO2'yi yok etmek için. Bu yalancı insanlar Mars'ın da araştırmalarına çıktılar ama okyanusun problemlerini hiç görmediler. Okyanus artık kaynamaya başlayacak. Ama o insanlar algıları lazım. Düzeltsin ortalığı, hiç tartışmıyorlar. Niyose uzun basamaklarla çıkarız biz bu katastrofaların başına. Onu hiç kimse görmek istemiyor. Bütün dünyada bu katastrofalar durmadan çoğalır. Olmayacak. Yeşil koridorlar, humanitar yardımlar olmayacak. Olacak her taraf. Olacak her taraf mezarlık. Biz pek hızlı lazım yetiştirelim bütün insanlara. Doğru, nice bütün bizim klimatımız değişir. Hani bulma çözüm, beraber çözüm bulma. Bunun için biz lazım. Hepsinin gücü. Şimdi biz hepsini lazım yapalım. Sonra için pişman olmama diyeni. Hani az yaptık. Kurma diyeni yaratıcı toplumumuzu. Açan başlayacak bombalar düşmeye kafamıza bitici bir şey yapamayacağız. Sadece tüketici format içinde nerede tüketici bir olarak toplanır da insanın yaşamasını savaşa düzletme. Onlar varınca uzman potansiyelimiz toplayıp halklar arası toplumunda sadece o zaman geliştirmeye halis bilim uzmanımızı biz varınca kuralım. Yaratıcı toplumumuzu sadece beraber. Lazım ki her bir insan buna katılsın. Daha geç olmadan.
obviously we will not be able to cool Biz görüyoruz hani biz yokunca soğutalım okyanı. carbon dioxide. The heating of the ocean is a consequence of the processes inside. Okyanusun sıcaklığı yer altından geliyor. Böyle sonuçlara geldi Profesör Vitarita. O gösterdi, eşitlettirdi bunları ve anlatınca atmosferde temperatürümüz kalkıyor. Liderlerin istemediği sürece hep kadar o devam eder kendi işlemlerini. Biz toplarız araştırmaları, algısı bize gösteriyor hani bizim klimatımız değişir başka bir işten. Ve bize pek önemli bizim yaratıcı toplumun içinde birlikte başarma, bu faktları göstermence klimat değişir. Bütün komandamıza bizim için pek önemli. Hepsimiz biz anlarız ne kadar önemli kurma bu toplumu, yaratıcı toplumu. Sesleyelim Profesör Vitarito'yu. Welcome to the forum here on May 7th. Hepsine hoş geldiniz bu foruma 7 Eylül ayında. Ben pek seviniyorum hani bugünkü günde biz sonuçlandık bütün araştırmaları klimatın değişikliğine. Benim adım Arthur Vitarito. Ben klimatın değişikliklerine büyük bir araştırmalar yaptım. 1905 yılda yazdım büyük statya geofizik historianın anlattım nice değişir klimat sular içinde okyanusun dibinde 2016 yılında ben yazdım korelasya seismik aktivlerini şimdiki global sıcaklığını anlattım nice okyanusun içinde büyük global temperaturalar kalktı. Onun yüzünden bir sürü deprem oldu. O gösterdi bize aynı büyük prostluk oluyor. Bunun yüzünden Arktika'ya bir sürü sıcaklık gelir ve görüyoruz hani Arktika'daki sıcaklık oldu büyük bir şiddetli global sıcaklığı. Ve biz anlıyoruz hani bu kaskat efektleri getirir ona hani sirkülasya durmadan değişir. Biz bu kaldırımları global temperaturasını 1997 yılda bulduk. Biz görüyoruz yani 1995 yılda bir sürü geofizik prosesler oldu. Bu grafikte siz görüyorsunuz hani nice okyanusların zonlarında global sıcaklık büyüdü. Biz görüyoruz yani 1979 yıldan beri çizgiler birbirine uyumlu oldu. Bu gösterir hani bu iki olayın arasında pek az bir fark var. Which is called the Atlantic Multidecadal Oscillator. This tracks sea surface temperatures in the North Atlantic, and we saw that there was an almost instantaneous shift from negative to positive. That is North Atlantic temperatures. Biz görüyoruz hani kuzey temperaturası bir anda büyüdü 1995 yılda. Biz gördük hani Arktika'da büyüdü temperaturası. Onun adı ACE. Biz gördük nice bir dinamika içinde değişti.
konstelasyalar, musonlar, bunlar hep öyle hızlı değişerdi. Biz görüyoruz hani yıl kıyas yerinde güzün değişti bir sürü temperatura. Biz gördük nice buzluklar yerde Arktika'da. Bir sürü değişiklik gördük. Nice kuzey magnet polusları değişir. Vardıca bakalım grafiklere da anlayalım. Nice Arktika'daki temperatura pek hızlı yukarı çıktı. Grafikte gösterilir yani kışın hem de yaz temperaturası neredeyse düşer 1995. yıla. Ama bu setlik o biraz geç kalır 1997. yılda hep öyle. Bu kaldırışlar gösterir güzün hem yıl yazın. 1995. yılında hep öyle biz araştırma yaptık. Deniz buzları nice yerimeye başladı. Biz devam edeceğiz bunları araştırmada biz bilirim hani göreceğiz bütün doğruluğu. Biz lazım birçok olay bulalım. Nice bu temperatura değişir. Biz lazım bilelim nice bu global değişiklikler olur. Başka informasya almama, sadece doğru informasyaları alalım. Ben sanırım hani klima değişikliğinde gösterdiler, hiç doğru bir iş göstermediler. Onların planlarını anlamıyorum. Ama ben kendim yaratıcı toplulukla beraber planlarımı kuruyorum. Biz lazım kuralım, değişleyelim bu dataların üzerine. Önce söylerler, hem İsrailler o doğru ilacı. Biz toplum olarak lazım devam edelim böyle forumları yapma. Biz lazım devam edelim, anlatalım insana nice büyük alternatifler biz buluruz. Nasıl biz yapalım? Kendi fikirlerimizi lazım öne çıkaralım. Lazım söyleyelim doğruyu. Again, we would like to express our sincere gratitude. Sağ olasınız bir kez daha. İsterim içten söyleme sağ ol Dr. Vitorito'ya. Hangisi ister doğru söyleme, faktları gösteriyor. Nasıl oluyor halizden bizim dünyamızda. Biz bu interview tam olarak isteriz göstermeye size ama forumdan sonra. İstersem gösterme hani bizim platforma kuruldu da gösterilir her yerde. Hani insanlar toplansın, uzman potansiyelleri bir araya gelsin. Ve bütün insanlara gösterelim bütün doğruları. Birçok insanı davet ederiz, teklif ederiz. Bilim adamları, uzman adamları bu yaratıcı toplumu kurmak için. Ben isterim sözü verme. Bir insana kim yaptı kendi kanalını. Jake hem Mary. The number one thing that we want to relay with people about our topic birinci öyle isteriz paylaşma bizim konumuza insanlarla o halis nice klima değişir. Birçok insan görmüyor bu publikasyonları, nice bu grafikler değişir Facebook'ta, Twitter'da. Çünkü bu platformalar açan bıktırır bizi.
nice değişir sıcaklık, global sıcaklıklar. Ben sanırım yani biz şimdi yaşadık bir küçük periyot. Nerede sıcaklık yüksek temperaturalara düşer. 2016 yılından beri oluyor büyük olaylar. Ve şimdi bizim vakitimizde oluyor soğuk, hava soğukları. Grafikte siz görürsünüz minimum maunder hangisi diğerinden büyük güneşli minimumu gösterdi bize. 30-50 yılın içinde biz göreceğiz nice bizim güneşimiz minimuma düşecek. Onun adı minimum maunder. Ve biz görüyoruz yani bizim temperaturumuz düşecek. Bu bir prognoz mu? Bu bir prognoz. Nasıl bu? Düşük hem de yüksek sayısında güneş noktaları. Biz görüyoruz hani kosmostan bir sürü empirik danlı geliyor ve ondan sonra kosmos üretir bir sürü bulut. Henrik Sversmak Jasper Kirby yayınladı birçok uzman araştırmalarını. Onlar anlattı hani 24 saatin içinde bir aylık yağış oluyor. Kar yağışı, 5-6 metre kar yağışı Japonya'da. Ve biz görüyoruz hani bu olur büyük kosmostan gelen izlüçeniye. Şimdi güneşimiz bizim daha düşük. Biz anlarız hani medya göstermiyor bize doğruyu. We also believed in this research that the sun does have a lot of correlation with seismic bizim güneşimiz Haliz'den var yetkisi seismikin değişmesine. Bizim güneşimiz düşük fazlada aktif fazlasında düşük güneş o demek ki magnetli alanlar, meydanlar gösterir bize birçok sayıda moleküler atmosferde. Ben sanırım hani magnetosfera devam edecek küçültme bizim güneşin şiddetini 2030. 2040. yılına kadar gösterecek öyle hani bir sürü yer depremi, volkan patlamaları olacak. Bunun yüzünden 2030. yıllarda bütün politika yeni yeşil kursa hangisi savaşı bizim planetamızı kurtarma. 30 yıllar içinde klimat olacak daha soğuk da dünyaca hükümet söyleyecek. Hani biz yaptık bunu, biz durguttuk global sıcaklığını, biz değiştirdik kanunları, vergileri, biz kaldırdık fiyatları. Biz isteriz siz hepsinizi kurtarma katastrofadan da klimatın değişikliğinden. Biz anlarız hani bu insanlar yalan söylerler. O zaman biz anlarız hani enerji olarak ben bir mamuyum. Bende var uşak. Okul sisteması bize gösterir hani bütün her şeyin sorunu sensin. Ama uşaklar çıkarmır sonucu bulamır kim kabahatlı. Onlara anlatmıyorlar doğanın sıkılarını.
Ben pek öfkelenirim buna. Onlara anlatmadılar hani dünya doğa sıkıları pek global değişiklik klimatını yaratıyor. Ben isterim hani okul sisteması bizim uşakları tutmasın korku içinde. Ben bilirim kaç insan korku içinde yaşıyor. Da o zaman o insanların var mı geleceği? Biz görüyoruz onlar çıkış bulamıyor situasyada. Ya sanırım hani bizim öğretim sisteması uşakları her kere koyuyor kabahat içine. Biz bunları lazım durgulayalım. Biz onu durgulamıyoruz ama var nice insanlara anlatalım. Messages like ours with natural climates. We were actually demonetized from Google for sharing harmful and dangerous content is what they said. Google söyledi hani bizim informasyonlar kötülük getirir, o yüzden bizim informasyonlar internette bulunmuyor. Onlar bize öyle de söylediler. Hani bizim saytımız kötülük getirir. Derecim biz gitmeriz sistemaya göre. Ama biz doğruyu söyleriz. Biz söyleriz güneşin hem de doğanın sıkılarını. Hepsi geliyor ona hani lazım bu temaları kaldırma da anlatma. Önce şimdi forumda oluyor. Birkaç kere bu informasyayı işittikten sonra insanlar toplanıyor. Ve siz doğrusunuz hani lazım informasyayı yetiştirme insana. Biz lazım ulaştıralım. Siz arkadaşlar pek doğru işler yapıyorsunuz sevgili dostlar. Biz de isteriz olmak o volantör. O sadece para için değil, mal için değil, kendi uşaklarımız için biz bunu yapıyoruz. Böyle insanların bizi yok etmeye savaşıyorlar. Ama biz isteriz doğruyu anlatma. Biz isteriz değiştirme ortalığı. Biz isteriz sizinle beraber olma. Thank you, Jake. Thank you, Mary. Sağ olasınız Jake, sağ olun Mary. Sağ olasınız hani zamanınızı, vaktinizi verdiniz ve geldiniz anlattınız bizim forumda. Güneş bulunur minimumda. Ve biz görüyoruz hani bütün planetalar güneş sistemasında koruma altına alınmadı. Biz görüyoruz hani kataklizmalar bizim planetaya karşı çıkıyor. De bizim planeta merkezi, katastrofaların merkezi. Spiritualist'in anlamadığını biz lazım anlayalım nerede bizim galaktikada planetamız ince duruyor. Ben isterim size gösterme nice değişir astronom prosesleri. Bunu da anlatacak Igor Mikhailovich. Igor Mikhailovich, siz söylediniz hani biz giriyoruz 24 bin yıllık sıkıla. Doğunun girmesine bir davranıcı olsun kötü çıkışlar. Ne kadar insan gireydi? 12 bin yıllık sıkıla. Doğru. Varıncı olsun. Neyle bu bağlı? Давайте объясним еще раз. Попробуем объяснить. Просто. Haliz'den isterim tabi ki anladığım hem açıklayayım. Deneyeceğim anlatmak kolay hem ilin. Deneyelim anlatmak. Ki bakınız var saatler, onlarda var sıfırlar. Это вся Вселенная. Основная масса. Bu sıfırlar bizim büyük adamız. Taykır'da bulunur Yefren. Onun aşağısında var büyük adaları. Onlar bulunurlar Yefren'in kenarında. Süreci söyler. Sıfırlatta var 12 saat hem 6 saat. Bu 12 saatin içinde onlar bulunurlar Yefren'de. 6 saatin içinde onlar bulunurlar Yefren'in kenarında. Она постоянно вращается.
Вот цикл ее вращения — это как раз 24 тысячи лет. Ne o cikl? Burada lazım anlamak. Cikl bu bizim gök adımız döner. Lazım nişanlama hani o her kere döner. Dönmek ciklı kurar 24 bin yıl. O bu vaktin içinde 2 kere düşer şılak altına. Kosmostan, evrenden, başka gök adalardan söyleyeceğiz böyle olsun anlaşıldığını. Şılak, şavkın şılağı, lazer gibi hangisi sadece şavk eder. O şavk eder değil sadece bizim gök adamıza ama başkalarına da. Toplanın bireri olar ser değil şavk ama neyse başka. Сейчас не урок астрофизики. Энергия Вот это жесткое излучение, когда мы попадаем в гравитационное взаимодействие, очень выраженное взаимодействие. Enerji hangisi peydalanır? İkilinin zan toplamasından. Ama bu dil şimdi o kadar önemli. Niye? Çünkü bizde dil astrofizika dersi. Bu bir sert şılak hangisine biz düşeriz gravitasyya proseslerine göre. Выше нас вся наша галактика. И множество планет берут Söyleyeceğiz, этот hani bir sona gireriz 2 kere dönmek vakitinde. Açan biz bulunuruz 6 saatte. Bu 12 bin yılın içinde o zaman bizim gökada hem başka planetalar alırlar kendi üstüne kötü prosesleri. Ama açan biz bulunuruz 12 saatin içinde öyle olur, hani biz durarız yön ileride. Bizim planeta bulunur Sahara yeninde. Bizim gök adanın yeninde, onun kenarında. Doğrularıyla hani bize yok ne korkusun. Da biz oluruz şit başka sistemalara, planetalara, bizim gök adamıza hem başka sistemalara hangileri bulunurlar bizden daha aşağı. Onun için böyle prosesler olurlar daha kötü. Ne kadar biz bulunaydık 6 saatin içinde açan biz döneriz. Bu proseslere bakarak peydalanır sorur. Nice bu? Anlaşılır. Hani bizim gökada dönüyor oradan hareket mi? И вот попадая в этот цикл, когда оно все совмещается. Bizim gökada değil sadece dönüyor kendi kendisine ama dönüyor başka türlü de. Değil sadece kendi yüzün dolayında. Da girerken bu cikla biz düşeriz bu proseslere. Niçin başka vakitte bu değil pek öyle korkunçlu. На протяжении 12 тысяч лет вот это воздействие, оно идет по касательной, то есть по косой, нет прямого излучения. Ну, здесь я могу пояснить, böyle momentlarda açan biz 12 bin yılın içine gireriz. Şılaklar giderler bir uz ama kıynar. Yok, uz şılaklar. Da burada bence anladığım örneği gibi alarkana güneşin olacak da anlaşılır. Senin için yazın ortasında sıcak, güneş bunları yukarıda kim olur en sıcak günler. Niçin ki şılak gider uz. Nету прямого воздействия. Из-за этого у нас, ну, как бы, вроде и тепло, но не сильно. Вот, ama açan güneş gider kavuşma ya da yaklaşır. Güz, kış, güneş bulunur bir tarafta. Ve şılaklar giderler kıynar. Упрощенного понимания. Давайте представим, пуля, вылетевшая с ружья, она летит строго горизонтально. Bizde sansın sıcak ama değil. Ama tabir örnek getireceğim ki olsun daha kolay anlama. Pula hangisi çıktı tüfekten uçer uz. Önünde bulunur obyekt hangisine o lazım olsun. Но достаточно изменить лишь угол нашей мишени настолько, чтобы пуля при соприкосновении будет отражаться. То есть она стоит уже нечетко вертикально. И при попадании пуля будет отражаться. То есть вот так и здесь 12 тысяч лет у нас идет отражение этих лучей. И почему düşerler. Uz o zaman varca olsun bela. Bela uz hem kolay. The influence of galaxy ray flux in past cycles has left imprints on our planet that have not been erased by time, even after hundreds of thousands of years. A team of Creative Society researchers has pieced them together and provided evidence of climate change triggered by the cyclic process. Next, let's watch the continuation of film on cyclicity. Gösterir bize hani cikliçnesi olur. Da bu cikıllar
anlatayım size. Şerleyeceğim, kabul etme bu argümanları. O zaman biz görüyoruz niçin bu işler olur. Klimat her kere değişer. 30 yılın içinde bir anda o değişti. Büyük global değişiklikleri oldu. Bu faktları biz biliyoruz. Onlar görünüyor. Sputnik'ten bize. 1998 yılda bilim adamları gösterdi yani yer içindeki çekirdek değişti kuzey tarafına. Bu vakitte Fransa'da Meriçina bilim adamları gösterdiler nice kaldırım oldu ve bizim dünyamız değiştirdi formasını. Planet başladı ekvatora doğru genişlemeye. Şimdi görüyoruz asimetrik bir durum. Biz onu anlatamıyoruz. Çekirdek değiştirdi yerini o yüzden dünya da şeklini değiştirdi. Mantığı çıkarıp yeryüzüne litosferi de içten alıyor. Its pressure on the Earth's crust increases. Onun şiddeti Expansion of magma pushes apart the tectonic plates, increases volcanic and seismic activity gösterir across the hani planet. seismik hem de vulkanizma efektleri büyür. Through these cracks, water from the Çatlayır surface bizim escapes deep into the yeryüzü. The thin oceanic crust is ruptured by Bir magma, sürü causing the ocean to heat up at the değişiklik bottom. olur. Rising Sular, magma okyanus leads to a suları decrease in ısınır. geothermal flow from the Earth's bowels beneath the glaciers of Nedirden, West Antarctica nedraların and içinden, central Greenland, buzluklar which içinden displaces in the sıcaklık bottom çıkır ve aşağıdan of increasing geothermal buzları temperatures, yırtır. cases of water boiling in wells, Bir sürü melting at great anormal rates, görüyoruz. Hani pınarların içinde de sular ısınır. further prediction of the trends of rapid Biz geodynamic görüyoruz and hani climatic changes gitgide indicate bütün bu değişiklikler hızla değişir. due to the rise of magma, a massive Magma o melting of kadar glaciers hızla will yukarı begin çıkma along with the savaşı. rise in sea level, Hani biz increasing the number görüyoruz. and the power of disastrous earthquakes, Okyanuslar typhoons, and hurricanes, içinde büyük patlamalar, vulkan patlamaları hem de yer depremleri olur. which will lead to a long volcanic winter and disappearance Biz of most anlarız life hani forms, vulkan kışı including humans. yakın gelir. İnsanı da yok edecek, Based on objective hepsini de yok forecasts, edecek. we have only 5 or 10 years Maksimum biz ne elde ettik? 5-10 yıl vaktimiz var. Siz gene bize su korku dersiniz. Why do you say it will be catastrophe Niçin siz söylersiniz hani bunlar katastrof olacak? in such a short Niçin time? bu kadar hızlı? Changes Bu similar to değişiklikler what we see anılarını occurred biz before the görüyoruz. peak of the crushing disaster just about O 12,000 yok years ago. edici 12 bin yıl geri yok ettik And the hepine younger dryas, ortalığı. glaciation that followed. Biz görüyoruz hani 800 years ago, global 12 temperatures rose as much as 15 bin degrees yıl Celsius within just a few years. 15 Most of the ice sheets suddenly dereceden melted, and the sıcaklık Earth birkaç yılın emerged içinde from yok full etti ice age. ortalığı. At that time, there were Ve extreme getirdi floods and bütün other dünyayı natural soğukluk disasters, içine. along with an intense sea level rise. The Gulf Sular Stream stopped at that time, just as it yeryüzüne is geldi. happening nowadays. Birçok yerde Scientists from the yer University buldu, of Kansas sular have altına proven that gitti. about 12,800 Bilim years ago, adamları anlattı there was a hani giant fire on Earth that covered 12.800 yıl the entire geri planet's surface. Other researchers dünya have also found that kaybetti large fires were 10. concentrated payını 12,000 yeryüzünden. years ago. Similarly, Pek büyük nowadays, there ateşler, are yangınlar large scale vardı. fires that cannot be extinguished. O büyük ateşleri kimse sindiremedi. Bilim adamları gördü hani 12 bin yıl geri Sakara Adası hem de bir süre çok yer pek çok rüzgar içinde kaldı. Biz şimdi görüyoruz hani Alaska'da da ki bizim bütün dünyada hepsi hepler tekrar devam eder. Nice 12 bin yıl geri var oldu. Bütün tornadolar, yangınlar, depremler yok eder yeryüzünden bütün insanlığı.
This is indicated by radiocarbon data, as well as paleographic reconstructions of the Younger Dryas. During the same time period, more than 12,000 years ago, as well as now, there was a drastic weakening of the magnetic field and a pole shift, biz görüyoruz which is hani called the Gothenburg polisler explosion. değişti. Angızın adı oldu All these abrupt changes Excalibur. was an abnormal magmatic activity caused Magmanın changes in the anormal field. aktif durumu değiştirdi büyük işler. Recorded in the Younger Dryas by dust and traces of acid rains and glacial cores. Bir sürü slot yağmurlar yağdı. Found in Hall's Cave points to volcanic eruptions that caused a volcanic winter Vulkan about 13,000 years ago. patlamaları oldu. Angısın yüzünden 12.000 yıl geri vulkan kış devam etti. Bir anda da global sıcaklık değiştirdi, global soğukluğunu. Sibir'de biz bir sürü mamut, donmuş mamut gördük ve bir sürü yaşayan donmuş insan bulduk. Bütün bu katastrofa durumları 10 yılın içinde oldu. Geçen siz söylersiniz hani 12 bin yılın içinde her şey oldu. Şimdi de hep öyle olacak. Belki o olaylar başka sebepten dolayı oldu. Hep böyle katastrofalı olaylar oldu 12.000 yıl geri, saat ileri. Bu sıkıl gösterir bize hani her 12 yıl arası bu katastrofalar oldu. Bir sürü bilim adamı bunu netleştirdi. Onlar anladılar hani global kataklizmaları getirir sıkıl. Geoloji, paleontoloji hem arkeoloji gösterir bize hani önceki katastrofalar hep böyle gerçekleşti. Bir anda klima değişikliği oldu. Magnet alanları zayıfladı. Tektonik plitleri değiştirdi yerine. Okyanusun yükselmesi 10-15-20 metreye kadar oldu. Her sıkıl biz görüyoruz nice değiştiriyor. Dünyamız kendi şeklini ve biz anlarız hani bu değişiklikler olur sadece yeri dibinden gelir. Nasıl olur da bu cikl değiştirir ve kendini 12 bin yıl içinde. Bilim adamları bilirler hani bu cikller galaktikanın dönüşüne benziyor. Güneş sistemasına pek etkisi büyük var. Ne zaman yer çekirdeği değiştirdi yerini, o zaman ayımız da yerini değiştirdi. Bir sürü planet de yerini değiştirdi. Bir sürü şiddetli rüzgarlar oldu her bir planetede. Yer üstünde bir sürü kosmostan radyasyon geldi. Biz görüyoruz hani 12.500 yıl geri hep böyle kosmostan şiddetli enerji geliyor. Bu pek büyük bir enerji. Hangisi olur mikro seviyesinde da onun yüzünden planetin çekirdeği değiştirir yerini. Da onun yüzünden CO2 çıkar ortaya. Şimdi biz bence gene olalım nice Mars gibi ölü bir planeta.
Bizim teknolojik sivilizasya bütün kimikatları havaya atılan varınca bozsun bizim dünyamızı. Her bir 24 bin yıl sıklığında varınca dağıtsın, yok etsin bizim planetamızı. Şimdi biz o noktaya geliyoruz. Ve biz sanırız hani bizim dünyamız yaşar bitki günlerini. Onunla beraber biz de. Niçin siz böyle işler anlatırsınız? Bu sadece panika yaratır. İnsanlar korku içinde yaşar. Hiçbir şey yapamıyor. Right. There is nothing we can do about it. Hiçbir şey yapamıyoruz. You can't go against nature. Doğamıza karşı çıkamayız. Nasıl var ki sen yaparsın? Ercan, bunlar kosmos izleyicisi. Sizin var mı yoksa kararlarınız? Biz bu kararlara varınca çıkalım. Herhangi bir işe varınca bulma çözüm. Biz varınca planetamızı koruyalım. Biz lazım toplanalım. Hepsi doğru bilim adamları, inженерler, teoretikler, anıların hazır yeni açıklamalara lazım bir amaç koyalım. Her bir hükümet amacı bir olsun. Büyük teknolojiler elde varken biz bence durgulayalım bu katastrofayı. Açan hepsinin bir amacı var. O zaman biz her bir yaşamı, her bir canı kurtaracağız. Ama bizim vaktimiz pek az. Toplama bir araya bilim adamları sadece beraber lazım. Varınca yapalım. Toplum olarak. Lazım. Dikkat edelim hani insanlar durmasınlar. Para kazanma ama savaşsınlar ve yardım etme. Biz lazım kuralım. Yaratıcı toplumu. Lazım toplanalım 8 milyar insan. Yaratıcı toplumumuz. Nasıl o yaratıcı toplum? Bu pek bir idea. Bu nasıl? Yaratıcı toplumu. Bu bir format toplumu. Nerede kağıt üzerine değil ama iş üzerine. İnsanlar yaşamasını, rahatlığını, kendini kurtarır, koruyur. Nerede bir insan öbür insana yermir edemez. Nerede her bir insan çözer problemleri beraber. Bütün insan potansiyelleri açıklanır. Ve her biri arka arkaya omuz omuza vererek büyük olur. Bu büyük bir fayda herkese. Yaratıcı format yok niçin yapma, savaşlarla, cinkler içinde ya da zorlukla. Biz kısa zamanda lazım bizim sivilizasyonu çıkaralım. Bir basamağa daha çok. Bunun için biz lazım halizden toplanalım. Parayla değil. Ama yaşamanın pahalılığını öne alarak yazmanlayalım. Hani 97% insan yaşayan planetada. Onlar kim ister yaşama. Onlar artık toplanır yavaş yavaş. Hani tüketim. Yaratıcı formatı kurmak için. Nasıl varınca yapalım? Şimdi. Neden varınca başlayalım? Siz lazım katılarsınız bizim foruma. Davet edersiniz dostlarınızı, bildiğiniz insanlar, bilim insanları, kendi sensörlerinizi medyanın üzerinde anlatarsınız nasıl olur halizden planetiyle. Panika çıkarmak için değil,
Sadece o için hani anlatma zorluğu da bulma buna çözüm. Bunun çıkışı var da bu senden başlıyor. Sen şimdi varınca anlayacaksın ki hepsi kendi dostlarına, tanıdıklarına, nasıl sen gördün hem de işittin bu forumda. Biz insanız, biz isteriz yaşama. Şimdi varken vakit bence bunu yaparsın. Soracağım için acımasın. Hani sen yapamadın, hani sen anlatamadın. Yaratıcı toplumu bu politika değil, bu başka bir toplum. Bu insanların toplumu. Biz lazım davranalım, hani bütün insanlığı koruyalım. Bu insanlar sıradan insanlar ama onlar halis kahraman. Nice sen. Seninle biz bence yapalım ki hepsini. Bak. Ya bak. Biz bence bunu yapalım. Bu halis doğru. Ben şimdi lidera, enstitüdün liderine, direktörüne zıvat edeceğim. Bizler bir hediye yaptık. Eğerlicem onlara yetişti. Niçin sana kadar yetişmiyor? Dostum benim. Isn't it so, friends, if even these two scientists Bu doğru değil mi sevgili dostlar? Eğer bu iki bilim adamı anladılar, demek ki biz de varınca anlayalım. Danışsa yapalım büyün. Hani ya sabah yaşayalım güzel bir dünyada. Ve bizim davranışlarımız pek sıradan basamaklarla başlıyor. Seçim insanlar anlayır, varınca değiştirsin fikrini de yardımcı olsun. Sizin sosyal bağlantılarına paylaşın bu sıkıyla. Dönün bize de anladın kendi fikrinizi. Facebook'ta, Instagram'da, Twitter'da, TikTok'ta. Bu hem isteyenler varınca siz yaparsınız. Katılın volontörlere. Hepsi bilim insanlarından beraber. Angları toplanıyor. Çoğu insanlar hani bu işe çıktılar da anlarlar hani ileride bizim büyük kataklizmalar bekliyor ve biz lazım anlayalım ne kadar büyük problemimiz var. Bence biz bu problemi varınca düzeltelim. Yankara bize anlatacak nice galaktikada değişiklik oluyor. Bugün biz onları görürüz. Yani bize anlatacak kosmosun ışıklarını buyurunuz. Dobrý večer. Zaman hayır olsun, akşam hayır olsun. Klimatın değişikliği hem de bir sürü katastrofa, bu doğruluk bizim planetimizde. Hangisinden insanlar her kere görüyorlar da her gün bunu yaşarlar. Şimdiki vakitte biz görüyoruz hani pek büyük bela oluyor bizim sivilizasyon. 12.000 yılın içinde bu kataklizmalar değiştirir tıklını. 1998. yılda Sputnik'ten araştırmalara göre biz görüyoruz nice değişiklik oldu dünyanın masasında, Daimler tarafında. Biz görüyoruz hani masalar değiştirir kendi yolunu.
Sağda görüyoruz nice değişiklikler oldu. Dünyanın osu değişti. Şimdi isteriz söyleme hani 1994 yılda ekskursiya olduk magnet polüsüne dünyada hızla değiştirdi kendi yolunu Yarı Kaymer Adası'na doğru. Siz ekranda gördünüz hani bu polüs dünya polüsü değişikliği oldu. Şimdiye kadar biz söyledik sadece dünyamız için. Ama aynı zamanda biz gördük hani bir sürü değişiklik oldu ayımızda da. Bizim ayımız 1997. yıldan beri pek değişiklikler oldu. Klimatın değişikliği güneş sistemi aslında da kendini gösterdi. Biz gördük hani bu şiddetli enerjiler, güneş enerjisi çıktı artık kosmosa. Biz görüyoruz hani değişiklikler 2010 yılında biz görüyoruz nice değişiklikleri bilim adamları bize çıkardı. Birçok birçok olay oldu dünya dışında da biz onu görüyoruz. Bu ölçüler hem de bu değişiklikler pek büyük işler bence yapsın. Düşünsenize bizim güneş küçülecek birkaç prosenta kadar. Bu konstanta varınca düşürsün bir sürü atom başımıza da Хімікат atomları değiştirerse de bu kontaktları algıları bizim hayatımızı, yaşamamızı tutar. Bence bozulsun. 20 yılın içinde gösterdiler nice enerji parçaları değişti. Biz sanırız hani bunun yüzünden güneş sistemi aslında bir sürü kosmos soruları yarattı. Işınlar kosmostan geldi. CO2 çoğaldı da 2013 yılında tropik dağları değişti. Biz görüyoruz hani CO2'yi kullanan sanki bizim binamız gibi tropiklerde gösteriyorlar. Je nutné spojit potenciál vědců z mnoha vědních oborů, aby tyto procesy prozkoumali, aby to dokázali zastavit. Žádáme všechny vědce, obzvláště kvantové fyziky, geofyziky a biz lazım anlatalım, fizikler lazım göstersinler bize kuantum fizikleri. Hepsi haritaya koydu bir sürü insanın yaşamasını, bütün bizim sivilizasyamız. Sağ olasınız. Ya, bu şimdi halis doğru böyle bir radyasyon güneş sistemasında biz daha araştırmadık bu problemi. Aramızda birçok akıllı bilim adamı var. Ben sanırım hani onlar varınca üstlensinler bu problemi çözmek için. Igor Mikhailovich bize bir program передача gösterecek. Naşı biz varınca yapalım.
Gerçekten biz toplarsak hepsi akıllı insanları da doğru onları yönlendirersek biz onlar bizimle değil biz onlarla onlar kullanabiliriz. Ve biz o zaman anlayacağız. Nice varınca bizim planetamızı koruyalım. Onlar şimdi kırıcı davranırlar. Ama bu enerji. Biz anlarız hani onlar bizi yıkır, o varınca yaratıcılara çıkarsın. Bu bizim gücümüz. Önemli değil nice o. Tek önemli bir durum hani o durmadan değişir. Biz lazım kullanalım bu enerjiyi. Ve biz o zaman kırmayacağız. Biz o zaman yaratıcıyız. Eğer biz başlıkların üzerinden başlarsak yaşama взаимодействие двух частиц, а то, что заставляет их, то, чем они управляют. А эти частички, они управляют этим. Именно эта энергия. Bu enerjiye bize güç veriyor. Onlar bizi görür de bize verirler signal hani açsın bizim büyük durumlarımızı. Eğer biz anlarsak bu mekanizmayı biz savaşı sondan işlemeye biz varınca bu enerjiyi kullanalım. Klimata karşıdan varınca koyalım. Klimata karşı lazım koyalım. Спасибо огромное. Sağ olasınız. Уважаемый Игорь Михайлович Sevgili Igor Mikhailovich. Бесценная информация. Дорогие зрители, sevgili dostlar, seyrediciler. Bugün biz pek çok kere hani katastrofalar 12.000 yılın içinde sıkı olarak değişir, birbirini değiştirir. Ve biz sadece yaratıcı toplumun içinde varınca kurtaralım kendimizi. Biz varınca düşünelim. Nice bu bize yardım edecek. Biz değiştirelim formatı, tüketici formatı, yaratıcı format içine. Şimdi ben size anlatacağım niçin nice biz varınca bunu değiştirelim. Bakın bizim dünyamıza. Ülkeler ayrı da onlar cenk eder aralarında. Hem büyük laboratuvarlar gösterir hani askerlik hem de bizim dünyamızı öldürmek için elinden geleni yaparlar. Klimatı değiştirmek için bir sürü Sputnik'ten bir sürü bomba gönderilir. Diğer bir ülkede ayaklarınızın altında çatlayan toprak. Düşünün, gelince varınca açıklarsınız informasyayı. Hangisi doğruluk getiriyor? Siz dersiniz nerede şimdi patlayacak volkan. Biz birbirimizi tek silah öldürüyoruz ama klimata dokunamıyoruz. Nasıl yapıyor ki onlar? Anglarını biz söyleriz bilim adamı. Angları biliriz hani bize yardım edecekler. Onlar yapıyor bomba. Onlar o bombaları, antropogen faktları, onlar teoriyaları öğrenir. Uzmanlık öldürüldü tüketici formatında. Bir sürü insan boşuna zamanını harcar. Aralarında koşarak. Şimdi düşünün böyle bir formatta biz lazım kısa bir zamanda değiştirelim. Halklar arası araştırma yapalım. Dünya çapasında insanlığın önünde pek büyük bir
soruş var. То же самое, что и сейчас. Siz dersiniz naşolar tüketici formatta. Hep o naşolar şimdi. По факту ничего не будут делать. Fakt olarak hiçbir şey yapmıyorlar ama hep söylerler naşo yaparmışlar. В то время как цикличность O vakit için sıkıllar değiştirir birbirini. в потребительском формате Tüketici formatta никому не нужны. bizim yaşamaklarımız kimsene değil lazım. Biz lazımız sadece kendi kendimize. Niçin o zaman? Созидательное общество. Sadece yaratıcı toplum bize yardım edecek. И это совсем не сложно. Bir sanırsan bu zor Как değil. союз нескольких государств, но только их не 28, а, к примеру, 197. Bir sürü ülke, 197 ülke yardımcı olabilir bize. Стран сможет выделить Hangi финансирование честным ученым. ülkeler toplanıp da varınca finans olarak bize yardımcı olsun? Varınca mı? Varınca. Любому оборудованию, любой Bütün teknikaları сможет. zor mu kolay mı? Varınca yardım etsin bize. И мы хотим жить. Niçin? Мы Zira biz insanız ve biz isteriz yaşamak. Это наша жизнь и жизнь наших детей. Biz görürsen bu bizim yaşamamız. Bu yaşamak bizim uşakları. Biz lazım koyalım bir amaç. Bütün bilim adamları, bütün dünyaca ünlü bilim adamları yardımcı olsun bize. Bu mekanizmayı durgutsun. Hani milyarca insanlar kurtarsın canını. Halklar arası bilim adamları lazım toplansınlar. Усиленный многократно каждым участником. Те, кто сомневаются, будут только Ki onlar kim inanmıyor, onlar bizi sadece dolaştıracak. и ответственны. Нам нужны Bize lazım klimatologlar ve meteorologlar. Angıları fixleyebilirler. Nice bizim atmosfera değişir. Bize lazım vulkanologlar, seismologlar hem de angıları varınca anlatsınlar, varınca bulsunlar çözüm vulkanın durgulanmasına. Bütün bunları modelleri etmek için yardımcı olsunlar. Lazım anlasınlar nereden bu izluçenyalar çıkıyor. изучающие изменения в микромире. Moleküler parçalarını nice değişir mikro dünya. Biz lazım anlayalım, angı gücümüzü yöne çıkaralım. Ve bir sürü meslek lazım toplansın bir topluma. O zaman biz varınca durduralım. Her 12.000 yılın içinde ne olarsa da biz onu lazım durduralım. Büyük teknolojilerle birlikte biz sanırsan biz bunu yapacağız. Biz anlarsak bu sıkıntı olur. Nice biz varınca durduralım. Yıl basamağı yaratıcı toplumun içinde olacak, yerleyeceğim bütün bilim adamları birlik olarsın. Yaratıcı toplumun içinde bir sürü bilim insanları toplanarsınlar, bu bir askeri komando olacak. Biz varınca kaldıralım kendimizi göklere kadar. Нам под силу станет терраформирование, подчинение стихии, чтобы ни один человек не погиб или остался. Biz lazım katastrofaları durgulayalım, hiçbir yaşama, can kaybolmaz. Для всех будущих поколений человечества. Научиться görenelim, излучениями и направить их на мир. Enerjiyle kullanma. Человечество свободной и бесплатной энергии в любой точке. Bu enerji parasız lazım gelsin bütün dünya içinde. Осваивать большой космос, летать в другие галактики. Büyük kosmosa lazım açılalım, başka galaktikalara uçalım, yeni planetaları bulalım. Bizim gelişmemiz lazım yetişsin o kadar büyük yerlere, angılarını biz de hiç düşünemiyoruz. Biz lazım birlik olalım.
Naşı o birlik olma. O dünyada yapma beraber büyük işler. Yaratıcı toplum yerine var mı sizde başka kararlar? What you see now on your screens is Hepsinin siz şimdi gördünüz kendi ekranlarınızda. Bu da var. Yaratıcı toplumun basamakları. Sadece çok zaman anlatalım. Nasıl yapıldı, hem nasıl yapılır volunteerlerin iyi adına bu proje olsun yani. Bir kere isterim size hatırlama hani yaratıcı format içinde her bir insan önemli. Biz daha çok işler göreceğiz. Nasıl yaptı insan açan toplandı da kurdu yaşamasın adına bir şeyler. Ayuda, temblando, ardiendo en llamas. No quieren decirte esta verdad tan cruda. Cuando te vacías proclama, muestra sus crueles espinas. La batalla ya ha comenzado. El enemigo no espera, pero asesina en una guerra que no se ha declarado. Es hora de salir de nuestros capazones. Somos personas, queremos vivir para perder la vida sin razones. Para poder cambiarlo nos debemos unir. Es hora de la verdad, ya no se puede esperar. Ya es tiempo de actuar, hora de decidir. Gritemos todos, somos la humanidad. Somos personas, queremos vivir. Somos dignos de vivir en un mundo ideal. Es lo que nos mueve a seguir y nos motivará. Seamos breves en actuar para poder luchar. En sociedad creativa lo podemos lograr. Ya esto está claro y no se puede esperar. Darle ventaja al que nos pueda matar. Lo que vale es tu opinión, no seas carne de cañón. Nuestra fuerza es la amistad, nuestra fuerza es la unión. El clima está matando a nuestro único enemigo, eso podemos superarlo y lo haremos contigo. Con la fuerza de tu mano, muestra al mundo tu actitud. Vamos por esa victoria. El héroe eres tú. Y no podemos salvar esto, aún no es el final. Tenemos la oportunidad de unir a nuestro potencial. Es hora de ser parte de una nueva sociedad. Todos unidos venceremos por toda la humanidad. Si no te detengas, nunca mejorarás tu vida. Si no es nuestro enemigo, nos quiere destruir. Y yo unido por lo mismo tuyo, sabe lo que tenemos. Tío, formamos el destino tuyo del mismo camino. Es hora de la verdad, ya no se puede esperar. Ya es tiempo de actuar, hora de decidir. Gritemos todos, somos la humanidad. Somos personas, queremos
Biz isteriz söylemek büyük sağ ol bizim partnerlere bütün dünyada. Onların katkısına, bizim geleceğimize, bütün insanlara. Ben isterim hatırlatmak size hepsi volontörler, o insanlar hangisi bu forumu yarattı, topladı. Bunlar hepsi insan. O insanlar kazıp sivilizasyayı kurtarmak için hepsini yapmak. Bizim yaratıcı toplumumuz açık sponsorlara kim ister bizimle paylaşma, yardımcı olma ve olma onun aktif katkıcısı. Siz görüyorsunuz ne kadar bir sürü insan dünyada ister yaşamak. Biz biliriz yani 99% insan ister yaşamak yaratıcı toplam içinde. Ve bu informasyayı sizinle paylaşma diye volontörler hepsini yaparlar. Onlar kendi talantlarını kurarlar. Ve yaratırlar güzel türküler, hangilerini biz şimdi seyrettik. Yaratıcı toplumun var 8 başı. Hangileri her ülkede lazım anlatsın bütün insanlara. Advokat Kazakistan'dan bize daha detaylı anlatacak bu işi. Здравствуйте. Selamlarım size. Предоставленные на этом форуме факты подтверждают, что bu forumda bütün faktlar gösterir hani tüketici format uzun yıllar bizim başımızdan. Без войны и насилия, с уверенностью в завтрашнем дне. То, как живут люди в обществе, öğrenci insanlar yaşar toplumunda есть два варианта. Первый o gösterir nice lazım insan yaşasın. Var iki seçenek. Bu seçenekler gösterir birinci hani tüketici formatı durdurmamız lazım. Var bir format. Hangisi öldürür bizi? İkinci format bu yaratıcı toplumumuz. Nerede insanlar kuryer, herkes kendi yaşamını, canını hepsi beraber toplanıp da. Dürüstlere göre bu uzmanlık yerinde biz insanlar anlatır hani biz insanız da biz hükümet içindeyiz. Toplumu biz, toplum o biz insanız. Eğer biz bakarsak bütün kanunlara biz göreceğiz hani bizim dünyada ülkeler başka bir formatta yaşarlar. Bütün başkanlık insana aittir. Şimdi biz gücümüzü biliriz. Başka bir formata. İnsanın fikrine güveniriz. Nasıl insan fikri? O zaman açan birkaç insan karar verir, nasıl fikirlere biz onlarla birlik oluruz. 2009 yılda böyle bir örnek vereceğim size. İslandiya'da var şiddet toplumu nerede insanlar vergiyi ödememeye karar verdi. Bizce görüyoruz hani insan kendi kararını verir, nice lazım ister yaşama. Ve biz görüyoruz hani bizim yaratıcı toplumun içinde biz isteriz söylemek, kendi sözümüzü de biz kabul edilme isteriz.
o zaman anlarız hani bu formatta olmayacak. Olacak sadece yaratıcı toplumun içinde. Ve büyük önemli. Yani biz lazım anlatalım bizim yaratıcı formatımızın adına. Herkese, dostumuza, kolegalarımıza, hepsine. Kazakistan'da biz yazdık politikalara, hükümet, insanlara, deputatlara bu projekt yaratıcı toplum projektinin adına. Ve biz kabul ettik cevap. Ve biz anlattık bütün başlıkları, yaratıcı toplumun başlıklarını ve büyük değişiklik politikada, ekonomikada ve sosyal dünyada bizim ülkenin dünyasında. Kazakistan'da başkanı söyledi, hani elektronik prosesleri lazım çünkü insanlar sadece lazım inansın. Onlar artık inanmıyor bizim sesimize, bizim söylediklerimize. Biz lazım bizim ülkede değiştirelim yaşamayı. Bakın, dikkatli bakın. Ne kadar bir insanın fikri değiştirir kocaman toplumları. Büyük Kazakistan'da bu platformaları görüyoruz. Hani güçler insan reformasını, referandumu yaptı. Ve insanlar halizden anlasın, hani onların sesi önemli. Biz bugün söyleriz, biz lazım karar verelim. Da bu kültü tüketici kültü durduralım. Biz anlarız hani insan durgunarsa, bir şey yapmazsa, karar vermezse prostluklara düşer. Tabii ki söylerim. Hani şimdiki kanunu her ülkenin başkanlığı var nice kursun yaratıcı toplumunu. Risklere karşı göre bu varınca yapma bunu. Kanuna göre bunu biz varınca yapalım. 8 başlık yaratıcı toplumun içinde uyarak varınca güzel bir ülkeyi kuralım. Bu başkanlık yok nice insanın sesini duymasın. Ve biz anlarız hani böylelikle biz bence hepsini yapalım. Biz lazım başlayalım. Biz görüyoruz hani bizim kabahatımız. Hani biz yetiştiremeyiz bu informasyayı, anlatmıyoruz bu haberleri hepsine. Biz de sağ söyleme hepsi insanlara kim yaratıcı toplumla beraber her ülkede yardımcı olur, toplanır, yaratır. Biz görüyoruz hani yaratıcı toplumu bu halizden var nice yapmak. Biz lazım haberleştirelim birbirimizi. Şimdiki vakitte biz forumda bulunarak bütün haberleri bütün dünyaya yayarız. Biz anlarız hani biz istemiyoruz cenk, istemiyoruz şiddet. Bugünkü forum bu hep de aktif bir forum. Hangisi anladır bizim fikrimizi. Sağ olasınız. Thank you, Almira. Sağ olun Almira. Next, to continue this topic, I would like to give the floor to Mr. Biz devam ederiz bu temayı. Who will share his views. Biz isteriz yine Kasim Raşid'a Mr. Rashid is söz verme. Attorney, author, human rights activist and politician. Bu bir politikacı, kanunu, insanı koruyan bir adam. I'm a human rights lawyer. I'm practicing here in the United States. Benim adım Kasim Raşid, ben juristim. Amerika'da benim işim onda hani ben koruyorum insan kanunlarını.
Siz söylersiniz hani insanın yaşaması zorluk içinde. Biz görüyoruz hani tüketici. Biz görüyoruz hani toplum içinde bizim insanlar lazım sizlerini yön plana koysun, bizim hükümetler durgunsun ve işitsin her bir insanı. İsterim hani hükümetler gelip de hesap versin insanın yönünden. Yerine bizim hükümler yapsaydı insanların isteklerini biz bu hala gelmeyecek. Biz böyle hükümet elde edersek angaları işidir bizi. O zaman biz baş edeceğiz. Ama bizi işitmeyen hükümleri zorluk içinde kalacağız ve daha doğru tüketici formatta devam edeceğiz. Şimdi siz düşünürsünüz. Bence kurma, yaratıcı toplumu nerede insanın yaşamı en pahalı. Ben sanırım hani o pek lazım. Bu değil sorun. Bu bize pek lazım. Eğer insanın yaşaması tartıya koyulursa biz sanırız hani bu kriz insanın yaşamasını üstlenecek. İnsanlar sen büyük her bir moment patlama dünyaca cengi olabilir. Yeni pandemiye çıkabilir. Sorun da değil. Varınca mı bunu yapmayız yoksa yokunca mı? Bunu bir selam yapalım. Ve şimdi lazım değiştirelim kararlarımızı hem de bu konuların yardımcı olalım insanlarla birlikte kuralım bu toplumu. Ben anlarım hani politikacılar hangileri karar verir politika kararlarını onlara lazım yetiştirme hani biz lazım kuralım bu toplumu onlar da olsun insana karşı. Then you see true innovation happen. Then you see true, economies prosper. Then people can invent the next great widget. They can invent the next great idea. İnsan varınca yaratsın büyük işler. Their success because they've been given this foundational basis that guarantees their humanity. That's in my view. Benim bakışıma göre insanlar kanuni olarak varınca kendilerini sağ olasınız. Saygılar aşık. Daha bir kere sağ ol söylerim size. Yaratıcı toplumu pek lazım hepsimize. Ben isterim sizi tanıtmak. Suren Okminyan'la hangisi bize anlatacak? Ne işimize lazım? Yaratıcı toplumu. Hepsini selamlıyorum. Forumla kriz, global krizisi. Biz insanız, biz isteriz yaşama. Biz bugünkü günde bu forumun başındayız. Biz tek ayrı insanlarız ama bu forum gösterir hani birlik hissi. Bütün katılımcılara sağ ol söylerim. Biz görüyoruz hani biz katılırız bu foruma ve biz değiştiririz bizim sivilizasyon yaparız onu yine. Sevgili dostlar, biz hepsimiz bugün beraber gördük pek büyük suçlar insana karşı. Biz lazım anlayalım ki en önemlisini. Hani biz yaşarken tüketici format içinde Armenia'da cenk, Ukrayna'da cenk, hepsi
yanar noktalar bütün dünyada bunlar hepsi devam edecek. Teröristler değiştirmeyecek yerini. Biz görüyoruz, biz birbirimizden cenk ederiz. İnsanlar bütün dünyada yürümeye devam ediyor. Bu formatta bizim toplumumuz başka türlü yapamıyor. Bizim borcumuz bitirme bu savaşları. Biz artık doyduk cenge, biz doyduk ölümlere, kötülüklere. Biz lazım yeni kuralım toplum nerede insan yaşaması pahalı olacak. Bunu biz varınca yapalım. Her bir insan için, sadece yaratıcı toplum içinde. Yaratıcı toplum bu bir kurtuluş bütün sivilizasyaya, Armenia'ya da. Sevgili dostlar, benim için pek bir onur anlatmak Armenya insan adına bu forumda. Büyük bir sevinç hem de gurur söyleme bütün dünyaya, hani bizim insan, Armenya insanı ister kurmak yaratıcı toplumunu. Bana verir güç bilimler, bilgiler onun için hani sadece bir durum bizi yola çıkaracak. Bütün insanlığı ayağa kaldıracak. Yaratıcı toplumu. Bana verir büyük güç, açıklık. Benim açıklığım bana verir güven. Biz görüyoruz, hani biz geçtik pek büyük yol. Ben görüyorum her bir katılımcının gözünde açıklık. Ve bu açıklık benim kalbimde bana verir büyük bir güç. Her bir bizim adımımızda. Sevgili dostlar, bizim omuzlarımızda pek büyük bir güç duruyor. Biz şimdi karar veremezsek bu pek prost. Bu doğruluk zamanı. Biz lazım insan olarak oynayalım hem büyük rolleri kendi yaşamamızda. Biz isteriz kurmak, güzel yaşamak. Sağ olasınız Sayın Akminen. Biz isteriz tanıtmak size Olga Süleymanova. Очень рад этой встрече со своими ben pek sevinirim. Bu karşılaştığımıza ben görüyorum şimdiki sorular naşı olur, naşı bisiratırız. Bu en büyük bir soru. Pek sevinirim. Hani siz bu soruları çözmeye çalışırsınız. Bizim hayallerimizi gerçekleştirirsiniz. Bütün dünya halkı bunun üzerine. Bizim işimiz yaratma, düşünme, insan geleceğini. Pek önemli bu ideolojiler her bir insan fikrine soksun. Politikler, bütün hükümetler, bütün ülkelerinde biraz unutulmuş bir tema, yaratıcı teması
aklına getirilsin. Plan yapsınlar kültürde, ekolojide, savaşsınlar ekoloji için. Da ben bu başlangıçları pek tutarım da isterim. Sadece Almatı'da değil, bütün dünyada bu kardeşlik olsun. Biz lazım onları tutalım. Ve siz doğru söylersiniz, hani hepsine hatırlatırsınız. Hadi yapalım, yaratalım, yaratıcı içine bu 8 başlık çıkır. Hangisinde siz kullanırsınız. Ve biz biliriz, hani kurtarır bunlar insanı. O yüzden haberler, kültüra, insanlığın kültürası, o açık lazım olsun. O sessiz kalmasın. Yüksek sesle hepsine iletelim. Yani biz düşünersek değil sadece biz anlarız hani bizim yaşamamız bir ama biz layıklarız hepsinin yaşamasının adına biz anlarız hani bu bir bölüm bizim politika bölümü. Biz anladık hani kimersere bir yaşamak daha pahalıdır ne kadar çok yaşamak. Da bundan biz savaşırız hani bunlar değişsin. Hadi işleyelim. Thank you. Sağ olasınız, Mr. Selemenov. Speaker is Baket Jamal Aspanova, Director of the National Library of the Republic of Kazakhstan and President of the Library Association of Cultural Workers. In 2021, katılımcımız var. a special medal. 2021 yılda ben 8 başlık yaratıcı toplumun adına söz koyuyorum, söylerim hani onlar pek doğru. Onlar düzeldir insanın yaşamasını. Biz hepsimiz beraber bence yaratalım bizim yaratıcı toplumumuzu. Ben öyle düşünüyorum. Biz lazım toplanalım. Büyük hepsici soruları lazım çözelim. Yalnız olarak insan yokça bunu çözsün. Biz lazım ki her kere bunları toplanarak çözelim. Kazakistan'da artık yaratıcı toplum kendi yerini buldu. Ve biz yaratırız yeni bir Kazakistan. Başbakan söyledi, ani yaratıcı toplumu tutacak da yapacak bu ülkenin içinde. Без всяких вот этих вот всех, как я говорил, без злости, без... Yalancılık içinden çıkacağız, zorluk içinden çıkacağız, kinlik içinden çıkacağız. Ben sanıyorum hani biz hepsimiz bunu yaparsak, yaratarsak, biz sadece o zaman biz yapacağız güzel bir büyük Kazakistan. Eğer biz hepsimiz beraber olarsak da yaratıcı toplumla birlikte bu yollara çıkarsak. Тогда будет новый Казахстан, новым созидательным обществом. Açan olacak yeni Kazakistan, yeni yaratıcı toplumun içinde. Ben sağ ol söylerim hepsine. Kim tutar bizim yaratıcı toplumumuzu? Kim anladı?
Aynı yaratıcı toplum, o bizim bir şansımız, tek şansımız. Kendi kendinize sorun. Eğer başka proje olmazsa, o insanlar olmazsa, hangisi yardım etti büyük güne kadar bize? Onlar zor durumda da kalsa, onlar bırakmıyor, indirmer ellerini yaratıcı toplumu kurmak için. Doğru bakalım bizim geleceğimize. Geleceğim bizim şimdiki vakitimiz belli eder bizim gelecek yaşamamızı. Biz dün bunları gördük. Yaratıcı toplumun içinde biz yavaş ama sabırlı bekleyeceğiz. Manyaklar hem tiranlar bizi teklemeleyerek klimatımız yok edecek bizi bu dünyada. Biz çırak olarak ağaçlık içinde, tüketici format içinde yaşarsak anlarız. Neyle bu işler bitecek? Biz çok yalan söyleyeceğiz. Korku içinde yaşayacağız. Biz her kere satacağız kendi uşaklarımızı. Daha ki ilk saati gelmeyince. Ama bu işin de biz bizim uşakları doğururuz, büyütürüz, üretiriz. Hani bizimle beraber bizim uşaklar gülsün, sokaktaki köpekler gibi. O iş için bizler anlayalım hani bu yoldan giderken bizim geleceğimiz böyle olacak. Ben isterim söyleme hani katılıcısız yaratıcı toplum katıcıları olmasaydı bize olmayacaktı şans böyle bu kadar şeyler size göstermeye. Küçücük bir davranış katılışların yaratıcı toplumu kuran volontörler pek büyük kahramanlar. Bunlar kafalarında bütün korkuları yendiler. Anladılar hani koruyorlar her bir insanı. Eğer onlar insansa. Bizim cenkli zamanda kim kalis kahraman? Bu vakitlerde açan hepsi Jesus'a da doğruyu anlatır. Biz lazım anlayalım, biz doğruları söyleyelim lazım. Onlar korkarlar. İnsanın geleceği için. Onlar ilk kim kurdu bu yaratıcı toplumu. Hepsi. Kim tutar bizim efirimizi? Kim çevirir bütün bu kurma toplumu, yaratıcı toplumu bu demek ki koruma bütün yaşamayı, uşakların yaşamasını. Bütün insanlar anıları tüketici format içinde yaşarlar, korkarlar bakma bizim gözlerimize. Onun için şimdi siz nasıl yaparsınız? O pek önemli öbür insanlar. Siz susmuyorsunuz o insanlar için. O insanlar sevdiğiniz için susmuyorsun. Siz lazım sadece doğrulukları söylersiniz. Ve siz bunu yapıyorsunuz. Durum ne olursa olsun ileriye gidersiniz. Yaratırsınız bu yaratıcı toplumu. Sizin inancınız, hani bu insanlar çıkacak başa. Bu bir büyük şans. Hani sizsiz bizim uşaklarda olmayacaktı gelecek. Sağ olasınız size her için. Siz bilirsiniz hani bizde yok vakit oturma.
Bizde var vakit sadece davranma. Ki o naşı siz yaparsınız. O insanlık için pek önemli. Filmlerde kahramanları gösterirler ama şimdiki kahramanlar onlar başka. Şimdiki kahraman para için değil, kazanmak için değil ama kendi iyiliğin için, insanı kurtarmak için yaşar. Bizim aramızda var ki onlar kim davrandı, bombalar altında savaştı kurma, savaştı yardımcı olma. Kendi gözlerinle gördüler o insanlar. Nasıl hayvanlık içinde varınca insanlar kendini götürsünler. Ama bu onları korkutmadı. Onlar devam etti. Yardım etme. Bu film kahramanlar adına. Привет, я Аня из Ирпеня. Zaman hayır olsun, ben Anya Irpin'den. Мы сейчас идем, гуляем по Ирпеню. Biz şimdi gideriz Irpin'in içinde. Gezeriz kocamla. Da bu ikinci bir genç benim yaşamımda anısı geldi benim başıma. Söyleyin kime lazım bu? Ne için bunlar? Bu yaşamakta öyle kurulu hani insanın yaşaması hiç kimseye değil lazım. Da bu yaşamak hiç birinci durumda durmuyor. Tüketici format bizim yaşamaklarımızı yok eder bu dünyada. Söylesin size insanlar, siz isterseniz yaşama böyle toplumda. Ben istemiyorum. Вообще единственное, что держало духом все это время, не сдаваться. Ни при каких условиях. Вот пока у меня есть жизнь. Benim ruhumda bir aklımdaydı. Hani hiç bir lazım ellerinizi indirme. Biz lazım düşünelim, ben lazım düşüneyim kendi yaşamamı. Ben lazım hepsini yapayım. Hani bu yorum formatından tüketici formatından değiştirelim kendimizi yaratıcı format içine. Sadece uşakları hem de karıları evakuasyaya yollandırdılar. Her taraftan patladılar, her taraftan bombalar fırlatırlar. Biz de duruyoruz sanki patlama altında. Bütün peron sadece karı hem de uşak var. Biz geçerdik korku içinde o yerleri neresi patlamalar içindeydi. O vakit ister bağırma. Hani benim annem hem babam bulunur bombalar altında her gün bombalar içinde bulunur. Benim kardeşim öldü. Onlarda internet varken her kere o çıkardı Kanada tüketici formatı adına. Biz kuracağız yaratıcı toplumu. Хоть малепусенький, хоть 0,001%, хоть какой-то malenki varsa da küçücük bir şans değiştirmediğini biz bunu lazım kullanalım. Sadece lazım kullanalım. Ölüler artık hiçbir şey yapmayacak. Sadece diri insanlar yapacak. Biz insanlar, biz sadece isteriz yaşama. Ben insan
Ve ben insansam ben lazım ki hepsini yapayım. Aynı bu situasyondan çıkayım da ben onu değiştireyim. İnsanlar ben isterim yaşama, yaratıcı toplum içinde. Ben size seslenirim, bütün insanlara. Ben inanıyorum size. Biz birbirimizde varız, biz insanız ve biz varınca hepsini değiştirelim. Şimdi biz geçeriz yoldan, nerede çıkardı aileler, Anglar isterdi, evakuasyonu olmadı, onları hepsini öldürdüler. Bu pek prost, belki lazım olsun. Biz insanlık, biz lazım toplumun kuralım ve düşünelim kendi yaşamamızı, bir başka insanın yaşamasını pek pahalı olarak tutalım. Başka kaldı biz toplum değiliz. İnanın. İnsanın yaşaması o pek önemli. Hepsini bunu varınca düzeltme, tamir etme ama insanın yaşaması yok önce değiştirme, bitirme geri. Ateşte söylediler biz varınca çıkalım. Biz söyledik hani çıkacağız. Her taraftan bize başladılar patlatma. Durdu bir karim adam, onların uşakları bir arabadaydı. Onları topladılar ellerini ve düşürdüler iki yer. Ben sanırım hani olsaydı yaratıcı toplumu böyle bir şey hiçbir kette olmayacaktı. Hiçbir yerde olmayacaktı. Ben Dilçok'tan Harkov'da yaşadım. Prost düşte ben bunu düşünemedim. Böyle biz söyledik o için hani biz susarız da kurmadık bizim yaratıcı toplumumuzu. O kadar rahat buna bakıyoruz, başkasının yalasına. Hiç mi görmeriz hani ben katıldım. Halklar Arası Forum'a 22 yılında Fidelis ayın 7'sinde hangisi olarak ve istiyorum kurma yaratıcı toplumunu. Bu bir şans. Hadi kuralım her bir insanın yaşamasını. Ben Rusya'da ama 10 yıldır önce ben yaşıyorum Ukrayna'da, İrpin'de. Ben hiç bilmerdim. Hani bir anda bizim bütün yaşamımız yok olacak. Rusya'ya ben dönemiyorum. Derecim Ukrayna'ya bağlıyım. Ben volontör, ben projekt yaratıcı toplumun başındayım. Ben isterim yardımcı olma. Ben bilmerdim. Yaşayacağım ben mi yoksa öleceğim mi? Bir sürü patlamalar yanımdan geçti. Doğru söylemem ben bilmiyorum. Nasıl olacak? Bu sesler içinde benim başım acardı. İnternet varken ben çevirilere katılardım. Niçin ben bunları yapardım? Ben söyleyeceğim, hani ben insanım, ben bir kahraman değilim. Sadece yaratıcı toplumun katılımcısıyım. Ve hepsimiz beraber biz yaparız hepsini. Hani kurtarma insanın yaşamasını, kendi yaşamamızı. Ben şimdi yaşıyorum Buça'da. Bu iş yeri böyle görünüyor. Pek zor bakma, pek zor yaşama açan yerin senin raketalar uçuyor. Benim annem, hem babam, hem sinsilerim
oldu. Mariupol'da bir kez de bulundu. Pek zordu, açan onlara ben ulaşamadım. Açan ben onları aramaya savaşardım, videolarda onları araştırardım. Görme, birilerinin arasında kendi anamı babamı da anlamaya onlar yaşayırlar. Pek zor yaşamaya burada. Ben anlıyorum, hani benim annem babam mağazalar içinde yaşarlar. Kendi evin altında, dağılmış evin altında. Ve bence her anda yürüsünler. Benim benim babamın kardeşini öldürdü sniper. Angısı sadece yemek salma. Pek zordu kendini güçlükte tutma, elinde tutma. Zor devam etme bu forumu kurma. Все события дошли такого апогея, вот именно форум и подготовка к нему. Biz görüyoruz hani bu forum, onun kuruluşu benim için sanki yeni yaşamaya açılmış bir durum. Angısı verir bize daha iyilik. Ben bulardım vakit hani layıkma insanlarla bilmerdim olacak mı bende internet yoksa olmayacak mı? Da katılacağım mı ben bu forum yaratıcı toplumla beraber? Ben Volantör Halklar Arası Projekt'in yaratıcı toplumun Ukrayna'dan. 2 hafta önce ben bıraktım kendi evimi. Naş bana yardımcı oldu. Bu emosyalarla panik içinde kalmama değil, korku içinde. Bu zor zamanlarda bana yardım ederdi. Foruma katılış durumum. Ve sen anlarsın hani her bir insan angısı bunlar bu projekt içinde onlar kurtarır sadece bizi değil. Onlar yardım eder bütün insanlara. Ben uyandım raketanın sesinden. Sen oturuyorsun vanna içinde de sen bilmiyorsun olacak mı senin de yemeğe ya da su. Yaratıcı format onun için kurulur. Hani biz kalalım güven içinde. Ben dostlarla beraber hazırlanırız bu forma. Bütün bilim insanlarla beraber. Niçin ben devam ediyorum bu hazırlıkları? Bu hani ben yalnızım. Ben yalnızım isterim yaşama. Ben yalnız istemiyorum. Ben hepsini sadece ben değil. Ben isterim getirme yaşamanın pahalılığını anlatmayı sana bütün dünyada. Baktım, Pençere'de gördüm, nice rakete düştü. 500 metre bizden. Doğru söylemiyorum, ben sandım hani ben gülerim. Ben sandım hani ben pek şanslı bir insanım. Angısı bırakır geride tüketici forması. Peki siz kurma, yaratıcı toplumu angısı bize yardım eder. Şimdi nasıl olur Cenk'te bu konferansiya bize yardım edecek. Cenk benim için oldu pek büyük korkunç ama o olmadı benim için bir bitki durum. O için Cenk bu bir zorluk ve benim için
Hem doğrusu her bir sekund hangisini sen elde ettin olacak. Hem büyük iyilik benim için bu foruma katılmak. Situasiyaya göre nasıl olur benim ülkemde, ben insanları görüyorum, onlar acı çekiyor da anlıyorum. Hani benim vaktim yok, ben lazım davranayım. O için ben devam ediyorum. Forma hazırlanma. Ve bizde varken azıcık imkan, biraz prosent, biz lazım kuralım da bu yaratıcı toplumumuz olsun. İsterim size söylemem doğru. Hani 2 hafta içinde Buça'da bütün ailemle beraber bulunarak bombalar altında her sekunda vardınca bitki olsun. Her bir ertesi patlamalar varınca götürsün bir sürü yaşam. Benim yaşamamı her gün dua ederdim Allah'a, hani bende olsun ikinci şans. Ve ben pek sağ ol söyleyeyim Allah'ıma şükür edeyim, hani var oldu bende o şans. Ve ben şimdi yardımcı olurum kurma bu forumu. O bana verdi ikinci şans kurma yaratıcı toplumunu. Sevgili dostlar, işidin. Lütfen işidin. Hani yaratıcı toplum bu bizim bir hem de bitki şans. Kol vermeyin onu. Bugün bütün dünya korkuyor bombalardan. Ama hem büyük bomba, cansız kalpler, kaç tane insan kaderi kaldı bu ekranın öbür tarafında. Kaç kişi kaç can biz kaybettik. Ne kadar zor anlama. Hani bir sürü güzel insan bize başka gülmeyecek. Bunu yapar sadece cahillikler. Bu tüketici formatın kötülüğü. Bu insanlar için bizim yaşamımız, bizim yakınlarımız, komşularımız, biz duyarız, hani biz onları kurtaramadık. Zerrecim biz vakıdında kurmadık yaratıcı toplumunu. O insanların adına biz lazım anlayalım, hani onlar kahraman. Бессердечных, чтобы запустить удары человеческого сердца даже у тех, у кого оно морально мертво. Проводят реанимацию человечества. İnsanları yok ediyorlar. İnsanlar her yerde yanında duruyorlar. Onların arkalarında doğruluk hem de istek, yaşama isteği. Bu hepsi sizsiniz. Onlar kim saklanır da sanır, hani onları geçecek yanında. İsterim söylemem. Öte doğru, biz de bilmeyiz ince de sen. Biz çok işler de görmedik, anlamadık. Biz sanardık senin gibi hani bu yola çıkmasak da olmaz. Doğru söyleyelim. Sen görüyorsun. Ama doğru söyle. Bak, biz istedik doğruyu anlama. Sen başlarsın başka türlü dünyayı görmek. Sen görüyorsun yeni bir yaşamak. Sadece kendi yaşamanı değil, her bir yaşamayı görüyorsun. Sen onu yapıyorsun şimdi. Ya sen kapıyorsun bu evleri da yaşıyorsun tüketici format içinde. Sanki hiçbir şey sen işitmedin, bir şey görmedin. Ya da şimdi
Sen yaparsın seçenek ve geçersin ki onların tarafına, o kahramanlarla beraber. Angılları dediler kendilerine, hani yapacaklar, kuracaklar yaratıcı toplumunu. Ne olursa olsun. Toplumu nerede sen insan büyük harften söyle sen nasıl yaptın yaşamakta kalma diye. İnsanlığın geleceği için nasıl sen yaptın? Sen nasıl yaptın hani sabah girmesin bir var senin eline. Açan biz beraberiz. Biz anlarız hani biz dil lazım şansımızı kol verelim. Her bir davranış götürür bizi yaklaştırır yaratıcı topluma. Açan göz önünde bizim yaşamamız en büyük soru bunda. Nice biz varınca bu dünyada kalalım. Unutmayın lafları söylemişler hani. Büyük varınca olsun ki hepsi. Üniversitelerde okumanın gerekmiyor. En önemlisi o senin kalbin. Hangisi iyilik içinde çırpınır. Yardım etmeyi ister. Hepsi için büyük saygılar bütün kahramanlara. Angıların yüzünden biz yaşayacağız yaratıcı toplumun içinde. Hepsi katıldığı insanlara sağ ol söyleriz. Sizsiz bizde yok şans yaşama. Today, we have seen Bugün with our own eyes the facts and biz görüyoruz hepsi faktları, against humanity. bütün suçları, angıları insana karşı çıktı. Of our society. İnsanların acılarını tüketici format içinde. In society. Bu şiddetli toplumun içinde. Yok bir de laf, hani niçin öldürürler. Utanç verici. Biz çoğumuz izin veriyoruz buna. Hep bugünkü güne kadar kendi elimizle, kendi seçeneklerimizle tutarız hayvanlık formatı. Algısını bize bağladılar tüketici formatı. Biz çıkarmıyoruz yine, söylemiyoruz bizim isteklerimizi. Biz insanız. Biz istiyoruz yaşama. Biz yaratıcı toplum için. Ben isterim danışmak hepsine size. Sana isterim söylemeye dostum benim. Ben isterim hani hepsimiz biz aklımızda kalsın. Her gün susarak o büyük bir minus bizim yaşamımızda. Her gün açan biz susarız, kalırız bir tarafta. İnsanlar ölür. Eğer şimdi biz hepsimiz başlamazsak davranma, sabah var nice tüketici toplumu senin de yaşamanı alsın, benim de yaşamamı alsın, bizim yakınlarımız da yaşamasını alsın. Bir sürü insan ağaçlık içinde, hem de susuzluk içinde ölüyor. Acılar içinde, şiddetler içinde, cenkler içinde bir anda kaybedilir hepsini, işini, yerini, ailesini. Ama dün bu insanlar düşünmedi. Hani bir onlar olacak böyle uslovyalarda.
Bunlar bilmeden evvel onları yüzecekler. Siz hakikaten sanırsınız hani sizinden bir iş olmayacak mı? Bakın, bu Ukrayna, bu Buça kasabası. Nerede bir sürü insan öldü. 23 Fevral bu yılında onlar plan yapardı bu yaşamak için. Perspektif arardı. 24. Fevral'inde gününde sabahleyin yerkenden onlara geldi Cenk. Siz kalinizden mi sanırsınız hani sabah Cenk size gelmeyecek? Sizin evinizi basmayacak. Ve güldürmeyecek sizin yakınlarınızı hem de sevdiklerinizi. Siz belki seviyorsunuz hani sizin de yaşamanızı almayacak. Bizim tüketici format içinde nerede hiç bizim yaşamamız, insanlık yaşaması hiçbir şey tutmuyor. Ahmaklık, açgözlülük getirdi öyle bir duruma hani bu binlerce insanlar kimin ambisiyasının yüzünden tüketici format içinde bizim üstümüze güç yaptı. Alın binler, milyonlarca insan, bunlar pek güzel insanlar. Belki birkaçı da değil. Ama bunlar birkaç kişi kendi açgözlülüğünden, hırsından, ambisiyasından kullanırlar. Bir sürü insanın canını alırlar. Ama onlar bunu yaparlar bizim elimizden. Biz kabul etmez zorunda kalırız bu tüketici formatı. Yerde bizi insanları insan yapmıyor. Da sonra söyler anladır bize hani o bir lazım olsun. Hani bu bizim doğamız. Bu bir doğruluk. Ama bu doğru değil. Bu hisler değil. Hadi söyleyelim doğruları. Doğru. Toplumda var ahmaklar. Ama onlar gücünü tutacaklar mı insanın üstünde angıları kuruyor yaratıcı toplumunu? Derece büyük güç, yaratıcı toplumun gücü sadece insana ait. Bu için onlar bu gücü tutamayacaklar insanın üstüne. Ahmaklar bizim üzerimize gelmeyecekler. Bizim fikirlerimizi yıkamayacaklar. Kendi onlar kanuni olarak bizim üstümüzde olmayacak. Lakin önemlisi onlar kendi ambisyalarını duyuramayacak bizim kanımızla. Bizim yaşamamızın pahasına. Şimdi tüketici format içinde psikopatlar, psikuşkalar da değil. Onlar güç tutar bizim üzerimizde. O yüzden her gün bizim insanları yok ederler. İnsanlık belaları, zorlukları, acıları bizde lazım böyle dünya bırakalım. Bizim uşaklara. Bize lazım değiştirme bu toplumu. Kendi ellerimizle lazım kuralım yaratıcı formatımızı. Onlara böyle daha kolay bizimle bizi birbirimize karşı koyarlar. Kavga etmezsiniz, kavga ederler bizimle. Size tanıdık mı böyle bir situasyon? Açın size sorularlar.
Siz bunlar için mi yoksa öbürler için mi? Siz kiminle bakarsınız? Sağdakilerle mi, soldakilerle mi? Hangisine aitsiniz? Bu partiye mi yoksa bu öbür partiye mi? Bu dine mi yoksa öbür dine mi? Biz nasıl? Bir baba mı? Hangisini varınca alsınlar da kullansınlar. Bu sorularda şans yok. Bir araya gelme. Ama büyük bizi savaşırlar, kavgalara sokma, bizim yaşam pozisyası pek net. Biz hepsi sorulara işbirlik yapan insanlara karşı cevap veririz bile. Biz insan, biz isteriz yaşama. Biz yaratıcı toplumu tutarız. Ve sadece bu pozisyondan bizim geleceğimiz. İnsan tüketici format içinde anlamıyor nasıl bir savaşırız yapma. Geleceğimiz için savaşırız. Onlar sadece kendisi için savaşırlar. Bizim vakitler açan bütün dünyada insanlık zorluk içinde bizim en büyük düşmanımız klima. Bu hiçbir şey nasıl bütün global değişiklikler olduğu zaman klimat dağıttığı dünyada insanın canını aldığı zaman var bir sürü kahraman bütün tüketici formatın prostoluğu kahramanlar susmayır. Onlar hepsi davranır. Biz hepsi insanlarız. Hani dünya büyük. Anlarız hani ki hepsini bir yerde zor haberleme. Ama biz bence bunu yapalım. Biz anlarız hani bütün dünyaca medyalar işlerler, işbirlik yaparlar bu tiranların eline. Hiçbir şey yapmıyorlar. Hani insanları anlatsınlar. Yoksa klima cenkine uğradık biz. Hepsimiz lazım toplanalım da kuralım yaratıcı toplumu. Sadece biz insanız ve biz varınca bu işi yapalım. Bu momentler pek önemli. Sadece şimdi bizde var vakit, biz varınca davranalım. Hiç kimse bizden kare. Bu kahramanlar, bu sıradan insanlar. Halis kahramanlar onlar angıları hiç bakmadan kendi yaşamasını varınca kaybetsin ama yardımcı olur ve davranırlar. Başkasının yaşamını düşünürler. Yardımcı olurlar. Cansız olan insanları da savaşırlar uyandırma. Hepsi kahramanlar davranırlar bütün insanlık adına. Onlar bilirler hani bu bitki şans. They, like all of us, are scared. Ve hepsi yine bize pek korkunç. Patlamaların içinde oturma mağazalar içinde.
Ama onlar oradayken de haberlerler hepsini zorluk içinde, korkular içinde, kendisinin için hem de kendi yakınlarının için hep o kadar onlar davranırlar. Bilmiyorlar nasıl onlarla olacak bir minut sonra. Cenk, açlık, kriz, klimat ama onlar hep o kadar kalkır da yapır. Hepsini haberleştir. Onlar kurtarma ister insanın geleceğini. Bu halis kahramanlar da biz gurur duyarız hani böyle insanlar var bizim dünyada. Bu insanlar adı halis insan. İnsan büyük harften. İnsan dünya insanı. Kahraman. O hangisi varınca kendi korkusunun üstünden geçsin da insanın geleceği için elinden geleni yapsın. Siz soracaksınız niçin onlar bunu yaparlar? Niçin onlar bunu yaparlar? Ben size söyleyeceğim. Burada proje yaratıcı toplumun içinde biz laf ederiz, hani koruyarız her bir yaşamayı, her insanın yaşamasını. Onların içinde yaşama sevinci, Allatra. O algıları büyük kurtarır milyonlarca insanı. Allatra almır onu. Allatra kuruyor birçok olay, hani olma halis insan olarak çırak gibi değil, tüketici format içinde. Marionetka kiminse elinde. Sevgisini hem de insanlığını koruyarak kendi yaşaması da belli olmayan bütün bu ateşleri, inanç ateşleri inandırma kendini hem de hepsini. Bu bir kahramanlık değil mi? Birçok bizim katılışlar çıkmışlar cengin kötülüğün içinde. Onlar çıktılar oradan ve hiçbir zaman ellerini düşürmediler. Devam ettiler yardım etmeye. Projekte, yaratıcı toplum projektinde. Açan başkaları inanmadı hiçbir şeye, panika içinde. Anlardılar hani onların amacı sadece varlık, zaman, vakit varlığı. Da hem önemlisi hani onlar anladılar hani insanın birlik olması. O pek büyük iş. Faydalanmadan birbirine yardım edebilirler. Açık yürekle hem de temiz kalple. Bunun için bir sistem yaratımı. Bu dünyada yaşama sağlıklı sevgi içinde. Şimdi bizim işimiz yaşama yaratıcı toplum içinde. Bu sadece bir şans, yani da kurtarmak, yani da biz varınca halis yaşamamızı görelim. Yaratıcı toplum büyük perspektivalar bize açıyor. Bütün dünyaya, bütün insanlığa. Şimdi bizim sizinle silahımız o söz. Sözden daha şiddetli hiçbir şey yok. Cenkler başlar hem de biter sözle.
Sözle biz varınca yıkalım, sözle biz varınca ayıralım, öldürelim ama hep öyle varınca sözle yaratalım. Bir araya getirelim de kurtaralım. Biz ahmak değiliz. Biz de onlar angılarında tutulur, tüketici format ama biz aynı zamanda hep onlar angısı varınca bunu değiştirsin. Biz onlar angısı varınca toplansın da kursun yaratıcı toplumu. Biz lazım anlayalım. Hani eğer klimat bizi bularsa böyle tüketici, egoist format içinde hepsimiz biz öleceğiz. Onlar angıları karşı karşıya geldi klimatın vuruşlarından. Onlar için açıklandı büyük bir doğruluk. Da birazdan herkes öğrenecek bunu. Biz artık çok kaybediyoruz global cengilerin içinden klimatla. Biz şimdi sesleriz ki onların kim satır satılıcıkla olur da yaparız ki hepsine hani biz kaybedelim bu cenkte. Düşün. Var mı yoksa başka idealar bu tüketici format içinde? Angıları senin yaşamanı varınca alsın. Bundan daha pahalı var mı? Yoksa senin yaşaman daha da pahalı mı? Biz böyle karanlık içinde bulunmaya devam edersek, kinlik içinde, biz böyle birbirimize karşı çıkmazsak, bir araya gelmezsek, biz yaşayamayacağız. Biz kurmazsak yaratıcı toplumumuzu, biz yaşamayacağız. Biz lazım yapalım öyle hani bütün dünyada hiçbir zaman olmasın Cenk. Biz lazım koruyalım bizim uşakları da kuralım başka bir dünya. Dünya doğruluk dünyası. İyilik hem de rahatlık. Hem pahalı naşı var her bir insanda bu dünyada onun yaşaması. Senin yaşaman hem de başka insanın yaşaması. Biz yaşama günceyiz sadece beraber. Sadece yaşamayı biz lazım öğrenelim. Tutma hem de koruma. Sen istersin mi yaşama? Ben eminim sen istersin. Vakit geldi ki hepsini yapma, hani yaşamakta kalma değil. Biz lazım seçelim. Ya öleceğiz hepsimiz, kalarak egoist hem de ayrı olarak ya da yüreğimiz yaşama beraber bir arada. Biz varınca bu yaşamayı devam edelim. Sadece toplanarsak da kazanarsak hepsicine bize istiyorum hani yaşayalım pak gökyüzünde özgürlük içinde doğru sağlıklı bir insanlık içinde toplumunda. Ben inanıyorum hani bizde bu olacak. Ben bekliyorum. Ne zaman biz hepsimiz beraber çıkacağız bu karanlık içinden güneşe karşı da olacağız bir halis birlik sivilizasyon. Ben pek istiyorum. Gururla bakma kendi uşaklarıma, onların uşakların gözlerine da hiç bir kere korkmama onların gelecekliği için. Ben biliyorum. Biz bunu varınca yapalım sadece beraber. Çünkü biz insan. Biz isteriz yaşamak.
into